Güneş ikinci evde. Bu görünüm parasal alanlarda olumlu bir durumdur. Alışılmışın dışında bir kişisel değer, kendine güven, yüreklilik ile ölçülemeyecek kadar vasıflı psikolojik özellikler, güzel şeylere karşı belirli bir meyil, fakat müsriflik ve gösterişe karşı güçlü bir meyil oluşturur. Eğer Güneş zayıf bir burçta, Kova veya Terazi'de yerleşmiş ise kişilik müsrif, anlayışsız olur ve eğer bir sanatçı ise sefalete gömülür. Venüs ile iyi bir görünüm varsa, kişinin sosyal seviyesiyle bağdaşmayan varlıklı bir evlilik anlamına gelir. Eğer Güneş, Merkür, İkizler veya Başak evinde ise evlilik aşktan ziyade maddi çıkarlar için yapılacaktır. İkinci evdeki Güneş, genel olarak iş adamı, şirket yöneticisi, banker ve politikacı yetiştirir. Güneş üçüncü evde. Kişinin eğitimi için yararlı bir konumdur. Zihin yeteneklerini kullanarak başarı kazanmakta şanslı bir evdir. Yeni konular üzerinde araştırmaya meraklı, keşfetmeye ve gezmekten hoşlanan, kendini göstermekten ve düşüncelerini kabul ettirmekten hoşlanan bir mizaç verir. Bunlardan başka, insan hangi durumda olursa olsun, bunu aşması için gerekli olan maddi ve manevi gücü veren bir konumdur. Güneş bu konumda kişiyi ailenin en güçlü ferdi yapar. Güneş su grubu burçlarında Yengeç, Akrep, Balık'ta yerleşmişse, başlıca amacın zevk almak olduğu pek çok seyahati gösterir. Güneş dördüncü evde. Aileye bağlılık verir. Kişinin kendi yetenekleriyle büyük varlık kazanacağını gösteren bir konumdur. Baba yardımı veya yol gösterisi ile başarı sağlama işaretidir. Eğer Güneş horoskopta güçlü bir konumdaysa, babanın güçlü bir mevkisi var veya gelecekte olacak demektir. Güneş dördüncü evde kişinin 40'lı yıllarında büyük başarılar sağlayacağını gösterir. Başarının paradan fazla ün ve şöhretle ilişkisi olacaktır. Psikolojik olarak kişi sessiz, yalnızlıktan ve sakinlikten hoşlanan ve çekingen yaratılışlı birisidir. Güneşin konumu ayak ucu noktasında ise sağlık bakımından faydalı bir yerleşim değildir. Bünyevi düzensizlikler görülür. Dördüncü ev, burcunun gösterdiği rahatsızlıklardan şikayetçi olur. Kişi yaşamının ilk bölümünde varlık sahibi olmak, sonraki bölümünde de rahat bir yaşam sürmek için çalışacaktır. Güneş beşinci evde. Güneşin beşinci evdeki yerleşimi çocuk yönünden yararlı sayılmaz. Verimli sayılan burçlarda yengeç, akrep ve balık bile yerleşse kısırlık veya az çocuk işaretidir. Eğer ay iyi bir görünüme sahipse çok çocuklu bir aileye işaret eder. Yaratıcı bir kişiliktir. Spor, müzik, sanat ve öteki zevk veren konulardan hoşlanır. Aşırı kendine güven yüzünden risklere girebilir. Ateşli bir aşık olarak sevdiğine her şeyiyle sahip olmak ister. Güneş, boğa veya akrepte yerleşmişse çok kıskanç olurlar. Yaşamda başarılı olacaklar. Zenginlik ve mevkiye ulaşacaklardır. Kötü bir görünüm varsa bu da maddi kaybı değil, moral yönünden etkilenmeyi belirtir.
Güneş 6. evde. Güneşin en olumsuz yerleşimlerinden bir tanesidir. Bunu ancak çok etkin bakış açıları önleyebilir. Bundan başka kişinin sağlığı yönünden zararlı bir konum sayılır. Yaşamını etkileyen müzmin sağlık şikayetleri olur. Yine Güneş bu pozisyondayken horoskopun öteki elemanlarının gösterdiği yararlı şeylerden faydalanmasını kısıtlar. Güneş 6. evde kişiye güçlü bir organizasyon yeteneği verir. İyi bir görünüm yoksa yönetimde baş olmak yerine yönetilenler arasında olur. Güneşi 6. evde olan kişilere sağlık sorunları haricinde başları bir sorun ile derde girince tanrısal bir yardım geldiği görülür. Bu kişilerde şifa verici güçler olduğuna inanılır. Güneş 7. evde. 7. ev evlilik evi olduğundan Güneş'in yerleşimi kişinin sosyal seviyesinin üzerinde birisiyle evleneceğini gösterir. Bundan başka maddi ve manevi yönden eş yardımı ve desteği anlamındadır. Bu nedenle kişinin talihinin açılması, zenginlik ve şeref kazanması evlilikten sonra gerçekleşecektir. Politikaya girmek için ideal bir işaret sayılır. Kişinin popülaritesi açılacak demektir. Bu yerleşim yaşamda yükselme demektir. Eğer Güneş iyi bakış açısına sahip ise bu durumun korunacağını gösterir. Bu yerleşim uzun bir yaşama sahip olunacağını ve davalar ile ilgili talihi, şansı belirtir. 7. evde zararlı bir burç varsa Güneş buraya uyum getirmez ve bir ayrılık veya boşanmaya işaret edebilir. Güneş 8. evde. Eğer Mars ve Satürn zararlı bir bakış açısından Güneş'i teyit ediyorsa 50'li yaşlarda ufak tefek kazalara işaret eder. Bir kadının horoskobunda ise birçok kez evlenmeye ve birçok kez boşanmaya işaret edebilir. Babanın anneden önce kaybedileceğini belirtebilir. Bu kişiler için yaşam bir savaş alanıdır. Boşanan erkek nafaka yüzünden zararlı durumlara düşebilir. Kadın için kocasının ailesinin mallarının yok pahasına elden çıkarması demektir. Ölümünden sonra bir dahi mertebesine yükseltilen insanların güneşleri horoskopta 8. evdedir. Güneş 9. evde. Güneş burada su grubundan bir burçta ise deniz aşırı başarılar veya dış alım satımdan faydalar getirir. Moral yönünden Güneş faydalı bir burçta ise kişiye yetenekli bir akıl ve istediğine erişme gücü verir. Kişi gerçek bir entelektüel kabiliyetlere sahiptir. Filozof gibi yaşamı anlayan ve açıklayan görüşleri vardır. Her konuda başarıya erişmek işaretidir. Olumlu bir horoskopta 9. evdeki Güneş kişiye devlet kademelerinde veya işinin alanında güçlü bir mevki verir. Güneşin 9. evde olması bir sanatçı için başarı anahtarıdır. Mutluluk sağlayacak bir işarettir. Güneş 10. evde. Kişi için bir başarı sigortası sayılır. Burada Güneş doğumda sahip olunan mevkiden daha yükseğini ve daha ünlüsünü verir. 3. ve 4. evlerin işaret ettiği kişinin ulaşmayı hedeflediği yere gelmesini sağlar. Annenin veya etkili bir kadının korumacılığı fayda sağlayacaktır. Bundan başka böyle birisi
Hem ailesinin en güçlü ve en etkili bireyi olacak, hem de Venüs iyi görünümde ise yardıma her daim hazır olacaktır. Politikacıların güneşleri 10. evdedir. Yükselmek ve başarı kazanmak ve yönetmek mizaçlarının en belirgin özelliğidir. Güneş Aslan veya Oğlak burcunda ise kişi işini ön plana aldığından evini ihmal edebilir. Güneş 11. evde. Bu yerleşimde Güneş kişiye kariyerinde yardımcı olacak güçlü arkadaşlar verir. Eğer Güneş güçlü konumdaysa kişinin bir sanat akademisinin veya bir politik partinin başında olması, çevresindeki insanları hayran bırakması olasıdır. Buradaki Güneş çocuklar için iyi işaret sayılmaz. Sayıları az olur veya kişi çocuklarıyla ilgilenemeyecek kadar yoğun olur. Güneş horoskopta güçlü konumda ise her türlü kurumlar için faydalı konumdur. Güneş iyi bakış açılarına sahip değilse güçlü düşmanlar, kötü arkadaşlar ve evlilik yoluyla edinilen akrabalar ile çatışmalara işaret eder. Doğum haritasında Güneşi 11. evde olan kişilerin hiç kimseye, kendisinden başka hiç kimseye güvenmemesi gerekir. Güneş 12. evde. İçine kapanan bir kişilik oluşturur. Yalnızlık ve bilinçaltının patlamalara hazır olduğu görülür. Güneş kötü etkiler almışsa sinirsel gerilimler ve kendini beğenmeme ortaya çıkar. Böyle birisi için hastane veya hapishane gibi yerlerde hizmet etmek söz konusu olabilir. İnsanlara acımak ve yardım etmek fikri çok gelişkindir. Merhamet en belirgin özelliğidir. Kötü bakış açısında akrabalar ile çatışma ve ayrılmalar görülür. Eğer horoskopta iyi etkiler varsa kişi tüm sorunlarının üstesinden kendi çabası ile gelecektir. Güneş 1. evde. Bu konumda Güneş zayıf değildir ve kişinin sosyal durumuna bağlı olarak başarılı ve uzun bir yaşam simgeler. Güneş ufuk çizgisine yakın ise güçlü irade, canlılık, hareketlilik ve kendini iyi tanımayı gösterir. Kişiyi emellerine ulaşmakta hevesli, gururlu yapar ve kibarlık ile dürüstlük verir. Çevresinde bulunan herkesi hayran kılan ve liderlik vasıfları veren mizacı ya tapılan ya da korkulan birisini gösterir. Kasıtlı davranmadığı halde çevresinde birçok düşmanı olabilir. Yükselen burcun bulunduğu burç mizacı tanımlar. Ateş grubunda ise çabuk sinirlenen, liderlik eğilimli ve ağırbaşlı bir kişilik çıkar. Toprak grubunda ise dik kafalı, kibirli ve bildiği yolu tutan kişilik görülür. Hava grubundan ise dürüst, soylu, bilime ve sanata düşkün, uyumlu kişilik çıkar. Su grubunda ise karşı cinse düşkün, bohem ve karizmatik bir kişilik çıkar. Güneşin 1. evde olması, kişi için her yönden olumlu bir etkilenme demektir. Ay 1. evde. İyi huylu bir mizaç verir. Kişi yaşamındaki önemsiz olayları bile abartır. Çekingen, duyarlı, hayal dünyası geniş, değişken ve tahammül gücü yüksektir. Onu rahatsız eden olumsuz olaylara uzun süre şikayet etmeden katlanabilir. 1. evdeki ay kişiyi içkide ölçüsüz yapabilir. Özellikle yükselen burç yengeç, balık veya akrep ise aşırı içki bağımlılığı görülebilir. Eğer ay Başak, Yay veya Balık'ta ise medyumluk veya
hayal gücü ortaya çıkar. Doğum öğlen ile gece yarısı arasında gerçekleşmişse yaşam genellikle uzun olur. Bu konumdaki ay kişinin annesine aşırı bağımlı olmasını getirir. Yemek yemeye meyilli olduğundan kolayca şişmanlayabilir. Ay ikinci evde. Bu konum beklenmedik kazançlar ve büyük ölçüde talih, fakat yukarı ve aşağı değişmeler getirir. Olumlu görünüme sahip bir Venüs ile zengin bir evlilik demektir. Bundan başka kişinin sosyal seviyesinin üzerinde bulunan birisiyle evlilik anlamına da gelir. Tersi bir durumda kötü etki alan bir görünümde ise para konularında olumsuzluk demektir. Kararsızlık, gevşeklik ve amaçlara ulaşmakta devamsızlık getirerek yaşamda kişiyi çeşitli zorluklarla sınayabilir. Tersine durumlarda iyi bir görünüm alan ayda tüm bunların olması önlenir ve çok iyi bir talih işareti sayılır. Ay dördüncü evde. Bu durum yuvada mutlu bir atmosfer demekse de maddi bir denge olmadığı gibi evin bir yöntemi veya sistemi de olmayabilir. Bunun ötesinde evle ilgili pek çok değişimler söz konusudur. Yakın akrabalar ile uyum içinde yaşanır. Fakat uzak olanlarla bazı çatışmalar olur. Gizli kapaklı gelişmeler, miraslar, ev ve arazi alım satımlarında ufak tefek güçlükler yaşanabilir. Ay kendi evinde çok güçlü olduğundan kişinin anlamlı bir aile yaşamı yoksa kendini asla mutlu hissedemez. Onun için aile yaşamı, birlik, beraberlik her şeyden önemlidir. Ay beşinci evde. Ay bereketli burçlarda ise yengeç, akrep veya balık çok çocuk sahibi olma olasılığı yüksektir. Ay bu konumda kişiyi zevk düşkünü yapar. Aşkta şıp sevdi olur, sekse düşkün ve aşırılıklara meyillidir. Çabuk çözümlü bir zihni vardır ve kumara karşı zaafı olabilir. Yaşamda çok talihlidir ve talihli olması kişiyi tembelleştirebilir. Özellikle istediklerini ele geçirdikçe ve sezgileri gerçekleştikçe bu durum açığa çıkar. Ay, iyi bir görünüme sahipse dramatik sanatlardan zevk alması, sanat işlerinde başarı kazanması, politika ve aşk ilişkilerinde fayda görmesi olasıdır. Kişiyi eğlenceye, güler yüzlü olmaya ve popüler kimliğe bürünmeye düşkün yapar. Ay altıncı evde. Bu konumda ay kişiyi bir lider yapmaz. Manevi veya maddi açıdan ikinci planda çalışmaya aldırmaz. Bulunduğu mevki için savaşmaz. Ast, görev haricinde bu konum başarı getirmez. Bir çalışanı veya gizlilik dolu kişiyi veya açıklanamayan bir mevkiyi temsil eder. Bir kadın için horoskopta doğumundaki bir sorunu veya rahim sorunlarını gösterebilir. Bir erkek için böbrek sorunlarını işaret edebilir. Eğer Mars ve Satürn arasında yay veya akrepte zararlı bir görünüm varsa bu konuda bir ameliyat işareti olabilir. Ayın altıncı evdeki her durumu kişinin sağlığını ilgilendirir. Ay yedinci evde. Kişinin mizaç özellikleri açısından buradaki oluşumlar ikinci evdeki etkileri anımsatır. Fakat kişide daha gururlu ve kibirli bir karakter izlenir. Evlilik daha talihli ve uyumlu olur. Başka yönlerden şanslar eşit olarak bölünür. Yine de ayın Uranüs ve Satürn'den kötü bakış açısı almaması gerekir. Davalar ve duruşmalar açısından kişi olumlu etkiler alır ve bunlardan başarıyla çıkar. Venüs'ün sert bakış açısı varsa aşkta bazen sadakatsizlik görünür.
İlişkilerde göze çarpan yalancılık evin tüm huzurunu bozabilir. Bu evdeki ay eş veya anne için sorunlara işaret edebilir. Ay üçüncü evde. Sıkça yolculuklar ve huzursuz bir yaşam vardır. Açıkça söylemek gerekirse kişi en son söylenenin sözüne itibar ettiğinden ve başkalarından etkilendiğinden ve de çok değiştiğinden kendi kendinin huzurunu kaçırabilir. Hayal gücü oldukça gelişmiştir. Edebiyata veya sanata karşı bir çekim duyar. Fakat zihni uyuşuk olduğundan entelektüel güçleri dikkat çekmez. Bu kişinin yaşamda pek çok kaprisi olur. Hafızası olumludur. Üçüncü evdeki ay, ailede esrarlı veya gizli sırlara işaret edebilir. Ay sekizinci evde. Bir erkek horoskobunda bu konum dul erkeklik demektir. Eğer güneş görünüm yapıyorsa annenin kaybıdır. Kanuni yollardan alınacak bir para olasılığıdır. Anne için kapalı bir tehlike vardır. Böbreklerinden bir sorunu olacaktır. Eğer Mars ile zararlı bakış açısı varsa muhtemelen anne böbrek rahatsızlığından yani üremiden süratle yaşama veda edecektir. Özellikle kadın akrabalardan birisiyle şiddetli çatışmalar olacaktır. Bazen fiziksel zor kullanım da görülebilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken tek şey kahveyi azaltmak ve bol bol su içmektir. Saygılarımla. Ay dokuzuncu evde. Bu konum özellikle denizden yapılacak uzun yolculukları gösterir. Yolculuklar parasal konularla alakalı olacaktır. Bu evdeki ay rüyalara meyili, medyumluk ve doğaüstü sezgisi olan kişiyi belirtir. Durum birinci evde görülen etkilere benzeyebilir. Fakat burada benzeyenden ziyade kafaya etkileşim vardır. Bundan dolayı değişken hayal gücü, kuvvetli zihniyet olur. Kafanın meyli, beynin aldığı olumlu veya olumsuz etkilere bağlıdır. Bunda da ayın aldığı görünümler rol oynar. Ay, Mars ve Satürn ile zararlı görünüm yapıyorsa yolculuklarda dikkatli olunması gerekir. Ay onuncu evde. Dünyevi değerlerde sabit bir değişim olacaktır. Eğer ay olumlu görünüm yapıyorsa bu değişimler talihli sayılır. Beklenmedik başarılar ve ekseriya popüler mevkiler getirir. Bu konumda bir erkek için en yararlı hedef politikadır. Bundan başka olumlu bir hedef de başkaları ile yüz yüze gelinen bir iş olarak aktörlük olabilir. Kişinin kariyerinde yardımcı olacak bir kadın simgesi sayılır. Bundan başka yükselmeyi çabuklaştıran bir etkileşimdir. Ayın buradaki yerleşimi kişinin ev alım satımından hatırı sayılır bir servet elde edeceğini gösterir. Lakin kişinin nankörlük yapıp da dar gününde yanında olanı unutmaması gerekir. Ay 11. evde. Burada ay pek çok kadın arkadaş ve güçlü bir kadının yardım ve korunmasını işaret eder. Her durumda kişinin sosyal çevresi geniştir. Arkadaşları ise yüzeyseldir. Ekseriya geniş bir aile demektir. Özellikle kadın horoskobunda kızlar, erkek horoskobunda oğlanlar çoğunluktadır. Kişi sosyal çevresinde ün, şeref ve şöhret sağlayacaktır. Bu durum kısa sürmüş olsa da başka bir yerde yinelenecektir. Büyük kurumlarda ve kuruluşlarda başarı simgesi demektir. Aynı zamanda da arkadaşlarla yapılacak eğlenceli seyahatlere işaret eder. Ay 12. evde. Bu konum kişinin iç huzurunda barış ve sakinlik göstergesidir. Kişinin hayırsever mizacının işaretidir. Ayın bu konumunda kişi nazik, iyi huylu, yardımsever ve temiz ruhlu olur. Bu konum kişiye özgüven verir. Eğer ay zararlı görünümde ise ilginç sorunlar veya olaylar olabilir. İkizler veya Başak'ta sinirsel ufak gerilimler, Akrep'te iltifatlar, Oğlak'ta isteri, Boğa'da uyurgezerlik, Koç'ta husumetler ortaya çıkartır. Bunların da nedenleri bir kadından kaynaklanır.
anne, eş veya sevgili. Ay Koç burcunda. Ay Koç'ta geniş bir tasavvur gücü verir. Çabuk, değişken ve oynak bir mizaç. Tuhaf ve yorulmaz kişilik. Kendine güvende zayıf, yaşamı gerçek olmayan yönleriyle görmeye meyilli birisi yapar. Kişi çabuk öfkelenir ve başkalarını kırdıktan sonra pişman olur. Çok heyecanlı ve duygusaldır ve başarıdan başka ilaçları yoktur. Yönetimi ele geçirmek ve kendisi için başkalarını feda etmekten çekinmez. En önde olmak ve kendini dinletmek ister. Başına buyruk davranır ve öğüt verenleri azarlar. Riskli ve tehlikeli işlere girmeye hazırdır. Gezmekten mutluluk duyar. Ay Koç'tayken doğan erkeğin yaşamında kadınlar ile sorunları olabilir. Ailesini sevmekle beraber sürtüşmeler gözükür. Ay Koç'ta özellikle 20 derecede ise kişinin bir kafa veya yüz yarası alması olasıdır. Eğer 10 derece Koç'ta ise çok kritik bir anda beklenmedik talih anlamına gelir. Ay Boğa burcunda. Bu konum genel olarak iş ve aşk meselelerinde talih göstergesidir. Para konularında da faydalıdır. Kişi kibar, biraz zayıf olmakla beraber genel olarak sempatik ve barış yanlısıdır. Sesi güzeldir. Fakat genç yaşta gücünü kaybeder ve boğaz sorunları olabilir. Güvenilir bir kişilik verir. Düşüncelerini kolay değiştirmez. Ailesini sever ve geçmiş zamanı özlemle anarlar. İş yaşamlarında kararlı bir şekilde yükselirler. Parayı akıllıca harcamasını becerirler. Rahatına, yiyeceğine ve cinsel yaşamına düşkün olur. Ayı, boğada olan kadınlar erkeklerine destek olurlar. Sesleri güzel olur ve medyada çalışabilirler. Ay 10 derece boğada vefasızlık, hoşnutsuzluk, kıskançlık göstergesi olursa da kişi yine de talihlidir. Ay 20 derecede boğada daima bir seyahat göstergesidir. Bir sanatçı için ayın boğada olması başarı işaretidir. Ay ikizler burcunda. Bir ihtiyat gevşekliği, pervasızlık ve atılganlık görünümü vardır. Sıkça boş boğazlık veya tutarsız konuşmalar yapabilir. Kişi yüksek derecede entelektüel olur. Her şeye karşı merakı ve sevgisi, çalışma isteği vardır. Bunlar arasında başı edebiyat, tarih ve coğrafya çeker. Pek çok kısa yolculuklar yapar. Yaşam oldukça uzun olacak, kişinin barış aramasına karşın hep huzursuz edici çatışmalar yer alacaktır. Ay 10 derece ikizlerde kişinin yakın birinden, bazen aileden birinden vefasızlıkla karşılaşacağını belirtir. Ay 20 derece ikizlerde kişiye pek çok dikkatli ve bilgili arkadaşlardan gelecek yardımlar sağlayacaktır. Yerinde duramayan bir kişilik ve oradan oraya atlayan bir ruhsal oluşum vardır. Olayları algılama gücü yüksektir. Duygusallıktan fazla pratik sonuçlara bakar. Zevkleri de duygulara bağlı değil, mantığa dönüktür. Yenilikler, uyarılar ve bir işe girişmek bunları yaşatan güçtür. Bir şeyle uğraşmadığı zaman gerginleşir ve çabucak asabileşir. Birisine kasıtlı olarak kötülük yapacak birisi olamaz. Sorunlardan kaçmak isteği kuvvetlidir. İşini ve evini değiştirmeye de yatkındır. İş kadınları için ayın bu konumu uygundur. Böyle kadınlar erkeğin ilgisini çekmek için akıllarını kullanırlar. Ay Yengeç burcunda. Ay burada kendi evindedir. Bu da geniş ölçüde duyarlılık verir. Kişide geniş ölçüde yolculuk arzusu vardır. Ama evinin çevresindeki bir yöreden daha fazla ayrılamaz. Ev onun için en önemli yerdir. İşini bile evine göre ayarlamaya bakar. Zihin yetenekleri iyidir. Büyük bir sezgici ve uzağa görebilen kişilik aldatılmaktan korunur. Ayın bu konumu büyük bir sağlık verisi demektir. Hem vücut hem de kafaca. Jüpiter'in olumlu açısında başarı ve ilerleme belirgindir. Bununla birlikte 10 derece yengeç konumu oldukça zorlar.
Burada Satürn'ün beklenmeyen etkileri söz konusu olabilir. Özellikle yolculuklarda ufak kazalara dikkat etmesi gerekir. Bunlara kişinin yorgunluğu ve dikkatinin dağılması neden olur. Ay 20 derece Koç'ta yerleştiğinde şiddet ve zor kullanım kişiyi zorlar. Sorunlar getiren durumlar çevresini sarar fakat bir kadından gecikmeden gelen yardımlar sayesinde zor durumdan sıyrılmasını becerir. Bu kadın ya anne ya da eşi olur. Ayın bu durumu kadınlar için pek olumlu sayılmaz. Çünkü yaşam boyu bir erkeğe sığınmak ve korunmak ihtiyacı duyarlar. Çabuk etkilenirler ve duyguludurlar. Genel olarak ay yengeçteyken doğan kişilerin zayıflıklarından başkaları yararlanabilir. Erkekler ise birine bağlandılar mı kolay bırakmazlar. Ay Aslan burcunda. Aslandaki ay kişiye isteyebileceği en iyi şeyleri getirir. Profesyonel veya entelektüel bir kariyerde ilerleme verir. Kişiyi bir şair, yazar, bilim adamı veya müzik alanında başarılı yapar. Yükselme hırsı ve işinde azimle çalışma getirir. Mizacı bencil, kendinle övünen, ileriyi görebilen, gururlu ve yuva sevgisiyle örülmüştür. Ev ve çocuk sevgisi özellikle kızlarda yoğundur. Başkalarına yardıma hazır bir danışman sayılabilirler. Enerjinin çok güçlü oluşu, kişinin bazen üstünden geleceğinden daha yoğun işlere kalkışmasına neden olur. Fakat Mars'ın olumlu bakış açısı ve özellikle Ay'ın 20 derece Aslan'da olması durumunda güçlükler yenilir. Kişi bütün olumsuzluklara karşın hem azimli olması hem de çeşitli mahrumiyetlerle bulunduğu savaşı kazanmasını becerir. Ay 10 derece Aslan'da derin bir güven meyli ile vefasızlık belirtisi vardır. Ay 20 derece Aslan'da. Eğer Güneş horoskopta zararlı görünümde ise kan zehirlenmesi görülür. Ay 10 derece Aslan'da ufak bir kalp sorununa işaret edebilir. Bu kişiler karşı cins tarafından sevilir. Önderlik etmek ve herkesi peşinden sürükleme yeteneği vardır. Ay Başak Burcu'nda. Bu konumda ay kişiye özgü bir mizaç verir. Sezgisi güçlü bir zihin oluşumu, kişiyi gizli birimlerde ve çalışmalarda meraklı yapar. Güçlü önsezi ve geleceği görme yeteneği vardır. Rüyalarında bu olgular ön plana çıkar. Düşünce gevşekliğinden dolayı hatalar yapmaya açık olduğundan deneyimlerinden faydalanmak meylindedir. Eğer Mars kötü bakış açısı veriyorsa vicdanlı ve dürüst davranmaz. Satürn'ün zararlı bakış açısı sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle bir görünüm kadınlarda rahim sorunlarına neden olabilir ki çocuksuz kalma nedeni sayılır. Bütün bunlara rağmen bu durumdaki ay uzun bir ömür işaretidir. Ama evlilikte şanstan fazla hassaslık getirir. Ayın 20 derece Başak'ta Venüs iyi görünümde ise maddi zenginlik getirir. Bu görünüm başarılı bir evlilik beraberliğine işaret eder. Dünya varlıklarına sahip olmak yönünden Ay 10 derece Başak konumu talihli bir yerleşim değildir. Planların uygulanmasında daima gecikmeler olur. Başak Burcu ile Ay birleşiminde kişi hiç yakınmadan verimli olarak çalışan bir işçi gibidir. Güven verici, çok titiz, çekingen görünümlüdür. Ay Başak'ta doğan kadınlar tam bir ev kadınıdır. Duygusal olmaktan fazla akılcıdırlar. Ay Terazi burcunda. Oldukça yumuşak başlı, anlayışlı ve insanları oldukları gibi kabul eden yaratılış verir. Kibar ve ince yapısı sevilen bir kişi olmasını sağlar. Arkadaş canlısıdır ve insanlar arasında uyum sağlayıcı özelliği vardır. Tartışmaya girmeyi sevmez ve ustaca sıyrılmaya bakar. Ayın bu konumu kanunla ilişkili konularda başarı getirir. Avukatlık, hakimlik veya kanun adamı olmak gibi ayrıca kişi duygularının gelişmiş olması nedeniyle güzel sanatlarla ilgili konularda da başarılı olur. Beğenilmek arzusu bazen çevrelerinde dal kavuklar oluşturabilir. Güzel şeylere ve eğlenceye de düşkünlük görülür.
Özellikle güzel giyinmeyi severler. Çevresinde daima birilerinin olmasını isterler. Sosyete onlar için tat alma yeridir. Terazi 20 derecede ay çok talih getirir. Mars kötü etkili olmadıkça daima bir başarı yükselişi göze çarpar. Bazen mücadelesinde sendelediği anlar olsa da özellikle Venüs'ün güçlü olması ile sonunda doğrulmayı ve kazanmayı her zaman başarır. Ayın özellikle 10 derece terazide yerleşimi iyi bir politikacı karizması yaratır. Ay Akrep Burcu'nda. Ay burcun 3 derece konumunda güçsüzdür ve dolayısıyla gezegen tarafından yönetilen tüm konularda olumsuzdur. Karakterinde fanatikliğe varan aşırılıklar bulunabilir. İçlerinde saklı, büyük bir enerji vardır. Cinsel zevklere aşırı düşkün olur. Bunlarla ilgili düş ve fantaziler eksik olmaz. Ay kişiyi yalan söylemeye iter ve elinden her olumlu niteliği almak yönüyle çalışır. Yaşamda talihsizliklerini yenmek için çok uğraşmak zorunda kalır. Hayat tam bir savaş alanıdır. Her çeşit sorun ve hastalık çıkabilir. Bu konum çocuk doğumu için olumsuzdur ve aynı zamanda kısırlık işaretidir. Eğer Mars görünümü zayıf ise çocuk düşürmeyi gösterir. Ay 20 derece akrepte iken bir kadın tarafından aldatılmak veya bir kadın tarafından zarara uğramak söz konusu olabilir. Ay akrepte Mars veya Satürn tarafından zararlı bir bakış açısında olur ve 8. evde de bulunursa kişi için çok acı kaybı gösterir. Bu kişilerde ayrıca içki ve uyuşturucu düşkünlüğü, kinci ve öç alıcı yaratılış görebiliriz. Karşı çıkanlara nefret duyarlar ve öfkelendiren bir durum oldu mu, az konuşan birisi olmasına karşın yaylım ateşi gibi hücuma, saldırıya geçerler. Olağanüstü bir gözlem yeteneği ve güçlü bir irade göze çarpar. Asla pes etmez. Ay Yay burcunda. Maddilikten uzak, ülkücü ve giyim kuşamda özgür düşünceli bir kişiliktir. Paraya önem vermeyen fakat asla bu konuda gevşek davranmayan birisidir. Aslında para konusunda şanslıdır. Ya bir miras veya iyi bir vasiyetten yararlanır. Yaşamında eşinden destek ve moral bulacaktır. Bunlar sık sık güçlükler ve zorlu işler ile karşılaşırlar. Fakat sonunda istedikleri neticeyi elde ederler. Ay bu konuda geniş ve birbirine bağlı bir aile verir. Durmadan gezen, hareketli bir kişilik bazen projelerin aksamasına neden olur. İyimserlik ise bunlarda hastalık derecesindedir. Uysal ve yumuşak mizaçları onları sevilen ve tutulan bir dost yapar. Ancak evlilik için aynı durum söz konusu değildir. Basit bir nedenle kadınlar başka bir erkeğin kollarına koşabilirler. Ay 10 derece yayda. Kişinin yaşamında pek çok mevki değişikliği olacaktır. Başka yerlere atamalar ve başarılı durumların değişmesi söz konusudur. Ay 20 derece yayda. Kendine güven ve çok güçlü 6. his denen sezgi vardır. Kendine iyi baktığından, eğer burç 2., 3., 5. ve 11. evlerde ise uzun yaşama şansı görülür. Ay Oğlak burcunda. Bu yerleşim soğuk ve baskıcı bir mizaç demektir ve iyi bir durum sayılmaz. Özellikle kadınlar için kötüdür. Çocuklukta geçen bazı olaylar kişiyi katı ve savunmasına düşkün birisi yapar. Kişide moral ve ruhsal bir gevşeklik ve enerji noksanlığı görülür. İyi ve kötü arasında seçim yapmakta kararsızlık gösterir ve çoğunlukla yanlış seçim yapar. Mizaç olarak huysuz ve sevimsizdir ve daima nispetçidir. Bu kişiler yaşamda varlıklı birisi olmayı başarırlar. Fakat insancıl duygulara aldırmaz ve vurdum duymaz olurlar. Tutkuları ölçüsüz ve sınırsızdır. Başkalarının duygularına önem vermezler. İstediği hedeflere ulaşmak için çevresindekileri çok güzel kullanır.
Çocukken aldıkları sorumluluk yüzünden acı çekmeleri ve tüm enerjilerini başarı için harcamaları olağandır. Erkekler yaşlı kadınlarla veya geç evlenirler. Eşleri veya sevgililerinden mutluluk almaları seyrektir. Bazen yıkıma da uğrayabilirler. Kadınların çocukları ile olan ilişkileri kuralcı ve titizdir. Sevgileri çocuğu disiplin altına tutmaktan ibarettir. Çocuklarında ruhsal dengesizlikler görülür. Ay 10 derece Oğlak'ta. Bir düşüşten sonra bazen bir kalkınma veya başarı getirir. Kadınlardan gelecek çeşitli zararlar söz konusudur. Evlilik genel olarak talihsizdir. Merkür'ün zararlı bir etkisi bir dolandırıcılık, mal kaybı veya iflas tehlikesini gösterir. Jüpiter'in olumlu görünümü kişinin kaderini olumlu yönde etkileyebilir. Ay 20 derece Oğlak'ta. Horoskopta Mars güçlü konumdaysa sağlık açısından yarar getirir. Fakat Oğlak 8. evde ise zorlu bir yaşam demektir. Tehlike doğum yerinden uzakta bir yerde veya kısa bir yolculuk sırasında çıkabilir. Ay Kova burcunda. Bu konumdaki ay biraz hüzün, yenilikçi ve düşünceli mizaç oluşumu çıkartır. Dengeli bir kişilik sayılır. Tatlı, cana yakın ve huzur verici bir arkadaş olur. Fakat iyi bir sevgili değildir. Geleneklere uymamakta direnir. Bağımsız bir kişilik, mantıklı ve ülkücü, toplumu değiştirecek fikirler üreten karakter çıkar. Çok kere anlaşılmaz olarak nitelenirler. Sezgileri çok güçlüdür ve olağanüstü olaylarla ilgilenirler. Politikaya, yüksek öğrenime ve olağanüstü ruhsal olaylara ilgi duyarlar. Ay Balık burcunda. Bu konum konfor için büyük bir arzu verir. Verimli, hayal gücü pek çok, planlar yaparsa da pek azı gerçekleştirilir. Sadakatsizlik görülür ve birden fazla evlilik demektir. Başkalarını şaşırtan, durmadan değişen bir kişilik vardır. Birlikte yaşanması zor sayılır. Bunlar bir sırdaşa ihtiyaç duyarlar. İnsanların iyi davrandıkları ve işlerin iyi gittiği sürece neşeli olurlar. Çok kısa bir süre içinde yeniden kasvetli hallerine gömülürler. Temel özellikleri düş dünyasında yaşamalarıdır. Verici ve elleri açık olduğundan para konularında aldatılabilirler. Birçok konuda meraklı oldukları halde tembellikleri yüzünden gizli bir deha olarak kalabilirler. Ay 10 derece Balıkta. Kişinin sezdiği şeylerin çoğu gerçekleşir ve bu yeteneği sayesinde kötü şeylerden korunmayı başarır. Merkür birinci evde. Birinci evdeki Merkür kişiye pek çok manevi nitelikler kazandırır. Canlılık ve neşe, nüfuz edici bir zihin, iyi bir hafıza, muhakeme gücü olan mizaç ve detaylara bağlılık gibi. Bu konumda ufak girişimlerden büyük sonuçlar elde etmek mümkündür. Yani kişi büyük emeklerin başardığı işleri daha küçük emeklerle başarıya ulaştırır. Bir iş adamı için perakende satış toptan satışlardan daha karlı olur. Bu evde Merkür pratik bir zeka verir. Neyin ne olduğunu iyi kestirir ve gerçek değerine çabucak verebilir. Eğer kötü bir bakış açısı yoksa beyin bir uyum ve ahenk sağlamakta çok beceriklidir. Merkür ikinci evde. Bu konum genel işlemler için yararlıdır. Genel olarak hareketli malların satımında fayda getirir. Para ile ilgili tüm konularda başarı simgesidir ve kişinin kendi çabası, mahareti ve iş kapasitesi ile büyük paralar kazanmasını sağlar.
Venüs'ün iyi görünümü ile sosyal seviyesi yüksek birisi ile başarılı bir de evlilik demektir. Bundan kişi sevgiden fazla maddesel destek ve ilerleme elde eder. Bundan dolayı böyle bir evlilikten etkin duygulanma ve sevgi beklenemez. İkinci evdeki Merkür ile kare açı yapan Mars veya Venüs bir ayrılma veya sadakatsizlik göstergesi olabilir. Merkür 3. evde. Merkür burada kişinin eğitimi ile ilgili meselelerde olumlu etki yapar. Kişiye kendini yaşamın talihli ve talihsiz hallerine göre ayarlama kabiliyeti verir. Onu her şeye uyabilen birisi yapar ve hüner sahibi olduğu kadar bir entelektüel oluşum işaretidir. Kişiye edebiyat ve her şeyi öğrenme ve bilgilenme merakı verir. Sezgi yerine gözleme dayalı bir çalışmaya meylettirir. Müzikteki uyum melodiden daha zevk verir. İyi etki alıyorsa erkek ve kız kardeşler için olumludur. Merkür kişiyi ya en küçük ya da en büyük kardeş yapar. Ortanca olduğu pek görülmez. Merkür yine pek çok seri yolculuklar için favoridir. Kişiye araba kullanma, uçma, yürüme ve dans etme zevki aşılar. Merkür sert bir görünüm almışsa kişi geveze ve boşboğaz olur. Yazışma ve sözleşmelerde hatalar yapılabilir. Yengeç veya balık burcunda yerleşirse kararsız bir kişilik oluşturur. Merkür 4. evde. İyi bir görünümde Merkür zevkli, olumlu ve rahat bir ev yaşamı verir. Gençlerle sarılı, pek çok para ve evlilik ortağının ailesi ve mutlu ilişkiler bulunan bir yaşamdır. Eğer görünüm sert ise bunların tersi meydana çıkar. Sürtüşmeler, uyumsuzluk, komşular ile anlaşmazlıklar gibi. Zihin için çok iyi bir yerleşimdir. Nadir noktasına yakın yerleşimde gezegen kişiye okültizm konularında çalışma sevgisi verir. Bir erkek için bu konum ne zaman sessiz kalacağını fakat ne zaman eyleme geçeceğini iyi bildiğini gösterir. Kendisi için en yararlı sonucu elde etmek için inanılmaz bir karar vererek harekete geçebilir. Merkür'ün bu evdeki konumu çok güçlü olmasa da ev ve arazi alım satımından kar sağlamaması olasıdır. Bunlardan başka evde bir dengesizlik işaretidir. Bir çalışan için devamlı olarak yer değişikliği demektir. Bu kişiler genellikle iyi eğitim görürler ve soylarının kökenini araştırma merakları vardır. Yaşamının son yıllarında başarı oranı daha yüksek olur. Merkür 5. evde. 5. evdeki Merkür eğer Mars veya Satürn ile zararlı görünüm yapmıyorsa parasal konularda favori etkiler verir. Zevkleri gösteren bu ev şehvetten ziyade entelektüel ağırlık verir. Zihni ilgilendiren zevklerde başarı getirir. Özellikle Venüs iyi konumdaysa tiyatro, konserler, resimler ile ilgili alanlarda başarılı olur. Bu yerleşim çocuklar için pek olumlu sayılmaz. Doğumla ilgili sorunlar ve üzüntüler işareti olup geniş bir aile isteği yoktur. Merkür'ün bu konumu bekarlık için ideal bir göstergedir. Pek çok kısa aşk ilişkisi getirir ama sadakat azdır. Merkür su grubu burçlarda ise ve Satürn sert açı yapıyorsa çocuklar sakat doğabilirler. Merkür 6. evde. Buraya yerleşen tüm gezegenler gibi Merkür sağlık için olumlu sayılmaz. Genel olarak asabi, gerginlikler, bağırsak sorunları ve bazen de bronşit dertleri getirir.
Ekseri sağlığı korumak için gereken yolculuklar gerektirir. Yine de iyi bir açıda Merkür, patronlarına sadık yardımcılar demektir. Zararlı bir gezegen ile kavuşumda ise yardımcılar tarafından soyulmayı işaret edebilir ya da yardımcılar tarafından gizlice zarara uğratılmayı belirtebilir. Çok iyi bir görünüm olmadıkça kişinin kendi girişimleri için başarılı olması yerine başkaları için yararlı olması durumu söz konusudur. Merkür 1. evin yöneticisi ise ve 6. ev balık veya yaydaysa kişi diğerlerinden zayıf olup kolayca soğuk algınlığı ve zatürreye yakalanma ihtimali söz konusudur. Merkür 7. evde. Bu konumda Merkür, kişinin kendinden genç veya oldukça genç gözüken birisiyle evlenmesini işaret eder. Kişi genellikle kısa boylu, ince ve kibar, entelektüel konuşmacı, umumiyetle esmer, ticaretler için ilaçlar ve hatiplik konularına meraklı birisidir. Merkür etkisi burada evlilik için favori değildir. Anlaşmazlıklar, çatışmalar ve çokça ayrılığa neden olacak davalar göstergesidir. Başka yönden ise iş ortakları için çok iyi bir konumdur. İyi bir görünümde kişi kendisine yarar sağlayacak pek çok davaları kazanacaktır. Eğer Merkür kötü etkileniyorsa bir dolandırılma ve kendi hatasından dolayı başarısızlık söz konusudur. Hele Satürn 12. evde ise hapse girme riski veya para kaybından dolayı özgürlük kaybı işareti olabilir. Bu konumda kişi eşini, iş arkadaşları veya akrabaları arasından seçebilir. Merkür 8. evde. Bu konum evlilik için yararlıdır. Kişiden daha yaşlı ve zengin birisiyle evlenmeyi gösterir ve bu nedenle bir mirasa konmaktır. Zararlı bir görünümde çekişmeler getirir. Bir vefat ile alakalı hoş olmayan sözler edilebilir. Çokça bir mirasın zimmete geçirilmesi işaretidir. Zararlı bakış açısı ile Merkür burada birçok hastalıklara neden olur ve kişiyi melankolik ve üzüntülü yapar. Eğer Ay ile kötü bir bakış açısı varsa ve Merkür 8. evde yengeçte yerleşmiş ise çocuklardan biri veya kişinin kendisi şuuru bozuk olabilir. Olumlu Merkür yazım hüneri getirir ve iyi görünümlü bir horoskop sahibi ölümünden sonra ün kazanır. Yaşamın sonu sinir sistemi ya da ciğer hastalıklarından kaynaklanabilir. Bu yüzden kişinin yediğine, içtiğine dikkat etmesi gerekir. Merkür 9. evde. Bu konum zihin ile bağımlı meselelerde çok faydalı sayılır. İyi görünümlü Merkür bu evde süper bir entelektüel ve zihin yeteneklerinin gücüyle bağdaşıp tüm girişimlerinde büyük bir başarı verir. Çok yüksek derecede sezgili olarak felsefe ve din konularında meraklı bir kişilik oluşturur. Eğer yükselen ile üçgen yapan 120 derece görünüm varsa kişi Merkür'ün tüm olumlu niteliklerini kendinde toplar. Bu konumdaki Merkür çeşitli uzun yolculukların işaretidir. Bu kişi yabancılarla tüm ilişkilerinden fayda görecektir. İyi bir yabancı dil öğrencisi sayılır. Çocuklardan biri veya çoğu yabancı bir ülkede kendi kaderini çizecektir. Merkür'ün bu konumu bulunan ülke dışında başka ülkelerde şans getirir. Merkür 10. evde. Bu konumda entelektüel ve ticari bir meşguliyet verir. Çocuklarda 5. ev ile 10. ev iyi görünümde ise aynı çizgide yürüyeceklerdir. Kişi zeki ve maddi yönden şanslıdır. Kendi çabası ile para, mal ve mülk edinecektir. Eğer zararlı bir bakış açısı varsa beceriksizlik işaretidir. Kişi pek çok girişim yaptığı halde zihin yetenekleri kafi olmadığından bunları sonuçlandıramaz. Kişiye büyük bir icat ve buluş kabiliyeti veren konumdur. Ama Merkür zayıf ise
Kişi bunlardan kendine yarar sağlayamazken başkaları buluşun kaymağını yer. Bu konumdaki kişinin hiçbir şey icat etmeye teşebbüs etmemesi gerekir. Ya da yaptığı şeylerin patentini, lisansını her neyse şahsı adına alması gerekir. Ki yoğurdu yapıp kaymağını başkalarına yedirmesin. Merkür 11. evde. Bu konumda Merkür insana pek çok kişiyi tanıştırır. Arkadaşlar ve birliktelikler öğrenimlidir. Sıkı çalışırlar ve gözleri açıktır. Kişi kendi yararını gözetir. Hesabi bir kafası vardır ve kendi çabası ile başarıya ulaşır. Çocuklar için favori konumdur. Zeki ve becerikli olurlar ve babanın yardımcısı olup aynı çizgide yürürler. Bu yerleşim aşk ilişkileri için olumlu değildir. Kişiyi vefasız yapar fakat evinden kopmaz. Kişi serbestlik ister ve sosyal yaşamdan, danstan ve görsel eğlencelerden hoşlanır. Kötü bir bakış açısında özellikle Mars ile birlikte olunanlar ile anlaşmazlıklar, kötü konuşmalar, çatışmalar ve çocuklarla uyuşmazlıklar ortaya çıkar. Merkür 12. evde. Genel olarak olumsuz olan bu evde Merkür özellikle Boğa, Akrep veya Oğlak'ta ise zararlı sayılır. Burcun yaşam alanında çatışmaları simgeler. İyi bir görünümde ve yükselen burç ev çizgisine yakın konumda talihli gelecek habercisi olarak burcun yaşam alanındaki konularda başarı ve kazanç demektir. Doğal olarak horoskopun olumlu ve kötü görünümlerden arınmış olması gerekir. Aksi halde tam başarı yakalanmış sanılırken her şey tepetaklak olduğu görülür. Kötü bir görünümde çocuk açısından olumsuzdur. İyi etkiler olmadıkça yetiştirmeyi istemez. Venüs zararlı görünümde ise duygusal yaşamda sorunlar ve anlaşmazlıklar meydana çıkar. Seks aşırılıkları, dima sorunları getirebilir. Merkür Koç burcunda. Koç burcu Merkür'e yüksek oranda asabilik ekler. Kişinin kararlı, temkine sahip olmasını önler. Söylediklerinin yalanlanmasına dayanamaz. Kişi ticari muamelelerde gerekli olan esnekliği göstermekte pasif davranır. Bu dünya ile savaşta olan birisidir. Başkaları gibi düşünemez ve daima azınlık tarafındadır. Eğer iyi bir görünüm varsa bu konum yazarlar ve avukatlar için faydalıdır. Fakat ay zararlı bir görünüme sahip ise hata yapmaya açıktır. Yine yararlı bir görünümde kişi zihin kabiliyetlerini yerinde ve ustaca kullanarak pek çok sorunu alt etmeyi becerir ve düşmanlarını saf dışı bırakır. 10 derece Koç'ta ise zorluklarla geçecek pek çok yolculuğu simgeler. Bununla beraber güneşin olumlu görünümü ile bu yolculuklar faydalı sonuçlanır. Böyle hallerde kişi tam kaybettiğim dediği zamanda sorunu çözmüş ve istediğine ulaşmış olduğunu görür. 20 derece Koç'ta maddesel değerler yönünden çeşitli sorunlar demektir. Bundan başka kişi kendini kaçamayacağı bir durumda bulur ve sinirleri gerilir. Bundan başka genç yaşta ateşli hastalıklar veya asabi gerginlikler olasıdır. Merkür Boğa burcunda. Boğadaki Merkür kişi üzerinde talihli bir etki oluşturur. Ona çekici bir görünüş ve sempatik bir mizaç verir. Çevresindeki insanlar tarafından beğenilir ve mutlu, şanslı bir evlilik yapar. Parasal konularda da şanslıdır. Verimli bir anlaşma yapma fırsatını da simgeleyebilir bu konum. Sevgi ilişkilerinde de faydalıdır bu konum. Belirli bir bencillik işareti de olabilir. Kişi öncelikle kendi arzularının tatminini düşünür. Sanatsal yönelimler için iyi bir yerleşimdir. Eğer bir sanatçı ise yaptığı işin onu parasal olarak tatmin etmesini bekler. Ölümünden sonra verilecek onur yerine
Yaşarken emeğinin karşılığını hem maddi hem de manevi olarak almayı ister. Bu konumda Merkür kişinin kolayca para kazanmasını sağlar. 10 derece boğada ise kişinin kendi kusurlarından kaynaklanan güçlü bir kıskançlık ortaya çıkar. Sık sık ortaya çıkan sorunlar yüzünden belirlenen hedefe ulaşmakta sekteler olabilir. Bu yerleşim aynı zamanda yaşamda belirli bir süreçte mevki veya meslek kaybını da gösterebilir. 20 derece boğada çok iyi bir görünüm yoksa yaşam biraz karışık olacaktır. Hazırlık olmadan yapılan yolculuklar pahalıya patlayabilir. Eğer yerleşim 7. evde ise evlilik konusunda üzüntüler veya kusurlar demektir. Merkür İkizler Burcu'nda. Bu konu zihni faaliyetler yönünden talihli bir durumdur. Merkür burada doğal evindedir. Büyük bir güç sağlar ve evin özellikleriyle bağdaşık konularla ilgili olarak büyük ödüller getirir. Eğer konum 10. evde oluyorsa yaşamda başarının göstergesidir. Kişi doğal olarak sempatiktir. Kendine pek çok arkadaş sağlar. Bu arkadaşlar Merkür ile faydalı görünüm yapan gezegenlerin ve bunun bulunduğu evin özellikleri yönünde büyük yardımlar getirirler. Yalnız bu konumdaki kişi arkadaşlarını özenle ve titizlikle seçer. Herkesle arkadaş olmaz. 10 derece ikizlerde zihin için faydalı yerleşimdir. Fakat mizaç zayıf olur. Ayrıca kişi gereksiz yere üzülmeye ve hayali sorunlar yaratmaya hazırdır. Çok asabi ve duygusaldır. Başkalarının aldırmadığı şeylere üzülür ve bundan acı çeker. Çok ilerisini görmek ve olacakları sezmek gibi bir yeteneği vardır. Çalışkan bir zihin sahibidir ve 3. evde belirlenen yolda eğitimini alarak yaşamdaki simgesini elde eder. 20 derece ikizlerde burada da iyi bir yerleşimdir. Kendi zekasının keskinliğiyle yaşamda başarı kazanır. Mizacının genel kibarlığını Jüpiter karakterinden almıştır. Mars'ın iyi görünümü ile süratli ve hızlı bir şekilde başarı kaçınılmazdır. Merkür Yengeç Burcu'nda. Yengeçteki Merkür aşkta sadakat vermez. Zihin sebatsızdır, gücü düşüktür ve çabuk değişir. Yaşam için uyum konumdur. Başarı ve para getirir. Eğer Merkür özellikle 9. evde ise uzun yolculukların kesin habercisidir. Özellikle 2. evde ise bu da iş yaşamı için talihli bir konumdur. Venüs'ün yerleşimi iyi değilse evlilik için engeldir. Kişi annesiyle birlikte uzun bir ömür yaşar. Ya evlenmez ya da geç evlenir. Bu yerleşim kişiden yaşlı bir kadın ile gizli bir ilişki veya kadın horoskopunda kendinden daha genç bir erkekle ilişki demektir. Kendisi yaşından çok küçük göründüğü için yaşıtlarıyla görünüş itibariyle uyumlu olamaz. Bu sebeple kendinden yaşça küçük biriyle beraberlik yaşayabilir ya da evlilik yaşayabilir. Eğer Venüs horoskopta güçlü ise 7. ev yöneticisi ile iyi görünüm yapıyorsa yengeçteki Merkür erken evlilik getirebilir. Kişi genç yaşta evlenebilir. 10 derece yengeçte ise yolculuklarda pek çok tehlike demektir. Eğer Mars zararlı bir görünüm yapıyorsa demir yolu ile yapılan yolculuklarda tehlike işaretidir. Yengeç hangi evde ise onunla ilgili sorun demektir. Örneğin 3. evde aile ile, 4. evde baba ile, 5. evde çocuklar ile, 6. evde hastalık ile, 7. evde evlilik ortaklığı ile anlaşmazlık. 8. evde kanuni sorunlar veya büyük baba ile sorun. 9. evde birisi ile kırgınlık. 10. evde anne ile uyumsuzluk. 11. evde arkadaşlarla çatışma. 12. evde kanunlarla uyuşmazlık gibi. Ayrıca 1. evde psikolojik tahribat. 2. evde kredi borçlar ve müşterilerle ilgili sorunlar demektir. 20 derece yengeçte kişinin kendi zekası ile başarılı olmasını sağlar. Çok pratiktir ve ne istediğini çok iyi bilir. Güçlüklerin ya da sorunun kaynağının doğru tanımını yapabilir. Böyle davranması onu pek çok sorundan kurtarır. Bu konum 2. evde yabancı üretim ile ilgili işlerde başarı getirir. Özellikle 9. evin yöneticisi faydalı bir görünüm yapıyorsa
ve iyi yerleşmişse başarı kesindir. Kişi çok inatçıdır ve istediğini elde etmeye çalışır. Merkür Aslan burcunda. Bu yerleşim etkili arkadaşlar getirir ve 9. evin yerleşimi olumlu ise kişi bir diplomat veya konsolos yahut başarılı bir iş adamı olur. Çok faydalı bir etkileşim vardır. Karakter yükselme hırsı ile dolu ve metindir, çetindir. Kişi asil mizaçtır, güvenilir ve iyilikseverdir. Sanata karşı duyarlıdır. Eğer eğitimi bunu gösteriyorsa bu çizgide de başarılı olur. Bu yerleşim kişinin lüks olan şeylerle ilgili işlerde başarılı olmasını sağlar. Öylesine talihli yaratılmıştır ki iyi karakterli gezegenlerin yardımı ile her konuda başarı kazanır. 5. evde Aslan'da Merkür kişiye bir tiyatro menajeri veya büyük bir artist, müzik sanatçısı yapabilir. Yalnız etrafında ışığından, enerjisinden faydalanmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olması gerekir. Onu sadece o olduğu için seven kişileri etrafında toplaması gerekir. Suistimal edilmemek adına. 10 derece Aslan'da eğer yerleşim 10. evde ise Merkür kişiyi hatip veya çenesi düşük birisi yapar. Bu görünüme bağlıdır. Kişide iyi bir hafıza, araştıran bir zihin ve bilgi birikimi vardır. Başlangıçta lider olmasa da başarılı bir ikinci adam olur ve deneyimden sonra kendi işini kurar. 20 derece Aslan'da pek çeşitli küçük sorunlar çıkacaktır. Bunlar yerleşilen evin özellikleriyle alakalıdır. Örneğin 6. evde bağırsak sorunları, 2. evde talihsiz yatırımlar ya da yatırımcılar ve anlayışsız insanlarla sorunlar gibi sıkıntılar olabilir. Lakin kişi bu haritada konum bu şekilde ise her zaman şanslıdır. Sadece sömürülmemeye dikkat etmeli. Merkür Başak Burcu'nda. Yöneticisi olduğu burçta Merkür zihin ile alakalı oluşumlarda oldukça olumlu etkilidir. Kişiyi ülkücü yapar. Fakat gereğinden fazla eleştiriye yönelik mizacı yaşamın ehemmiyetsiz ayrıntıları üzerinde fazla durur. Zihni özellikle Mars'ın görüş açısı varsa tartışmacıdır. Fakat bir üstünlük sağlamaya veya yaratıcı olmaya yönelik sonucu olmayabilir. Bütün bunların sonunda da maddesel bir kazanç da sağlamaz. Çünkü tüm beyin faaliyeti felsefe, okültizm, doğaüstü bilimler ve din konularında çalışır. Böylece kişinin durumu pek parlak olmaz. Bunun sonucunda ün veya şeref sahibi olabilir. Fakat asla para sahibi olamaz. Eğer horoskopta iyi bir görünüm varsa bir banker veya iş adamı olabilir ya da iş kadını. Fakat normal olarak bilim insanı, profesör gibi ünvanlar elde edebilir. Bu konum bunlar için elverişlidir. 10 derece Başak'ta yapıcılıkta pek çok gecikmelere neden olur. Kişi herkesin hayran olduğu fakat kapital sahiplerinin para koklatmadığı bir bilimci veya mucit olabilir. Bundan başkalarına çok fazla güvenmekten dolayı pratik konulardaki dikkati gevşeyebilir. 20 derece Başak'ta iyi bir görünüme sahip, Merkür bir kadın yardımıyla başarı getirir. Kişinin büyük ve yaratıcılıkla ilgili hayalleri varlıklı bir kadın, eşi veya benzer bir yakını olur. Tarafından maddi olarak desteklenebilir. Fakat bunun olması için horoskopta Venüs ve Ay olumlu bakış açıları ile desteklenmelidir. Ayrıca Merkür, Mars ve Satürn tarafından engellenmemelidir. Merkür Terazi burcunda. Merkür'ün bu konumu önemli sayıda dava olasılıkları ve avukatlar ile tartışma ve uyuşmazlık gösterir. Eğer Merkür olumlu bakış açısına sahipse davalar yolu ile kazançlar sağlanabilir. Aksi durumlarda özellikle 12. evde yerleşmişse kayıplar, sorunlar ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Terazide iyi bir görünüme sahip Merkür, çocuk sevgisi, kuruluşlara yardım etmek, yararlı anlaşmalar ve yatırımlar işaretidir. Bu konum aynı zamanda kendilerini politikada görmek isteyenler için faydalıdır. Lakin kişi etrafındakilere yardım ederken kendisi zor durumda kalmamalıdır. Çünkü yardım ettikleri kişileri yanında bulamadığı zaman gerçekten hiçbirinin değmediğini anlayacaktır. Onun için kişinin kendine haksızlık etmemesi gerekir.
Neyse. Kötü bir bakış açısı alan ve zararlı gezegenlerden etkilenen Merkür, burada bulunduğu evin özellikleriyle ilişkili konularda hüsranlara neden olur. 10 derece terazide Merkür, zihin faaliyetleri için çok olumludur. Eğer zararlı bir etkileşim yoksa, beyinsel ürünlerde, işlerde çok başarı göstergesi olabilir. Bu durum öğrenme için yararlıdır ve 9. evde konumlanmışsa kişi yabancı dil öğreniminde başarılı olur ve bundan maddi yarar sağlayabilir. 20 derece terazide Merkür güçlü bir konum doğurur. Fakat çocuklar için olumlu değildir. Kişi bu konuda derin kaygılar duyar. Eğer Mars 20 derece terazideki Merkür ile kötü bakış açısı yaparsa ve yerleşim 5. evde ise bu çocuğun erkenden yaşama veda etmesi işaretidir. Yani kişinin çocukları erken yaşta hayata veda edebilir. Bu konum çocuk, doğum, gebelik konusunda risklidir. Merkür Akrep burcunda. Merkür Akrep'te ise bu zorlu kişiliklerle tehlikeli anlaşmazlık veya burcun bulunduğu evin yaşam alanındaki konularla ilgili derin çalışmalar demektir. Venüs ile kötü bir bakış açısı varsa evlilik ortağı ile sorunlu ve tehlikeli bir ayrılık veya aşkta hüsrana uğramaktır. Kişinin mizacı fevridir ve gerektiği zaman da kurnazdır. Merkür etkisi burada aynı Koç burcunda olduğu gibidir. Yalnız kişi daha diplomat ve daha az dürüst olarak yaşamını daha başarılı yapmaya meyillidir. Bu gezegen Akrep'teyken sağlık için faydalı değildir. 6. evde yerleşmişse bağırsak sorunları ve tenasül sisteminde rahatsızlıklar işareti olabilir. 10 derece Akrep'te sağlık için olumludur. Eğer ay iyi bir yerleşime sahip ise uzun, sağlıklı bir yaşam işareti demektir. 20 derecede Akrep Merkür'e kişinin yaşamdaki mevkisini zedeler. Kişinin zararlı ilişkiler veya cemiyette bulunması, karışıklık ve sorunlara neden olabilir. Büyük bir hırsızlık, dolandırılma ve hilekarlık tehlikesi olabilir. Eğer Akrep 8. evde yerleşmişse zorlu bir yaşam işareti sayılır. Merkür Yay burcunda. Bu konum kişinin yapıcılığı için olumludur. Özellikle yönetici mevkisinde başarılı olmasını sağlar. Devlet işlerinde olumlu bir işaret olduğu gibi eğer 3. evde ise diplomat veya konsolosluk kariyerinde başarı göstergesidir. Yaydaki Merkür yabancılarla olan işlerde, ticarette veya yabancı malların alınıp satılmasında olumlu bir göstergedir. Yay, Jüpiter'in yönettiği burçlardan bir tanesidir ve burçtaki duran yıldızlar yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız, Merkür için olumlu sayılmazlar. Bunun ötesinde bu burç talihli sayılmaz. Çünkü Güney Ay düğümü bunun güçsüz konumunu alır. 10 derece yayda iken ise en iyi konumdur. Basiretli, etkisiyle maddesel başarılar getirir. Etkileri çok yardımcıdır. Bulunduğu evin kapsadığı yaşam alanında harekete geçmeden önce iyi düşünmeyi ve sonunda başarıya ulaşmayı garantiler. 20 derece yayda ise kişiyi dikkatli, uzağı gören, eyleme geçmekte ağır, ne yapabileceğini iyi tasarlayan ve bunu yapabilme gücü olan fakat başarmak için dikkatini asla terk etmemesi gereken birisi yapar. Eğer Mars, Uranüs veya Satürn kötü etki yapıyorsa girişimi son etapta başarısızlıkla sona erebilir. Merkür Oğlak burcunda. Satürn'ün evindeki bu yerleşim Merkür için olumlu değildir. Gençlik yaşlılarla uyuşamaz. Eğer Satürn Merkür ile kötü bakış açısı yapıyorsa burcun yerleştiği evin yaşam alanında çıkacak çok çeşitli sorunları gösterir. Köşe evlerin haricinde bu konum kişinin sağlığı için çok olumsuzdur. Kişide asabi gerginliklere neden olur. Kişi iyi donatılmıştır ve daha çok açık deyimle kesin sonuçlarını alacağı çalışmalarda büyük kabiliyeti vardır. Bu durum maddi sezgilerini etkilemediği için
yaşamdaki maddi durumu değişimler gösterebilir. 10 derece Oğlak'ta yasal meseleler için olumsuzluklar getirecek konumdur. Fakat kişi maharet sahibi olarak kuşkulu durumlardan başarılı sonuçlar elde edecektir. Eğer Merkür iyi görünüme sahip ise bu bir başarı işaretidir. Ama kişi kabuğuna çekilmiş olarak yaşayabilir. 20 derece Oğlak'ta sağlık yönünden Merkür düzelticidir ve kişi için oldukça geç yaşlarına kadar sağlıkla yaşayacağı bir ömür sunar. Evlilik için olumlu bir yerleşim sayılmaz. Yakınlarından uzakta inzivaya çekilmek, kendisiyle ilgilenmeyen az sayıda arkadaşa sahip olmak demektir. Merkür Kova burcunda. Merkür bu konumda arkadaşlar vasıtasıyla büyük zevkler verir. Kişinin arkadaşlıkları, beraberliklerden hoşnut kalmayı ve karizmasından bazı şeyler öğrenmeyi elde edecektir. Merkür'ün bu konumu aynı zamanda sadakat ve iyi kalplilik işaretidir. Kurumlar için iyi bir işaret olduğu gibi anne ve çocuklar için de olumludur. 10 derece Kovada Merkür kişiyi daha az dürüst ve iyi kalpli yapar. Fakat daha fazla kabiliyetlidir. Maddesel başarı için faydalıdır. Kişi bunu yaşamında daima arayacaktır. Ama yaşamın geç bir safhasında gerçekleşecektir. 20 derece Kovada zihin ile bağımlı tüm konular için iyi bir yerleşimdir. Çok seçkin zevkleri olan, güzellik aşığı ve iyiyi arayan birisini temsil eder. Antika merakı yüksektir ve bu konuda başarılı olabilir. Saygısızlıktan asla hoşlanmaz. Merkür Balık burcunda. Merkür bu konumda evlilikte sadakatsizlik demektir. Aşkta hüsran ve uyumsuzluk işaretidir. Bunda da kusurun büyüğü kişinin kendisinde olur. Bundan başka kişinin arkasından konuşmak ve dedikodu yapmaktır. Bu durum hem onu sarsacak hem de belirli bir süre mevkisini zedeleyecektir. Özellikle ilişkilerle ilgili sorunlarla ilgili olacaktır bunlar. 10 derece Balıkta pek çok tanışma demektir ama yakın dost pek azdır. Arkadaşları onun fikirlerini ve isteklerini gerçekleştirmelidir. Kaprisleriyle kaderinin yolunu çizecektir. Merkür ile yaşam genel olarak bu konumda heba edilir. 20 derece Balıkta bu konumda etkiler olumludur. Kişinin itibarı oldukça yüksektir. Merkür kişiye başarı getirecek bir zeka verir. Bir ihracatçı olarak başarılı olabilir. Maddi yönden şanslıdır. Mars Koç burcunda. Mars kendi doğal evinde oldukça güçlüdür ve duygusal gücü desteklemesi görülür. Yani Mars beyin yerine kalbi güçlendirir ve duygular zihin faaliyetlerinden daha yoğun olurlar. Mars'ın bu konumu kişiye inatçılık ve bağımsızlık, cüretkarlık ve irade verir. Bundan başka öfkeli ve ateşli mizaç demektir. Gerçekten kişiyi fevri davranışlara meylettirir ve ihtiyatsızlık, atılganlık kişiyi etkileyen bazı uyumsuzluklara neden olabilir. Ayrıca bir kaza olasılığı veya kafadan yaralanma ortaya çıkabilir. Merkür ve Satürn ile iyi bakış açısı, profesyonel işlerde veya entelektüel çalışmalarda zihin aktivitesini gösterir. Mars daima konumu ve yaptığı görünümler ele alınarak incelenmelidir. Kişi dünya malına tutkulu olmaz. Dünyayı yaşamak ve keşfetmek için sever. Kişiliği açık, doğru ve sabittir, basittir, nettir. Çok girişken olduğundan hata yapma olasılığı da yüksektir. Diplomasi de ölçülü davranmasını beceremediği için başarısız olur. Kolayca öfkelenir ve sinirlenir. Fakat kin tutmaz ve çabuk unutur. Tek düzey işlerden nefret eder. Zamana karşı yarışıyormuş gibi çalışır. Fiziksel yapısı güçlüdür ve eşinin de fiziksel yapısının kendisine uygun olmasını ister. 10 derece Koç'ta hizmet vermeyi sever. Fakat aynı zamanda başkalarının işlerine de karışır. Bundan dolayı da zorluklarla karşılaşır. Kişinin kapasitesi dahilinde olan konularda başarılı olmasını sağlar bu konu.
20 derece Koç'ta ise Satürn ile Mars'ın zararlı bir görünümde bir kazanın olması veya evdeki burcun kapsadığı alandan gelen bir talihsizlik olasılığı güçlü görünür. Mars Boğa burcunda. Boğadaki Mars daima bir ihtiras, coşku ve biraz kararlılık ile ekseri şehvet düşkünü yaratılışı gösterir. Bu konum bir kadın için tehlikelidir. Özellikle Mars 7. evde ise heyecan verici uyarılmalara neden olur. Venüs'ün olumlu veya olumsuz görünümünde olmasına bağlı olarak bu konum evlilik ortağının acı çekmesine veya katlanmasına sebep olur. Bu gezegen burada zengin bir birleşmeyi gösterir ama evde uyum yoktur ve eşler birbirine sadık değildir. Her iki taraf da birbirini boynuzlamaktadır. Duygusallık etkilerinin haricinde Mars canlılık, moral ve kişinin başarılı olmasını sağlayacak fiziksel cesaret verir. Bunların olması haritadaki Merkür'ün iyi görünümüne bağlıdır. Pratik sonuçlara bakan ve yılmadan çalışan ve rahatlığın maddi servete bağlı olduğuna inanan bir kişiliktir. Aşırı uçlarda olmaya yatkın olup dinsel yönden çok güçlüdür. Zevk ve mutluluğu engellenirse öfkelenir. Baskıcı, kıskanç ve her an patlamaya hazır bir mizaçtır. Evlilik fırtınalı ve zahmetli bir süreç olur. Kişisel çıkarına bağlı işlerde başarılı olur. 10 derece Boğada etki zararlıdır. Şiddet ve zorbalık, kıskançlık, sık sık darbeler veya yaralanmalar ve evlilik ortağından ayrılık demektir. 20 derece Boğada özellikle 4. evde yerleşmişse sık sık sevgide zorluklar ve kişinin iç dünyasında üzüntü ve fırtınalar demektir. 9. veya 3. evde ise bir aşk meselesinden dolayı sık sık yolculuk demektir. Sonucunda da hastalık ve üzüntü getirecektir. Yani kişinin kendisiyle aynı şehirde yaşayan biriyle sevgili, evlilik ve benzeri bir şey yaşaması gerekmektedir. Yoksa yollarda hasta olur. Mars İkizler Burcu'nda. Bu konumda Mars, Merkür tarafından destekleniyorsa iyi görünümde kişiye açık ve belirli bir hatiplik, çabuk ve seri zeki bir karakter verir. Kişi hangi yöne dümen tutacağını ve başarıya doğru yol alarak nasıl ele geçireceğini iyi bilir. Bu konum kolayca bir arkadaşlık kurmaya yardım eder. Fakat muhabbet bir dereceye kadar yüzeyseldir. Kişilik kibardır. Fakat iyi kalpliliği daha üstündür. Sıcak ve etkileyici tondaki sesi ona çok sayıda dost kazandırır ve politika veya iş kariyerinde yükselmesine yardım eder. Eğitim yönünden yerleşim 3. evde ise kişiye parlak bir bilgilenme kapasitesi sağlar. 12. veya 6. evlerde Mars ikizlerdeyken uzuvlara gelebilecek bir kaza tehlikesini belirtir. Kişinin enerjisi bedenden çok akıl ve zekasını harekete geçirir. Zihin hep çalışmaktadır. Şiddet ve zorbalıktan uzak durur. Bir akraba ile duygusal ilişkiler veya 2 kez evlenme olabilir. 10 derece ikizlerde kişide aşırı duyarlılık, öfkeye meyil ve kalp sorunu, eğer 8. evde ise ani bir yaşama veda riski vardır. Kişi gerçeklerden uzak şeylere aldırması yüzünden üzülmeye meyillidir. Kötümser görüşleri Mars'ın bulunduğu evin özelliği ile yönlenir. 20 derece ikizlerde Mars kişiye mertlik ve fiziksel takat, dayanma gücü verir. Eğer Jüpiter haritada olumlu görünüme sahip ise bu konum burcun bulunduğu evi kapsayan konularda favoridir ve kişiye çok büyük faydalar sağlar. Mars Yengeç Burcu'nda. Mars Yengeç'te olumlu yerleşmemiştir. Burada başarma yeteneğinden fazla fikirleri bulunan birisini temsil eder. Bu konum bir blöfçü çıkartır ortaya. Kendiyle övünen korkak bir yaratılıştır.
Eğer zararlı etkiler faydalı bir görünümle düzeltilirse durum değişebilir. İyi bir görünümdeki Mars tam bir cesaret yerine yüreklilik göstermeyi getirir. Kişi tehlikeyi kestiremez. Yüksek bir hırs görülür ve Jüpiter iyi konumdaysa sürekli bir verim ve kolayca elde edilen kazançlar vardır. Bu bir sanatçı kişiliğidir. Baskıya karşıdır. Birden sinirlenmesi, aniden öfkelenmesi, mantıklı olmaktan fazla duygusaldır ve tutkulu bir çalışkandır. İçinde fırtınalar oluşturan bir ruhsal yapısı vardır ve bu sağlığını etkileyebilir. Kolayca küserek karşısındakine kin besler, hemen gücenmeye hazırdır. Birdenbire yer değiştirmesi de olağandır. 10 derece yengeçte Mars kişiye zararı dokunacak gizli düşmanlar getirir. Fiziksel veya moral olarak etkiler. Mars Satürn'e kara görünüm yaptığı zaman yaşamda ciddi kazalar demektir. Eğer görünüm 8. evde oluyorsa ve Güneş kötü bir yerleşimdeyse kaza sonucu yaşam sonu demektir. 20 derece yengeçte Mars kişinin savaşmakta zorlanacağı şiddet ve zorbalık meyli verir. Fakat kişide gerçek, aşikar şeylere karşı sevgi vardır. Eğer olumsuz evlerden birindeyse mide sorunları olasıdır. Mars Aslan burcunda. Mars Aslan'da olumludur. Kişiye başkaları üzerinde hakimiyet kurmak ve kendini kontrol etmek yeteneklerini verir. Daima başarılı bir mücadelenin işaretidir. Burada mantık gücü yüksektir ve Mars kişinin istediği yönde kullanacağı verimli bir zeka ve enerji verir. Bazen güçlü olan düşmanlar ve kişiye zararı dokunan işbirlikçiler çıkartır ortaya. Ama verdikleri zarar kısmi olur. Kişi her zaman galip gelir. Eğer 8. evde ise burada kalp sorunlarına işaret edebilir. Mars Aslan burcundayken kişi ün ve güç peşindedir. İyi bir gösterişçi sayılır. Her türlü olayı ve duyguyu dramatize edebilir. Başkalarının başarısının üstüne sanki kendi başarısıymış gibi konabilir. Bu parazit bir karakter işaretidir. Eğer diğer gezegenlerin de olumlu görünüşü varsa kişi hoş, girişken ve çekici olur. Çok hareketli ve çalışkandır. Başkalarının bir haftada yaptığını o bir günde yarım saatte yapabilir. Eğlenceye düşkündür ve bundan zarar görebilir. Doğuştan gelen önderlik yeteneğini kullanır. Adalet ve doğruluk adına düşmanlar edinebilir. Lakin başkalarının emeklerinin üstüne kendi başarısıymış gibi çökmemesi gerekir. Aslandaki Mars biraz hoşgörü ve iyi kalplilik verir fakat sabırsızdır. Herkesin hemen itaat etmesini bekler. 10 derece Aslan'da kişi açık sözlüdür ve başkalarına karşı planlarını açıklamak meylindedir. Bu konsantrasyon gevşekliği ve aldırmazlık zararlı sayılır. Başkalarına yardım etmeyi sever. Fakat sürekli övülmek, pohpohlanmak ister. 20 derece Aslan'da burcun bulunduğu ev alanını kapsayan konularda pek çok mücadele, arkasından gelecek başarı demektir. Elde edilecek başarılara rağmen engellemek ve yara almak söz konusudur. Kişi kavgaya karşı değildir. Fakat başkalarını kavga ettirip kenardan oturup izlemeyi tercih eder. Bu da hoş bir kişilik yapısı değildir. Mars Başak Burcu'nda. Başak'taki Mars kişiye kötümserlik eğilimi verir. Kişi talihinden memnun değildir ve her şeyi eleştirir. Hatta kendini bile. Uslanmaz bir çelişkidir ve bir dostluğu nasıl meydana getireceğini bilemez. Yaşamı yalnız geçecektir.
ve evlilik Venüs iyi bir konumda olmadıkça çok zor olacaktır. Mars zararlı yerleşimde ise bir şeyi başarmak konusunda daima bir kabiliyetsizlik göstergesidir. Kişi aşkta da talihsizdir. Genellikle de kendi kusurlarından olur ve hem güçlü duygusal bir ilişki tadına varmadan yalnız ve çocuksuz bir yaşam demektir. Ve çocuklu olmak çok iyi bir şey midir? Bu da çelişkili bir durum. Kişi aşırı tutkuları olan heyecanlı bir tip değildir. Tüm duygularını kontrol altında tutabilir. Bu nedenle çevresinde soğuk biri olarak görünür. Konuşmaktan zevk alır ve geleneksel ahlak kurallarına bağlılık gösterir. Dinsel inançlarının aşırı dereceye varması olasıdır. Risk ve serüvenlere girmemeye özen gösterir. 10 derece Başak'ta Mars yine olumsuz sayılır. Jüpiter ile olumlu bir görünümde değilse her şey yanlış ve olumsuz gelişir. 20 derece Başak'ta eğer Venüs güçlü konumdaysa kişi evlenecektir ve Merkür bir köşe evlerden birinde ise bu durum parasal olarak kişiye yardımcı olacaktır. Mars Terazi burcunda. Bu yerleşim büyük bir zihin aktivitesi verir. Sanat girişimleri için yararlı bir konumdur. Kişi eğer profesyonel bir sanatkar değilse bile sanat zevki olan birisi olacaktır. Burada Mars gerekli olan cesareti ve korunmayı sağlayacak ve zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olanları verecektir. Duyguların oluşumu bakımından kişi yoğun, hassas duygulara sahiptir ve bunlara her zaman uymaz. Eğer Mars 7. evi işgal etmişse, Jüpiter de zararlı görünüm veriyorsa bu bir boşanma sebebidir. Terazide Mars tutku ve şehveti uyandırır. Erkekler kadınların gözünü kamaştırır. Kadınlar da dişilikleriyle erkekleri çekerler ve daima savaş halindedirler. Karşı cins bunların yaşamında önemli rol oynayacaktır. Birden fazla evlilik yapmak ve evlilik yaşamının kavgalı olacağı söylenebilir. Gece yaşamı ve eğlencede bunları çeker. Toplum içinde sözü dinlenen ve saygı duyulan kişiler olurlar. Lakin ev hayatında kedi ve köpek gibidirler. 10 derece terazide güzel karışımlı bir zeka verir ve görüşmede tek kelime bile kaçırmayan kişi her şeyi anlamaya hazırdır. Bu konum kişinin kendinin patronu olacağı işlerde başarı vaat eder. 20 derece terazide kişi mütevazi koşullarda başlamış bile olsa zenginlik verilecektir. Bu konum maddi konularda bolluk ve bereket demektir. Eğer Satürn zararlı görünümde ise 5. evdeki Mars bir çocuk kaybını işaret eder. Yani bir çocuğun erken yaşta vefat etmesini işaret eder. Mars Yay burcunda. Mars için çok olumlu bir konumdur. Kişi kendi çabaları ve zekası sayesinde gıpta edilecek bir yere gelmeyi başaracak şekilde donatılır. Mizacı nazik, sevimli ve samimidir. 6. evde ve Jüpiter olumlu değilse sağlık sorunları işareti olup 40'lı yıllardan önce bir ameliyat olasılığı vardır. Bu olaydan sonra sağlık yoluna girebilir. Kişi gezmekten hoşlanan, serüven yaşamayı ve arkadaşlar edinmeyi seven birisidir. Evlilikte istenen özellikle bir eş olması zordur ama toplumda kendini sevdirir. Yani el iyisi ev delisi olur. Tartışmalardan hoşlanan, görüşlerini savunan, eğlenmeyi, şans oyunlarını benimseyen birisidir. Bedensel ve ruhsal olarak bir sporcu gibidir. 10 derece yayda kişi yetenekleri ve çabası ile zorlukları yenecektir. Bir boğayı boynuzlarından nasıl tutacağını iyi bilir. 20 derece yayda sadece Merkür iyi konumdaysa kazanç getirir. Eğer Mars ile zararlı görünümdeyse para kaybı demektir. Bir hırsızlık tehlikesi veya değerli bir şeyin çalınması demektir. Mars Kova burcunda.
Bu konum öfkelenmeye yatkındır. Fakat kişi kibar ve iyiliksever olur. Cesur ve inatçıdır. Esrarengiz şeyleri sever ve değişiklik düşkünüdür. Okültizm yani doğaüstü bilme, felsefe ve tartışma ile ilgilenir. Bu burçta ve 6. evde tıkanıklık tehlikesi ki ekseri astım hastalığı olabilir. Kişi romatizmadan, bacakları etkileyen arazlardan ve varis ağrılarından şikayetçi olur. Mars'ın kovadaki etkisi insancıl ve iyi bir aydın çıkartır ortaya. Dünyayı değiştirmek için çalışanlardan ama etrafı tedirgin edebilirler. Zekaları keskin ve işlektir. Eşsiz fikirleri vardır ve toplum için ilginç olur. Hareketli ve meraklıdır. Bazen kışkırtıcı ve başkalarını harekete geçiren bir düşünürdür. Bağımsız ve kolay bir yaşam ister. Bu konumda Mars kişiyi geniş bir alanda yazma kabiliyeti bağlar. Bir proje bitirdiğinde yeni birine coşku ile başlar. Bulunduğu koşullar ne olursa olsun, bunlar bulundukları toplumun dikkatini çekmeyi başarırlar. 10 derece kovada bir aldatılma tehlikesi ve kovanın bulunduğu evi ilgilendiren konularla alakalı bir dolandırıcılık işareti olabilir. 20 derece kovada Mars zihin için olumludur. Eğer Uranüs iyi bir görünüme sahip ise kişi bazı orijinal fikirlerini geliştirecek ve yaşamın en kritik anlarında başındaki sorunlardan kurtulmayı başaracaktır. Yani başına sorun açan kişilerin başına sorunları geri iade edecektir. Allah'ın izni ve yardımıyla. Mars Oğlak Burcu'nda. Oğlak'ta yerleşen Mars ile yaşam sorunlu bir süreçtir. Pek çok yolculuklar ve mevki değişiklikleri kişinin kısmeti olacaktır. Sebat açısından gevşek ve düşüncesini toparlayamayan kişi daha da ötede kaprisli mizacı ile eğer Satürn iyi yerleşime sahip ise talihinden yararlanacaktır. Lakin bu kadar aşırı kaprisle bu kişiyi kimse çekemez. En fazla bir sene. Eğer Satürn zararlı yerleşimde ve olumsuz bir evdeyse Oğlak'taki Mars bacaklarda oluşacak ciddi zararlar demektir. İyi görünümlerle kişi sempatik ve çevresinde fırsatlardan yararlanmasını bilen birisi olur. Güçlü kimselerle tanışacak ve kişiliğinden olumlu bir şahsiyet geliştirecektir. Kişinin işi en önemli unsurudur ve girişken, yükselmeyi isteyen bir yaratılışa sahiptir. Karşısına çıkacak engellerden yılmadan uğraşır. Çok dikkatli ve ne istediğini bilen birisidir ve verilen görevi yerine getirir. Erkek ve kadın ikisi de gerçek, sevgiye yüz verirler. Bağlı bir eş için gerçek bir aşk gerekir. İnsanlar böyle kişiliklerle çalışmaktan keyif alırlar. 10 derece Oğlak'ta Mars kişiyi kurnaz ve daha çok esnek yapar. Şahsiyeti o kadar çekici olmasa da başarı şansı aynıdır ve Jüpiter ile Ay iyi görünümdeyse talihli ve olumludur. 20 derece Oğlak'ta kişi pek çok yolculuklara çıkacaktır. Özellikle yerleşim, yolculuk evleri olan 3. ve 9. evde oluyorsa aynı zamanda bir sağlık ve dayanma gücü işaretidir. Yerleşim 8. evde ise evden uzakta gelişecek tehlikeli bir kazayı işaret edebilir. Mars Akrep Burcu'nda. Bu konum Merkür güçlü bir konumda olmadıkça çatışmalar ve zorluklar işaretidir. Kişinin zor kullanmaktansa zeki davranması, şiddet yerine yumuşaklığı tercih etmesi gerekir. Kişinin mizacı asabi ve kavgacıdır. Sineklerin sirke ile avlanmayacağını çabucak unutur. Pek çok zorlu ve etkili düşmanları vardır ve bir yaralanma tehlikesi mevcuttur. 6. evdeki konum ciğer sorunları veya bronşit işaretidir. Bu durumda Ay zararlı görünümdedir. Eğer Venüs ve Satürn zararlı görünüme sahipseler verem işareti sayılır. Bu evdeki Mars eğer Merkür'ün iyi bir etkiyle yardımı olursa
zafer kazanmada umut verir. Bu konumda kişi ticaret ve endüstride ele aldığı işi başaracaktır. Kişi başkalarına karşı soğuk ve bencil, çıkarcı bir tutum içindedir ve isteklerine ulaşmak için hiçbir güç mani olamaz ona. İstemediği bir şeyi zorla yaptıramazlar. Tehlikeyi sever ve fiziksel risklere atılmaktan çekinmezler. Yüksek bir cinsel haz duygusu vardır. Bunu iyi yönlendiremezse çok zorlanır. 10 derece akrepte Mars güzel bir sağlık ve canlılık verir. Eğer Güneş iyi bir yerleşimdeyse kişiye çok ileri yaşlara kadar yaşama şansı verir. 10. evde ise birçok işi birden takip etme durumunda kalır. 20 derece akrepte Venüs iyi bir yerleşime sahip olmadıkça aşkta hüsran ve sadakatsizlik işaretidir. Mars Balık burcunda. Bu konu bir devlet memurluğu, bir yerde çalışan veya küçük bir işteki iş adamını gösterir. Mevkisi asla pek yüksek olmaz. Fakat çok düşük seviyede de olmaz. Orta seviyede devam eder. Kişi kendisinden daha iyi durumdaki kişilerle birlikte olmayı ister ve bu durum güçlükler karşısında ona yardım eder. İhtiyatlı ve sebatkardır. Burada öteki burçlardan daha dengeli bir durum vardır. Akıllıca tutumları bunların gelecekte rahat bir hayat sağlayacak birikime sahip olmalarını haber verir. Şunu da unutmamak gerekir. Para bir vardır, bir yoktur. Allah kimilerini varlık ile, kimilerini de yokluk ile sınar. Sonuç itibariyle herkesin gideceği yer bellidir. Mars iyi etkiler almıyorsa, kişide sürekli bir beğenilmek ve sevilmek arzusu vardır. Şanssızlık karşısında cesaretlerini kaybetmezler. Heyecana ve gizli şeylere bayılırlar. Bir yazar veya sanatçı olabilirler. Bu kişiler düş kurar ve uygulamaya gelince vazgeçerler. Bu da düş kırıklığı demektir. 10 derece balıkta Mars canlılık verir. Ciddi bir hastalık olmadan uzun ve sağlıklı bir yaşam işaretidir. Bu konum aşk için olumlu sayılmaz. Sadakatsizliği ve evlilik ortağının aldatılmasını gösterir. Bundan başka bulunduğu evin gösterdiği alandaki bir kişiden gelecek hile olabilir. 20 derece balıkta Mars ağır fakat sürekli bir ilerleme verir yaşamda. Sabır ve çalışma kişinin sigortası olur ve mevkisi daima yükselir, kaygıdan uzaklaşır. Mars 1. evde. Bu konum kişinin hakimiyet teamülünü gösterir. Özellikle biri üzerinde olmaktan fazla, başkaları üzerinde denenir. Bundan başka ruhsal ve fiziksel cesareti simgeler. Mars zararlı bakış açısında ise korkaklık işaretidir ve kişi kendisinden daha güçsüz kişilere karşı harekete geçebilir. Ekseriya, anlaşmazlıklar ve çatışmaların göstergesidir. Eğer Mars yükselen burç ev çizgisine yakın konumdaysa bir duygusal veya aşk olayının habercisidir. Bu evde Mars enerji, yaşam canlılığı ve yaşam gücünün en büyük kullanımını ve enerjisini verir. Mars 2. evde. Bu evde yerleşen Mars, kişinin enerjiyi israf etmeye meylinin kontrol edilmemesini sağlar. İstekleri fazladır ve bir denge sağlayabilirse dünya servetinin önemli bir kısmının sahibi olabilir. Yaşamda kendi çalışması ve uğraşlarıyla para kazanmasını öğrenecektir. Mars iyi etki almışsa pek çok gerçekleşebilir fikirleri vardır. Aktivitesi kabından taşar. Fakat karmaşık olacaktır. Onda bir sistem gevşekliği söz konusudur. Fakat bu eksikliğini iyi bir hafıza ve organizasyon duygusu ile giderir. Bundan başka Mars burada kişiyi lider yapar ve Merkür veya Jüpiter'in olumlu katkısıyla emrinde çalışanlar
yaptığı hataları giderirler. Eğer Mars iyi görünümde ve kendi burçlarından birinde yerleşmiş ise talihli bir etkisi vardır. Eğer Jüpiter ikinci ev ile faydalı görünümde ise kişi başarılı bir evlilik yapacaktır. Bu evlilik duygusal olarak tatmin edici olmasa da zenginlik ve parasal yönden faydalıdır. Yani aşk evliliği değil, maddiyat evliliği olabilir. Bu evde Uranüs ve Satürn ile zararlı bakış açısında yerleşmiş ise Mars birçok sorun ve aksilik getirir ve kaçınılmayan para kaybına sebep olur. Kişi çok fazla gereksiz harcama yapabilir. Mars 3. evde. Mars'ın bu konumu kişinin çevresinde oluşan kavgaların işaretidir. Şiddetli uyuşmazlıklar çıkacaktır ve darbe veya yaralanma tehlikesi vardır. Kişiler arasında uyum ve anlaşma olumlu olmaktan uzaktır. Kişi çabuk öfkelenen, fevri mizacı ile her türlü kontrol ve iradenin kendi avucunun içinde olmasını arzu eder. Ebeveynlerinin de aynı eğilimi gösterme olasılığı soya çekim nedeniyle vardır ve barış havası olanaksızdır. Kişinin zihni eleştirici oluşu ile iyi bir eğitim yapması ve birinci sınıf bir tartışmacı veya politikacı, bir lider olması mümkündür. Bu yerleşim yolculuklar için olumlu değildir. Eğer Satürn zararlı açıdaysa bir tren veya araba kazası, hatta bir hayvan tarafından yaralanma olasılığı yüksektir. Bu konuda kişinin kendi dikkatsizliği rol oynayacaktır. Kişi ayrıca sözleşme, anlaşma ve toplumsal ilişkilerinde güçlüklerle karşılaşabilir. Eğer Mars sürükleyen gezegen, saat yelkovanı yönünde, önünde en geniş alan olan gezegen olur veya yerleşimi de buna benzer bir evde olursa, kişinin fevri, sinirli, alaycı ve tartışmacı mizacı ön plana çıkarak tüm yaşam alanlarında etkin bir rol oynar. Zorlukla başardığı bir işi bile öfkeli bir davranışı ile kaybedebilir. Mars 4. evde. Mars bu konumda evlilik ortağının erkenden kaybını gösterir. Daima yaklaşan bir tehlikenin işaretidir. Aynı zamanda dolaşım bozuklukları ve iç huzuru tahrip edecek hükmedici, despot bir karakteri belirtir. Bu konum aynı zamanda eğer Güneş, Mars ile zararlı açı yapıyorsa yangın, benzeri bir olay sonucunda mülk kaybını gösterir. Bu gezegen ayak ucu yani nadir noktasında yerleşmiş ise babanın bir kaza veya kalp krizi sonucu kaybının işaretidir. Eğer yararlı görünüme yerleşmiş ise Mars çalışma ve gayret sayesinde varlık çoğalmasına yardım edecektir. Eğer zararlı açıdaysa yaşam boyu sürecek sorunlar, aksilikler demektir. Kişi için ebeveynleriyle çatışma ve yaşlılık günlerinde sıkıntı çekmek olasıdır. Doğduğu yerden uzaklaşması daha olumlu ilişkiler getirir. Mars 5. evde. Bu konum kargaşalı bir yaşam ve organizasyonda gevşeklik demektir. Talihsiz bir kumarbazı veya spekülatörü gösterir. Kazanıyorum derken yavaş yavaş erimektir. Zevk konularında bir aktivitede işareti olabilir ama alınan lezzetin miktarı ufaktır. Çocuklar için bir tehlike uyarısıdır. Mars'ın yerleştiği burcun karakterine uyan bir hastalık geçirebilirler. Bir kadın horoskobunda zararlı bir görünüm varsa çocuk doğurması ile alakalı bir sorundur ya da sürekli düşük yapmak ya da çocuğunu erken yaşta kaybetmek olasılığı yüksektir. Eğer zararlı açıyı Neptün yapıyorsa sürekli bir düşük riski vardır. Eğer Mars olumlu yerleşimde ise kendini çocuklarının yetişmesine vakfedecektir. Çocuklar yaramaz ve başıboş olmaya yatkın olduklarından sorunlarla karşılaşacaktır. Buna karşın yaşamda başarılı olmak için
her türlü şansı ele geçirecektir. Lakin büyük bir zaman kaybı yaşayacaktır. Mars'ın bu konumu kişide aşırı cinsel dürtüler oluşturur. Cinsel kıskançlık nedeniyle kavga çıkarması ve evlilik dışı ilişkilere kayması olasıdır. Bir kadın için gözden düşmek riski vardır. Mars 6. evde. Mars'ın buradaki yerleşimi olumsuzdur. Kişinin vücuduna, özellikle zararlı bir burçta ise yüksek ateş ve iltihaplar verir. Tersine bir konumda ise Mars güçlüyse kişinin kuvvetli bir fizik yapısı olur ve hastalıklardan etkilenmez. Bu yerleşim para kazanmak için olumludur. Kişinin yaşam için odak yaptığı maddi konularda devamlı bir yükseliş olur. Kötü bir yerleşimde ise hizmetkarlar ve çalışanlar tarafından zarara uğramak söz konusudur. Kişinin çalışanlarını dikkatle incelemesi gerekir. Kimin ne yaptığını bilmesi gerekir. Yani kendi işinin başında durması gerekir. 5. evde Akrep burcu varsa Mars kişinin yanındakilere daha çok etkileyecek ve dikkat edilmesini uyaracaktır. Mars bu konumda kişiye çok çalışma enerjisi verir ve tembel kişilere dayanamaz, tahammül edemez. Etrafında da kendisi gibi çalışkan, becerikli, yetenekli kişilerin olmasını ister. Tembelliğe asla tahammül edemez. Mars 7. evde. Mars burada kişiye yüksek seks duyguları verir ve erkenden evlenmesine veya aşk ilişkilerine girmesine neden olur. Gezegen iyi görünümde ise kişinin favori bir evlilik yapacağını, eşinin Mars karakterinin niteliklerini taşıyacağını, evinin yönetimini elde tutacağını gösterir. Eğer zararlı bir görünüm varsa evliliği yürütmek ve beraber olmak giderek zorlaşır. Özellikle yükselen burç kadınsı bir gezegen, Ay ve Venüs barındırıyorsa çiftlerden birinin gevşekliğinden kaynaklanan bir uyuşmazlık belirecek ve bütün yük diğerinin omuzlarına binecektir. Bu konum aynı zamanda evlilik ortağının kaybını, kötü bir sözleşmeyi ve olumsuz ortaklığı işaret eder. Olumlu bir görünüm ve Merkür ile olumlu açı yaparsa Mars'ın bu evdeki etkisi büyük şeyleri elde edeceğini, önemli yararlar sağlayacağını, olumsuz mizacını, kıskançlık ve haset gibi yeneceğini ve sürümceme gösteren davaları kazanacağını işaret eder. Mars 8. evde. Mars'ın buradaki yerleşimi yakın birinin zorlu yaşam sonunu gösterir. Eğer Mars Güneş ile zararlı açıda ise baba veya annenin erken yaşta kaybına işaret eder. Görünüm yararlı bir yerde ise kişi kendine yarar sağlayacaktır. Venüs ile zararlı bir görünüm varsa evlilik ortağının yaşam sonu demektir ve aniden olur. Bunu mizacı hükmedici ve zorludur. Bir horoskopta Mars 8. evdeyken Satürn, Uranüs veya Ay ile zararlı etkileniyorsa bir intihar teamülü demektir. Akrep burcunun doğal evinde Mars çok güçlüdür. Çok sert etkilerde kişide canilik eğilimi bile görülebilir. Bu kişiler iyi veya kötü davranışlarını gizlemeye çalışırlar. Duyguları ve tutkuları, güçlü cinsel istekleri yüksek kişilerdir. Mars 9. evde. Burada eğer güçlü konumdaysa kişiye şans verir. Fizik ve moral olarak destekler. Girişimci ve enerjik birisi yapar. Uzağı gören bir zihin ile ödüllendirilir kişi ve böylece her şeyi gerçek yüzü ve olduğu biçimde görebilir. Bu aynı zamanda bir savaşın işaretidir ve Mars güçlü bir konumdaysa başarı ile ödüllendirir. Tersi durumda eğer zararlı bir görünüm varsa depresyon eğilimi, dikkat gevşekliği ve ekseriya ebeveynler ile sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar söz konusudur.
Bu evde Mars yolculuk sevgisi verir. Mars 10. evde. Başucu noktasındaki Mars'ın etkisi eğer güçlü konumdaysa oldukça yüksektir. Çok rizikolu girişimlerin olumlu yöne dönmesinde ve başarı elde edilmesinde favoridir. Bu yerleşim kişinin tüm zorlukların üstesinden gelmesini ve tüm düşmanlarını alt etmesini, bir lider veya diktatör olmasının işareti olabilir. Çatışmalar ve çeşitli zorluklar kişinin kısmetinde vardır ama bunların üstesinden gelecek güçtedir. Eğer horoskopun genel olarak olumlu ise kavga ederek otoriteyi ve gücü sağlayacaktır. Olumsuz bir görünümde bu durum farklıdır. Kişi otoritesiz bir askerdir, disiplinsizdir, çalışanlar üzerinde hakimiyet kuramayan bir patrondur. 10. evde Mars güçlü ise kadınlar yönünden başarı getirir. Fakat anne ile bazı anlaşmazlıklar neden olur. Eğer Satürn 4. evde ise babanın erken yaşta kaybını gösterir. Aynı zamanda bir akrabanın vakitsiz yaşama veda etmesidir. Mars'ın 10. evdeki yerleşimi kişiyi daima inatçı yapar. Eğer Mars'ın konumu ve görünümü zararlı ise kişinin yaşamı en kötü felaketler ile dolu geçer. Hapse girmekten ani yaşam kaybına kadar her türlü kötülük ile karşılaşabilir. Fakat kişi çok şanslıdır. Şansını kullanabilirse şayet başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Mars 11. evde. Bu konumda genellikle zararlıdır. Çeşitli çatışmaları, fiziksel tahribatı, arkadaşlardan ve sosyal çevreden kaynaklanan sürtüşmeleri gösterir. Ebeveynler ile çocuklar arasındaki anlaşmazlıkları ve gerginlikleri işaret eder. Eğer Satürn 5. evde ve zararlı bir görünüm yapıyorsa çocukların kaybı anlamındadır. 11. evde güçlü konumdaki Mars kişiye güç ve irade verir ve kendisini sevmek yerine korkulan bir lider yapar. Fakat bunun için Venüs, Güneş veya Jüpiter horoskopta olumlu görünüm yapmalıdır. Mars güçlü hırsların gezegenidir ve bu da kişide güçlü yönelişler oluşturur. Kuvvetli amaçları vardır. Fakat daima başkalarına acı ve üzüntü vermek pahasına gelişirler. Kişi sanki intikam almak için dünyaya gelmiş gibidir. Bu konum çok risklidir. Mars 12. evde. Mars burada genellikle aptallığa varan bir saf dillilik oluşturur ve sonunda bu durum çatışmalara ve sorunlara sebep olur. Eğer Venüs 7. evde etkilenmiş ise skandallar ve sadakatsizlikler söz konusudur. Eğer 7. evde Merkür yerleşmiş ise kanuni sorunlar işaretidir ve kişinin hapse girme tehlikesi vardır. Eğer Ay 9. evi etkiliyorsa kişinin yaşam sonu tımarhanede gelebilir. Bu evde Mars olumlu değildir ve kişiye bir kaza veya ameliyat nedeniyle bir risk söz konusudur. Güneş, Venüs veya Jüpiter'in iyi ve olumlu etkileriyle kişi zorlukları yenebilir. Fakat genel olarak yaşam kasvetli ve amaçsızdır. Bu konumdaki kişinin etrafındakilere sürekli iyilik yapmaktan vazgeçmesi gerekir. Çünkü iyilik yaparken kendi hayatından çalıyordur. Bu sebeple öncelik daima kendi şahsına verilmelidir mutluluk için. Uranüs Koç burcunda. Uranüs burada kişinin aşırı özgürlük meylini, arzu gücünü, fikirlerinde değişmezliği, yiğitliği ve düşünce sağlamlığını gösterir. Maddi görünüm açısından kişi bir yuvarlanan taşa benzer, sürekli bir değişim isteği gösterir.
Bu da onun mevkisini etkiler. Zaten mevki makam da onun umrunda değildir. Bu durumda şüphesiz onu daha çok maddi olmak yerine entelektüel yapan bir unsurdur. Kişi oldukça uzun boylu. Özellikle Uranüs yükselen burç üzerinde ise güçlü bir yapısı ve oldukça renkli görünüşü vardır. Kişinin yükselme hırsı ekseriye maddi kazançlar yerine ün ve şeref kazanmaya iter. Bu da özellikle Uranüs 10 derece Koç'ta yerleşmesiyle mümkün olabilir. Belirli bir süre karşı konulan zorlukları yenmek, metanetli olmakla talih çarkı kişiye istediği duruma getirecek duruma çevrilir. Uranüs'ün 20 derece Koç'taki yerleşimi zararlıdır. Bu evin son onluğundayken gezegen tehlikeler ve beklenmeyen olaylar getirir. Olayların türü gezegenin bulunduğu eve göre değişir. Örneğin 10. evde bir mevki kaybını, 7. evde evlilikte ayrılmayı, boşanmayı, 6. evde aniden hastalanmayı gösterir. Uranüs Boğa burcunda. Bu konum kişinin okültizm yani doğaüstü güçler gerginliğini indirecek bir yerleşimdir. Mizacı sezgili, ihtiraslı, ekseri inatçı fakat iyi inanç sahibidir. Çok kere duygularında anormallikler görülür ve aşkı kapsayan tuhaf fikirleri olur. Boğada iyi görünüm alan Uranüs, kişiye iyi bir mevki getirir. Ama çoğunlukla küçük yerlerde kalır. Bir kasabada örneğin. Ayrıca bu gezegen toprakla uğraşacak yapılan işlerde de başarı işaretidir. Kişi yalnızlığı sever ve ketumdur. 10 derece boğadaki konumda ise gezegen mutlu bir özgül yaşam için favori sayılmaz. Çiftler arasında birbirlerine karşı sempati duyulmaz. Aralarındaki ilişkide uyumsuzluk göze çarpar. Eğer Ay ve Venüs zararlı açılarla ise bıkkınlık baş gösterir. Kişi bazı şeylere tahammül edemez. Uranüs İkizler burcunda. Bu yerleşim okültizm, doğaüstü güçler üzerinde çalışma yapmaya elverişlidir. Eğer Merkür, Güneş ve Ay gezegeni güçten düşürmezse kişiye deneyüstü kültür verir. Bu burçta gezegen insana resmi bilimden 50 yıl ileride olan bir bilim kafası verir. Ayrıca yaratma merakı olan mühendisler için olumlu konumdur. Eğer Uranüs 20 derece ikizlerde ise ortaya koydukları yeni uygulamalardan parasal bir kazanç da elde edeceklerdir. Başkaları için alışık olmadıkları bir entelektüel yüz ile doğan bu insanlar bazen deli, bazen de çizginin dışında birisi olarak görülecektir. Bu sıfatları yakıştıranlar dar görüşlü ve gelişmemiş kişilerdir ve gerçekte kişi dengeli ve iyi gelişmiş birisi sayılır. 10 derece ikizlerde Uranüs'ün konumu öyle yararlı sayılmaz. Zihin o kadar düzenli değildir. Ruh haletinde değişimler ve akıl üretiminde engeller vardır ya da dış bir müdahale. Sahip olduğu özgür zihine rağmen kafası olgunlaşmış sayılmaz. Beyinde bir boşluk vardır. Eğer bu görünüm 6. evde ayın zararlı bir görünümü altında olursa zihin arazlarına Merkür'ün zararlı görünümü ile de felç meyline işaret sayılır. Uranüs Yengeç burcunda. Çok iyi bir görünüm bulunmuyorsa bu yerleşim çok talihli sayılmaz. Özellikle kişinin 35'e kadarki ilk bölümünde her şeyin sarsılmasına neden olur. Mizacı kıskançtır ve ters giden kaderi yüzünden dünyaya küskündür. Yaşamda yolunu uzun süre arayacaktır. Ancak ayın iyi bir görünümü altında 40'lı yıllarına doğru belirli bir görevde veya iş alanında denge sağlayacaktır. Bu yerleşim aynı zamanda evlilik için iyi sayılmaz.
Özellikle erkek horoskobunda böyledir. Gecikebilir veya kişiyi mutsuz yapar ve bu durum 10 derece yengeç yerleşiminde barizdir. Bu konumda ilk 10 derece Uranüs keza kazalara ve yaralanmalara işarettir. Eğer 6. evde ise çeşitli mide sorunları çıkar. 20 derece yengeçte yaşamda epey bocalamadan sonra talihin açılacağını gösterir. Özellikle ileri yaşlara doğru kişinin çevresinde bulunanların yardımı ile başarı kazanılacaktır. Eğer kişi Mars ve Güneş'in iyi görünümü ile destekleniyorsa bazı sürelerde talihi dönecek olup bundan yararlanması gerekir. Uranüs Aslan burcunda. Aslan'da olumlu görünümdeki Uranüs kişi için talih sayılır. Kişi gururlu ve mağrur, cömert ve güzel görünümlü olur. Ciddi fakat asil bir yüz görünümüne, özellikle yükselen burçtaki yerleşimiyle kazandırır. Mizacı doğuştan liderdir ve bunu da kuvvet kullanarak kazanabilir. Kaygı duyacağı pek çok düşmanı olacaktır. Bunlara karşıt olmaktan çekinmeyecek ve en kısa sürede pes edeceklerine inanacaktır ve pes ettirecektir. Çocukluğunda gösterdiği özgür karakteri ailesi tarafından hoş karşılanmaz ve uzun bir zaman için bekar yaşar. Yükselme hırsı ruhunu tedavi eder ve ileride bir gün çocukluk yıllarının talihine karşı intikamını alacağına inanır ve intikamını da alır. Bu nedenle başarılı olur. Fakat pek çok güçlükleri aştıktan sonra özellikle Uranüs 20 derece Aslan konumunda ise bu durumda aile ciddi uyuşmazlıklar, özellikle baba ile uyuşmazlık göze çarpar. 20 derece Aslan'da özellikle kadın horoskopunda Uranüs kişiye evlilikten beklediklerini getirmez. Evlilik ortakları arasında uyumsuzluk ve ahenk eksikliği vardır. 7. evde Mars ve Güneş'in zararlı bakışıyla kısa bir zaman içinde boşanmayı haber verir. Uranüs Başak Burcu'nda. Bu konumda kişiye maddi duyularda gevşeklik verdiğinden iş yaşamı için olumlu bir başarı verici konumda sayılmaz. Merkür'ün iyi bir yerleşimi olsa bile bu sadece iş yeteneğini gösterir ama elle dokunur bir sonuç hasıl etmez. Eğer gezegen 10 derece Başak'ta ise iş konusundaki ters gitmeler kişiyi sarsar. Diğer yandan bu yerleşimdeki Uranüs kişiye eczacılık veya edebiyat alanında başarı sağlamak yeteneği bağışlar. Edebiyat konusunda orijinal çalışmalar yapar. Maddi başarılar ise daima geç ortaya çıkar. 1. evde Başak'a yerleşmiş Uranüs kişiye güzel ve çekici yapar. Bir kadın için 20 derece Başak'a düşmüş Uranüs ondan daha yaşlı ve daha iyi ekonomik seviyedeki bir erkek ile evlenmesini gösterir. Bu birleşme büyük mutluluk getirir. Özellikle Venüs ve Ay iyi görünümle destekleniyorsa. Uranüs Terazi burcunda. Burada Uranüs kişiyi sanat, edebiyat, resim veya müzik alanlarına meraklı yapar. Ve bu konularda orijinallik ve yenilik getirici çalışmalar yaptırır. Çalışmaları ile başkalarının beğenisini kazanan kişi bunlar sayesinde yaşamında maddi yarar da sağlar. Eğer kişi bir sanatkar olmasa da karakterinde bulunan yenilikçilik, çalışma ve gayret sayesinde kendine seçtiği alanda başarılı olur ve maddi konfor sağlar. Bu yerleşim beraberlikler veya ortaklıklar için olumlu sayılmaz. Uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar ve davalar getirir. Eğer Mars'ın zararlı açısı varsa, özellikle politik alanda olmak üzere kanuni sorunlar zuhur edecektir.
10 derece terazideki Uranüs ile yararlı görünüm yapan iyi karakterli gezegenler kişiyi doğduğu sosyal seviyeden daha yukarılara çıkartacak başarılı meziyetlerle donatır. Bu durumda olumlu sonuçlar elde edilir. Aynı durum Uranüs'ün 20 derece terazideki konumu için uygularsak bu sefer yerleşim 5. veya 11. evde oluyorsa, Mars ve Satürn'ün zararlı görünümleri varsa çocuklar için yıkım sayılır. Uranüs Yay burcunda. Gezegen Yay burcundayken kişiye hüner ve sağlamlık verir ve Mars'ın olumlu bakış açısı ile desteklenirse onu sporda çok başarılı yapar. Burada Uranüs temkin ve basiret, sağlıklı zihin kapasitesi, azim, itidal, güzel tavırlar işaretidir. Genel bakış açısından eğer güneş zararlı etkilemiyorsa kişiyi başarılı yapar. 10 derece yayda birçok üzüntüye neden olacak zorluklar getirir. Fakat bunlar maddi olmak yerine daha çok moral açısından etkilidir. Başarı kişinin gayretiyle onu ödüllendirecektir. 20 derece yayda Uranüs felsefe çalışmaları için büyük bir kabiliyet verir. Aynı şekilde doğaüstü konularda da kişinin ilgisi çoğalır. Burada fikir olarak yeni bir düşünce okulunun kapısını açmaya yöneltir. Bu konum zihni faaliyetler için muhteşem bir konumdur. Kişi kafasına taktığı her şeyi yapar ve pes etmek lügatında yoktur ve pes etmeyen birisini hiç kimse yenemez. Uranüs Kova burcunda. Eğer Uranüs zararlı görünümlerden temiz ise ve burç köşe evlerden birindeyse, kişi seçeceği kariyerde çok başarılı olacak ve iyi bir mevki elde edecektir. Özellikle bu durum metal işlerinde veya yolculuk gerektiren işlerde olacaktır. Kişi mizaç olarak iyi kalpli ve mükemmel bir entelektüeldir. Ekseriya, evlilik için yararlı bir konumdur. Biraz geç safhalarda olsa da çiftler arasında büyük bir uyum yerleşir. 10 derece Kova'da Uranüs servet kazancı açısından faydalı sayılmaz. Bundan başka yaşamda duygusal sorunlar sebebiyle kargaşalara neden olur. 20 derece Kova'da ise çok olumlu konumdadır. Eğer etkilenmiyorsa büyük başarılar vaat eder. Bunlar hep beklenmeyen zamanlarda olur. Fakat hiçbiri kişinin ruhsal dengesi ve entelektüel kalitesinin kapsamı haricinde değildir. Uranüs Akrep burcunda. Eğer yerleşim 3. veya 9. evde oluyorsa ve zararlı etki yoksa kişinin okültizm, doğaüstü bilimi çalışmaları için favoridir. Kişinin hamarat bir zihni vardır ve ilginç konularla ilgilenmesini sağlar. Kendini saklayan ve sakin, temkinli mizacı ile garazkar veya tacizkardır, inatçıdır. Zararlı görünümler onu bir şeyden çekinmeyen birisi yapar ve başarı kazanmaya kendini uyarlamasını bilir. 8. evde Uranüs akrepteyken zorlu bir yaşam sonunu gösterir. 10 derece akrepte Güneş ve Ay ile yararlı görünüm yapan Uranüs uzun ve sağlıklı bir yaşam demektir. Fakat kişinin görevinde veya mevkisinde pek çok değişimleri gösterir. Akrepte 20 derece konumdaki Uranüs oldukça zararlıdır. 12. 2. veya 5. evlerde kişiye büyük dertler açacak kanuna aykırı girişimlere sürükler.
Uranüs Oğlak Burcu'nda. Oğlaktaki Uranüs evlilik veya dostluk için olumlu değildir. Kişiyi insanlardan kaçan ve hem cinsinden uzak kalmaya bakan bir mizaç verir. Bekarlıktan hoşlanır ve soyut çalışmaları sever. Bu konumda okültizm doğaüstü çalışmaları için biçilmiş kaftandır. 10 derece Oğlak'ta kişiyi kendi çabaları ve mahareti ile başarılı yapar. Ne istiyorsa o olur. Olumlu bir görünüm ile endüstride başarılı olmak için iyi bir konumdur. Kişi mizacı dolayısıyla bir liderdir. Doğuştan liderlik özellikleri taşımaktadır. 20 derece Oğlak'ta Uranüs yaşamın belirli bir süresinde tehlikeler getirir. Bunların türü gezegenin bulunduğu evin özelliği ile bağımlıdır. Yine de uzun ve sağlıklı bir yaşam için iyi bir işarettir. Tabii ki ay tarafından kötü görünüm yapılmamak şartı ile. Uranüs Balık burcunda. Balıkta Uranüs çok fazla güç ve cesaret üretmez. Fakat kişiyi dürüst, gelişme meraklısı ve değişiklik aşığı yapar. Bundan dolayı da yolculuk için olumludur. Kişi üstün yeteneklerle donatılmamıştır. Fakat talihlidir ve ötekilerle durumu dengelenir. Ruh bilimi için olumlu konumdur. Fakat Satürn'ün zararlı bir görünümü ile Uranüs burada melankoli, depresyon, kötümserlik ve nevrasteni oluşumu sayılır. 10 derece Balıkta kişi sadık birisi değildir. Parasal konularda güvenilmez. Bu durum başka ciddi bir neden olmaksızın eşinden ayrılmasını gösterir. 20 derece Balıkta Uranüs kişinin mevkisi için çok olumludur. Gezegenin bulunduğu evin yaşam alanında kişiye talih getirir. Eğer zararlı etkilenmiyorsa şans oyunları veya spekülasyon yolu ile bir kazanç göstergesi sayılmalıdır. Uranüs 1. evde. Bu konumda Uranüs kişiyi meraklı, özgün, bağımsız ve inatçı bir zihin sahibi yapar. Kişi genel olarak kültürlüdür ve ilginç fikirleriyle çevresindekileri şok yapar. Yalnızlığı ve zihni meşgaleyi sever. Pek çok mücadele ve zorluklardan sonra özellikle bazı mesleklerde emin ve başarılı mevkiyi ele geçirecektir. Genel olarak yükselme hırsına sahip olduğundan yaşamdaki mevkisi kendisinden hiç memnun olmama huyundan hep yükselecektir. Uranüs etkisi burada kişiyi en yüksek yere kadar yükseltme yönünde çalışır. Zararlı etkiler ile kişi anarşik ruha sahip olur. Kurulu düzene karşı hareket eder. Kendisi gibi olan zarar vermeye meyilli kişilerle birleşir ve öç alma duygusu ile hareket eder. Bu konum daima bir bencillik ve menfaatperestlik işaretidir. Böylece 1. evdeki Uranüs iyi veya kötü olabilecek birisini çizer. Kişinin iyi veya kötü olmasını çevresindeki kişilerin karakteri belirler. Uranüs 2. evde. 2. evdeki Uranüs iş meselelerinde olumlu değildir. Kişiyi müşterilerinin istekleri ve kaprisleri karşısında idare etmesine yetecek kadar elastikiyet vermez. Bununla beraber iyi görünümlü olursa gezegenin yönettiği işlerde süratli bir kazanç getirir. Bu iş konuları şunlar olabilir: elektrik, bilim, metafizik ve finans. Aniden değişimler getirir. Büyük kayıplar veya beklenmeyen kazançlar gibi. Merkür ile kötü görünümde bir iş adamı için maddi kayıp demektir. Kısaca özetlersek, Uranüs'ün buradaki konumu, gezegenin zararlı veya faydalı görünümünde olmasına göre gelişen bir durumu içeren bir olay olarak kabul edilmelidir.
Uranüs 3. evde. Buradaki yerleşim kişinin zihniyeti için yararlıdır ve ona mesleğinde ilerlemesinde yardım eder. Bulunduğu meslek uğraşanlarının dikkatini çekmesini sağlar. Bir yazar veya sanatçı olarak hizmet edecek bir kişilik kazandırır. Sanatçı ve oyuncuyu birbirinden ayırt etmek gerekir. Sanatçı toplum için yararlı işler yapar. Oyuncu sadece para kazanmak için uğraşır. Kabiliyeti kendisine özgüdür. Ne istediğini bilir ve bunları ekseriya acı ve kinayeli kelimelerle açıklar. Bu durum aklı zayıf kişilerde şok yaratır. Fakat kişiyi kendinden kuvvetle korkulan birisi yapar. Çocukluğunda kişiyi yetiştirmek oldukça zordur. Ebeveynleri bu çocukla nasıl başa çıkacaklarını merak eder. Üzülmek yersizdir. Çünkü Uranüs kötü yerleşmedikçe çocuk yaşama damgasını vuracak bir duruma ileride gelecektir. Bu konum aynı zamanda yolculuk göstergesidir ve kişi uzun bir zaman için aynı yerde kalamaz. Gezerken iş yapan, iş yaparken gezen tiplerden birisidir. Gezmeyi sever. Uranüs 4. evde. Yuva evinde bu bağımsız gezegen ne pahasına olursa olsun özgürlüğe meyleden haliyle kişinin öznel yaşamı için zararlı yerleşmiştir. Kişi evlenmemesi için koşullandırılmıştır. Ya boşanarak ya ayrı yaşayarak veya başka bir durumda ailesinden kopar. Ailesi zaten aile olmuş olsa onu bir başına bırakmaz. Bundan başka bir miras nedeniyle ortaya çıkan bir dava veya anlaşmazlık girer ailesiyle arasına veya mesleğini yahut işini alakadar eden bir sorun çıkar. Gezegenin bu yerleşimi okültizm, doğaüstü bilimi ve metafizik için iyi bir göstergedir. Ayrıca muhteşem bir mühendislik konumudur. Uranüs 5. evde. Uranüs burada iyi konumda sayılmaz. Maddiyatı sarsan bir etkisi vardır. Çocuklarla ilgili sorunlar çıkacaktır. Fakat Uranüs zürriyet için favori değildir. Bir kadın için eğer gezegen bereketli burçlardan yengeç, akrep, balık birinde ise çocuğun doğumu ile alakalı bir sorun olacaktır. Genç yaşta kaybedilir ve sebebi ekseriya menenjit olur. Uranüs bu evde spekülasyon başarısını önler ve beklenmeyen önemli miktarda para kaybına sebep olur. Uranüs 6. evde. Bu konum ekseri tuhaf ve garip sinirsel arazlara bir işarettir. Bu arazlar hatalı teşhis veya uygun tedavi eksikliği nedeniyle kronik hale bürünürler. Uranüs daima lider yapmaya meyilli olduğundan hizmetkarlar ve çalışanlar evinde olumlu sayılmaz. Bu kişilerle ilgili ciddi sorunlar çıkmasına neden olur. Bu konumdaki kişi eğer birilerine hizmet ediyorsa burada çok farklı bir amacı vardır.
Uranüs 7. evde. Burada Uranüs evlilik için yararlı değildir. Hiç olmazsa gecikmesine neden olur. Yasak ilişkilerin en açık işaretidir. Evlilik meydana geldiğinde çiftler arasında karakterlerin uyuşmaması demektir. Fakat ekseriya sonraki devrelerde meydana çıkar. Burada dikkat edilecek husus 7. evde bulunan gezegenin kişinin evleneceği insanın kesin bir tanımını vermesidir. Her durumda evlilikte ev yaşamı olumlu olmayacaktır. Çünkü çiftlerden biri uzun bir süre evinde kalamayacaktır. Bu meslek nedeniyle bulunduğu yerden uzaklaşmak olabilir, tayin olabilir ve benzeri şeyler olabilir. Eğer Ay Uranüs ile zararlı bakış açısı yapıyorsa bunun anlamı ayrılma ve boşanma demektir. Uranüs 8. evde. Bu konumda özellikle Mars ile kare açı yapan Uranüs, ekseriya bir kaza nedeniyle zorlu bir yaşam sonunu gösterir. Her şart altında evlilik ortağı yüzünden para kaybıdır ve bir miras konusunda çıkan zorluklardır. Eğer Uranüs iyi yerleşmiş ise başkalarına soğuk gelen mesleklerden para kazanmaktır. 1. evdeki yerleşimi gibi burada da Uranüs kişiye inziva meyli verir. Çevresindeki kişilerden gördüğü kötülükler nedeniyle inzivaya çekilmiş olabilir. Uranüs 9. evde. Burada Uranüs zihni ilgilendiren konularda favoridir ve kişiye metafizik ve okültizm konularına zapt edilemez bir çekicilik yapar. Düşünce okulunun lideri yapar. Kişi başkalarının kendi fikirlerini uygulamasını ister. Yeni fikirler konusunda yaratıcı bir zihni vardır. Bu ev uzun yolculuklar alanıdır ve Uranüs yolculuk için favoridir. Fakat yolculuklar daima maceralı ve hazırlıksız yapılacağı için sorunsuz olmayacaktır. Muhakkak ufak tefek sorunlar çıkacaktır. Lakin kişi bunların üstesinden gelebilecek kapasitededir. Uranüs 10. evde. Eğer yerleşim olumlu burçta ve görünüm zararlı değilse, yüksek bir mevkiye geçebilmek için fırsatlar çıkaracaktır. Bu mevki yüksek dereceli bir yer olacaktır. Fakat bu durum aynı zamanda rekabetten kaynaklanan zorluklar ve zorlu bir yaşam sonu tehlikesi getirecektir. Ayrıca çalışanların neden olacağı sorunlar nedeniyle aşağı düşüş söz konusudur. Çünkü Uranüs Satürn gibi alıkoyucudur. Önemli beklenen bir zamanda yapılan kapris pek çok zarar getirecektir. Buradaki anlamı bir mevki kaybını işaret eder. Ayrıca bu konum okültizm için yararlıdır. Zararlı görünümlerle daha çok olumsuz olur ve yaşamda değişiklikler oluşturur. Servetle ilgili konularda çoğunlukla bir kabiliyetsizlik işaretidir.
Uranüs 11. evde. Bu konum gizli kapaklı şeylerle bağlantılı arkadaşlar veya tanıdıklar işaretidir. Kişinin gizli topluluklarda veya bir daire içinde tanınmasını sağlar. Zararlı bir görünümle gruplar için olumsuzdur ve arkadaşlar nedeniyle kayba uğramayı gösterir. Tersi durumda eğer Uranüs iyi görünümdeyse tanıdıklar veya çok acil durumda ortaya çıkan yardımlar vasıtasıyla beklenmedik kazançları işaret eder. Aynı zamanda tanınmayan dostları, bilinmeyen düşmanları görünüme göre ve bunlardan çıkacak incinmeleri veya yararları gösterir. Uranüs 12. evde. Bu konumda iyi bakış açıları yapıyorsa küçük bir gayretle ve gizli işlerden kazanılacak bir gelir işareti vardır. Zararlı açılar olmasa da bu gezegenin 12. evdeki konumu resmi görevler için faydalı sayılmaz. Uranüs zararlı yerleşimde ise zorlu rekabetleri ve düşmanları işaret eder. Bunlardan gelecek incinmeleri ve zararları gösterir. Yalnız sizlerle rekabet halinde olmayan birini de yenemezsiniz. Bunu da unutmayın. Bazen de davalar vasıtasıyla gelecek güçlükleri gösterir. Bazen de sinirsel arazlardır. Kişinin beynini kapsayan. Merkür ile zararlı görünüm ise hırsızlık veya ödenmeyen alacaklar, ciddi parasal sorunlar ve bu nedenle mevki kaybıdır. Venüs Boğa burcunda. Venüs burada doğal evindedir ve iyi görünümde ise evlilik için favori sayılır. Kişiler arasında kalplere ve beş duyuya uyum ve ahenk getirir. Kötü yerleşimde ise vefasızlık ve kararsızlık getirir. Fakat nazik bir eş demektir. Venüs ile Mars kavuşumda veya kara görünümde ise Venüs'ün her konuda başarı vermesi gerekir. Bulunduğu evin yaşam alanına göre vereceği şans değişir. Kişinin sevgi konusunda maddesel yaklaşımı olur. Yaşamının güven verici bir ortamda rahat ve huzur içinde geçmesini ister. Varlıklı olmayı yaşam sigortası olarak görür ve kendisine uygun bir eş bulmadan asla evlenmez. Temelde tutucu olduğundan denenmiş ve tutmuş işlere girişir. Riske kendini atmaz. 10 derece boğada ise evlilikte sadakatsizlik işaretidir. Kıskançlık ve duygularda değişimlere neden olur. 20 derece boğada çılgınca hislerin göstergesidir. Kişinin aşık olduğu insan onun yaşamına ayak uyduramaz ve bundan büyük sarsıntıya uğrar. Eğer Satürn Venüs'ü etkiliyorsa sayısız üzüntü demektir. Özellikle 3. evde Merkür veya Ay ile görünümü duygular ile bağlantılı bir yolculuk demektir. Sonuçta umulan neticeyi getirmez. Venüs Koç burcunda. Koç'taki Venüs pek çok arzu gücü vermez. Kişilik değişkendir ve başkalarının dediklerine kulak vermeye meyillidir. Bundan başka başkalarına güvenmeye hazırdır ve bu durum onu belirli sorunlarla karşılaştırır. Yaşamda genç yaşta aşık olmaya hazır olduğundan genç yaşta evlilikte olasıdır. 10 derece Koç'ta Venüs, evlilik kişinin tam olarak tatmin olmamasına neden olur. Hürriyetine kavuşmak ümidiyle bu duruma sessizce katlanmaya bakar. Eğer Ay Mars ile kötü bir açı yapıyorsa
evlilik ortağının yaşama veda etmesi ve ikinci bir evlilik yolunun görünmesi işareti olabilir. Eğer Venüs ile Güneş iyi görünümdeyseler, bunun tersi durum söz konusu olabilir. Birinin sevgisini kazanmakta ortaya çıkan zorluklar yenilir ve istenen sonuca ulaşılır. 20 derece Koç'ta kişinin zevklerini paylaşmayan evlilik ortağından bir ayrılığa işaret sayılır. Özellikle bu durum bir kadın horoskobunda sert ve zalim bir koca buyruğunda yaşamak demektir. Eğer Mars zararlı görünümde ise durum daha gerilimlidir. Koç'taki Venüs kişiye hareketlilik ve cinsel çekicilik verir. Davranışları neşe, canlılık ve sevimliliğini yansıtır. Temiz yüreklidir. Venüs Yengeç burcunda. Bu konum iyi bir yerleşim değildir. Aşkta vefasızlık, gizli ilişkiler ve ihanetin açık bir göstergesidir. Mars'ın zararlı görünümü ile evlilik ortağından bir ayrılık söz konusu olabilir. Evli birisiyle veya boşanmış birisiyle evlenmek demektir. Özellikle 4. evde yerleşmişse ve ay zararlı görünümde ise evlilikte uyum ve birliktelik yoktur. Yuvada sürekli anlaşmazlıklar ve çatışmalar göze çarpar. Taraflar arasındaki anlaşmazlık nedenleri anne ve kaynana olur. Eğer Venüs yengeçte iyi bir görünüme sahip ise duygular açısından değil de yaşamda başarı getiren bir işarettir. Açık bir deyimle Venüs aşkta mutsuzluğa neden olmaz. Fakat kişiyi çabucak yıpratır ve başkalarına zor dayanılacak birisi yapar. Kişi çok yumuşak ve alıngan olur. Saldırgan ve sevgisiz kişiler onu yıpratır. Sevgi onun yaşamında çok ender, düzgün gider. Dost ve arkadaşları kişiden daha düşük sosyal çevreden olabilir. Yaratılışta çekingen olduğu halde tanınmış birisi olabilir. 10 derece yengeçte zararlı gezegenlerin görünümü olmasa da evlilikte bir ayrılık işaretidir. Eğer Mars Venüs ile zararlı görünümdeyse aşk meselelerinin neden olacağı bir kaza veya yaralanma tehlikesini gösterir. 20 derece yengeçte kişi aşk meselelerinin neden olduğu tüm sorunların üstesinden gelecektir. Her şeyi bozan olaylara rağmen mutluluğu tekrar elde edecektir. Eğer evlilik ortağı güçlü bir Venüs karakterine sahipse birlikte mutlu olacaklardır. Yani ilk evliliktense ikinci evlilik kişiye daha mutlu bir hayat verecektir. Venüs İkizler burcunda. Burada Venüs kişiye pek çok arkadaş verir. Kişi herkes tarafından sevilir. Bununla beraber kişi başkalarına karşı derin duygularla bağlanmaz. Bu da arkadaşları için bir üzüntü kaynağı olur. Bazen bu konum evlilikte bir sadakatsizlik göstergesidir veya kişi başka iki kişi tarafından aynı ölçüde sevilir. Bu ikiz kısmetli burçta çocuklar güzel olurlar. Yerleşim 5. evde ise ve ay iyi görünüme sahip ise ikiz çocukları olması olasıdır. Bu kişiler için sevgi gelip geçici bir şeydir. Kısa ömürlü ve yüzeysel ilişkiler görülür. Aradıkları eşi çok ender bulabilirler. Ağır işleri ve yaşamın güçlüklerini sevmez. Bunlar kadın veya erkek olsun hileye yatkın olurlar. 10 derece ikizlerde aşkta vefasızlık ortaya çıkar. Sevilen tarafından sorunlar ve kıskançlıklar işaretidir. 20 derece ikizlerde Venüs'ün etkisi iyileşmiştir. Gezegenin bulunduğu evin yaşam sahasındaki işlerde başarı getirir. İlerlemenin, dostluğun, sadakatin ve iyi şöhretin simgesidir. Kişi ne yaparsa yapsın hep güzelliklerle karşılaşır. Venüs Aslan burcunda. Zararlı bir bakış açısı olmadıkça Venüs bu konumda evlilik için olumludur. Yaşamın gençlik çağlarında meydana çıkar.
Evlilik kişiye onur, mutluluk ve memnunluk getirir. Aynı durum zararlı bir görünümde ortaya çıkar. Fakat mutluluk uzun sürmez ve bıkkınlık başlar. Kişi veya partneri yaşamın gerçeklerinden bir haberdir ve bunları tanıyıncaya kadar çeşitli sorunlar ve anlaşmazlıklar evliliği yıpratabilir. Bu durum özellikle 20 derece Aslan'da olur. 10 derece Aslan'da ise bir sadakatsizlik söz konusudur ve evlilik eşlerden birinin ölümüne veya ihanetine kadar devam eder. Eğer Mars zararlı açıda yerleşmişse kısa süreli de olsa anlaşmazlıklar görülür. Fakat eşler arasındaki fiziksel çekim devam eder ve evliliği sürdürebilirler. Bu kişiler her türlü cinsel heyecanı severler. Duygusal ilişkiler kötü sonuç verecek olsa da sevmeye devam ederler. Bazen sosyal yaşantıların zevke dönük, yüzeysel ve tahrip edici olması handikaplarıdır. Kişinin karşısındaki karaktere dikkat etmesi gerekir. Venüs Başak Burcu'nda. Başak'ta yerleşen Venüs evlilik için favori sayılmaz. Ekseri, anlaşılması tuhaf fikirlerle aşka yaklaşır. Onun aşkı fiziksel ilişkiden fazla duygusaldır. Bir bakışın 1000 sekse bedel olduğunu düşünür. Mars, Satürn veya Ay'ın neden olduğu zararlı bakış açısı ileri derecede seks düşkünlüğüne neden olabilir. Bu konum ekseriya kişiyi bekar, evde kalmış kız, keşiş ve rahibe yapar. Satürn ve Venüs arasındaki bir görünüm de seks sorunlarına neden olabilir. 20 derece Başak'ta Venüs sevmek için olumlu sayılmaz. Bazen kişinin kendinden yaşlı birisiyle evlenmesini gösterir. Yaşamın sonraki devrelerinde kişiyi zorlar. Venüs'ün buradaki konumu kişi için manevi yalnızlık demektir. Manevi yalnızlık maddi kalabalıktan daha üstün bir şeydir. Anlayana. Venüs Terazi burcunda. Venüs'ün doğal evinde gezegen ülkücü bir aşk karakteri verir. Her şeyi muazzam, güzel ve asil gösteren süper bir mizaç oluşur. Sanatçılar ve kibar erkekler için ideal bir konumdur. Kişi asil ve zengin bir evlilik yapar ve mutluluğa gömülür. Bu durumu ancak Güneş ile kavuşumda olan Venüs bozabilir. Böyle olursa çok geçmeden ayrılık gelir. Pek çok mutlu evlilikte olduğu gibi burada da kıskançlık ve çiftlerin çevresinde bazı sorunlar olacaktır. Fakat yine de birbirlerini anlayışla karşılamak ve sevgilerini onarmak için hemen harekete geçerler. 10 derece terazi konumu erkek için çok olumludur. Yaşamda talih yüzüne gülecek ve yükselecektir ve bunu kendi çabası ile gerçekleştirecektir. Bu görünümde Venüs kişiye hem aydınlık yüzünü hem de karanlık yüzünü göstererek onu başarıya ulaşan yolda taşıyacaktır. 20 derece terazi durumunda Venüs uyum ve bereket simgesidir. Fakat Mars ile Venüs arasındaki zararlı açı çocukları kapsayan kaygılar getirir. Bu durum özellikle 5. ve 11. evlerde meydana gelir. Venüs terazide kişiye gerek fizik gerek ruhsal yönden güçlü ve çekici yapar. Sevimli, kibar ve yatıştırıcıdır. Aşkın duygusal yönüne daha değer verir. Ortaklıkları şans ve para getirir. Venüs Akrep burcunda. Mars'ın doğal evinde Venüs olumlu sayılmaz. Duyguları ve ilişkileri sarsan ve zarar veren sorunlara neden olur. Bulunduğu evren, yaşam alanında bulunan konularla ilgili tehlikeler çıkarır ortaya. Yerleşim 6. evde ise tenasül sisteminde sorunlar belirir. 5. evde ise çocukların erken yaşta kaybını simgeler. 8. evde ise eşin erken yaşta kaybı demektir. Bir kadın horoskobunda bu konum yıkıcıdır. Bir erkek horoskobunda ise tam bir felakettir.
aşkta anlaşmazlık ve hüsran ve genç bir kızın ihanetine işarettir. Eğer Ay Venüs ile zararlı açıda ise, yerleşim 4. evde oluyorsa bu gayrimeşru çocuk demektir. 10 derece akrepte karı koca arasındaki anlaşmazlık, boşanma ikinci evlilik göstergesidir. İkinci öncekinden daha başarılı olacaktır. Bir erkek horoskopunda evli bir kadın ile yasak bir ilişki demektir ve kadının eşinin bu ilişkiyi öğrenmesi ve çok tehlikeli durumlar ortaya çıkması söz konusu olabilir. Eğer Mars Venüs ile görünüm yapıyorsa bir kaza söz konusu olabilir. 20 derece akrepte evlilik hayatında hoşnutsuzluk, anlaşmazlık ve sadakatsizlik anlamı verir. 7. evde olursa bir skandal ardından boşanma ve duruşmalar demektir. Ayrıca evlilik ortağı tarafından aldatılmak işaretidir. Eğer görülen 1. evde olursa kişinin kendisi eşini aldatacaktır ya da eşi onu aldatacaktır. Venüs Kova burcunda. Venüs'ün Kova'daki yerleşimini karakterin dayanak noktası açısından incelersek, kişinin yaşam savaşında olumlu bir konum sayılmaz. Gevşek ve yumuşak, fazla iyiliksever bir mizaç verir. Eğer horoskop talihli ise Zodyak'ın bu bölümündeki Venüs olumlu değildir ve bunun tersi olarak kişinin barış içinde bir yaşam geçireceği işaret eder. Eğer burç 4. evde yerleşmiş ise yuva yaşamı uyumlu, mutlu, sorunlardan uzak olacak ve kişinin istediği her şey olacaktır. Eğer horoskop bir mücadele gösteriyorsa evli çiftlerde erken bir ayrılma ve aşk ilişkilerinde uzağı göremeyen bir duyarlılık söz konusu olabilir. Sadakatsizlik gösterilir ve yasak ilişkiler Merkür'ün yerleşimine bağlı olarak hem para hem sağlık kaybına neden olur. Kişinin başkalarının kümesinde gezmemesi gerekir. 10 derece Kovada duygusal ilişkiler yönünden Venüs kötü bir yerleşimdedir. Sefahat, hovardalık, ikiyüzlülük ve aşk ilişkilerinde hilekarlık işaretidir. Bu olgular ise kişinin maddi kazanç sağlamasına neden olur. 20 derece Kovada Venüs çok daha olumludur ve zararlı bir görünüm almadıkça ağır da olsa olumluluk ve kazanç getirir. Bunlarda karşı cinsten birinin yardımı ile gerçekleşecektir. Venüs Balık burcunda. Balıkta yerleşen Venüs, erken çağda bir evlilik ve yaşamda 2 evlilik gerçekleşmesine neden olur. Bir kadın için kendinden daha yaşlı, iyi bir mevkiye sahip bir erkekle evlenmek ve ondan yararlanmak işaretidir. Her iki durumda da çıkarcılık söz konusudur. Bir erkek için yerleşim 8. evde ise erken yaşında bekar, dul kalmasını gösterir. Jüpiter'in bu doğal evindeyken Venüs zararlı bir görünüm almıyorsa kişiye talih getirir ve özellikle köşe evlerde ise fazla bir çaba harcamadan yaşamda her istediğini elde etmesini sağlar. 10 derece Balıkta burada bazı meziyetlerini kaybeder. Örneğin aşkta aldatılma olur. Doğru olmayan sözler nedeniyle anlaşmazlıklar belirir. Sadakatsizlik ve ayrılma ortaya çıkar ve bir mevki kaybını gösterir. Eğer Uranüs Venüs'ü etkiliyorsa bulundukları evin özellikleri ile bağımlı talihsizlikler belirir. 20 derece Balıkta Venüs mutlu bir aile yaşamı getirir. Aile bireylerinin uyumlu bir iletişim sağlamasını gerektirir. Birçok sağlıklı, güzel çocuklar verir. Servet sahibi yapar ve yaşamın sonu mutlu bir şekilde tamamlanır. Tüm bunlar için kötü bir bakış açısının olmaması şartı aranır.
Venüs Yay burcunda. Bu konum yaşamda zenginliğe, onura ve zirveye oynayan büyük bir artist ve sanatçılar için çok talihlidir. Bununla beraber evlilik için olumlu değildir ve geciktirir. Yine de servet getirisi iki taraf arasında bölüşülen yasak bir ilişki söz konusu olabilir. Bu durum böyle bir aşk olmadan gerçekleşecektir. Yani tamamen çıkar ilişkisi olabilir. Özellikle bir kadın horoskobunda bir erkek tarafından maddi olarak sömürülmeye işarettir ve Mars'ın zararlı görünümüyle bir skandal ile noktalanır. 10 derece yayda Venüs kişinin yaşamında unutulmayan duygusal bir aşk verir ve yaşamın sonu uyumlu ve ahenkli olur. Eğer Venüs zararlı etki almıyorsa kişinin maddi yönden de talihi açıktır. 20 derece yayda öncelikle para ve maddiyatın geldiği bir evlilik demektir. Aşk seyrek olarak önemsenir. Mars ile Venüs arasında bir bakış açısı ve 8. evde yerleşim oluyorsa dulluk işareti veya bir dul ile evlenmek anlamına gelebilir. Venüs Oğlak burcunda. Oğlaktaki Venüs hem aşk hem de evlilik için olumlu etki yapmaz. Aşk ilişkilerinde vefasızlık, tuhaflık ve anormallik göstergesidir. Eğer Venüs iyi görünüme sahip ise ve özellikle 7. evde ise kişi kendinden yaşlı birisiyle evlenecektir. Bu kişi Satürn mizacı taşıyacak ve evlerinde hoşgörü olmayacaktır. Kasvetli ve çocuksuz geçecek bir yaşamdır. Eğer yerleşim 5. evde ve Mars kötü görünümde ise çocukların genç yaşta kaybedilmesine işaret eder. Bu konum aynı zamanda çiftler arasında anlaşmazlıklara neden olur. 10 derece Oğlak'ta Venüs bir kadından veya bir kadın hesabına tehlikeyi gösterir. Satürn'ün zararlı görünümü varsa bir kaza sonucu yaşamın kaybedilmesi demektir. Özellikle bir kadın horoskobunda. Bundan başka eğer haritanın diğer elemanları da teyit ediliyorsa Mars, Venüs ve Satürn kare görünümü yaşamın erken kaybına neden olur. Böyle bir haritada Venüs 8. evde yerleşmiştir. 20 derece Oğlak'ta Venüs konumu düzeltmiştir. Duygusal ilişkiler nedeniyle oluşacak tehlikeler halen söz konusudur. Fakat ortada bir yaşam kaybı riski yoktur. Kişi aşkta hüsrana uğrasa da yeniden kendini toparlar. Venüs 1. evde. Venüs eğer zararlı bir görünüm yapmıyorsa 1. evdeki konumu ile kişinin tüm yaşamında olumlu ve talihli etki yapar. Kişiye pek çok merak ve yetenek verir. Her şeyi sevmek ve hoşlanmak mizacı, olayları iyi tarafından görmek ve yorumlamak kabiliyeti, güzel bir endam ve biçim, uyum, ahenk ve güzellik sevgisi bunların arasındadır. Doğumda sağlık olumludur ve kişinin uzun bir ömrü olur. Ancak Mars zararlı bir bakış açısı yapıyorsa çeşitli hastalıklar ve zevk aramada aşırılık göze çarpabilir. Zararlı bir etkileşim varsa Venüs 1. evde kişiyi hovarda ve sefahat meraklısı, sadakatsiz ve pek çok aşk ilişkisine sokar. Ayrıca bronşit ve omur rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Venüs 2. evde. Venüs zararlı bir burçta yerleşmediği zaman bu konumu parasal konularda büyük bir talih göstergesidir. Kişi çok mutlu ve zengin bir evlilik yapar. Hemen hemen her yerde ve her şeyde talihli olur. Eğer 3. evde iyi bir yerleşim varsa burada Venüs kişiye dikkate değer bir sanat yeteneği ve sevgisi verir ve bundan büyük yararlar çıkarmasını sağlar. Bununla beraber kişide hem kendisi hem de başkaları için büyük bir para harcama eğilimi görülür. Çok pahalı ve ekseriya açık renklerde elbiseler düşkünüdür.
Başkalarına yardım etmekten hoşlanır. Yaşamda sadece yüksek tabakanın seçkin insanları ile iletişim halinde olmayı tercih eder. Venüs 3. evde. Bu konum daima yuvada uyum ve ahenk ve kişinin çevresinde ve ailesinde sıcak bir atmosfer verir ve zevk için yapılan yolculuklardan olumlu sonuç almayı sağlar. Zararlı bir etki olmadıkça kişinin eğitimi de başarılı olacaktır. Güzel olan her şeyi sevecektir. Bu konum edebiyat yazarları için favori bir durumdur ve özellikle ay 9. evde ise başarı yüksektir. Bu konumda kişi yabancılarla iletişim kurmaya ve onlarla çok yakın ilişkilere girmeye yatkındır. Dostluğu veya şefkat duyguları çok derin olmasa bile etrafına güneş ışınları gibi dağılır. Bir kadın horoskobunda 3. evdeki Venüs ekseriya bir yolculukta seçkin bir erkek ile tanışmak demektir. Birliktelik sosyal açıdan olumlu olsa da parasal yönden büyük bir avantaj getirmeyecektir. Venüs 4. evde. Bu konum sarsılmayacak bir kişisel mutluluk kurmaya yardımcı olur ve barış içinde zevkli ve güzellik dolu bir yuva yaşamı verir. Ev zevkli ve görkemli şekilde döşenir. Anneden veya evlilik ortağından gelecek para demektir. Kanuni veya bir mülk satımından çıkacak, özellikle kent dışında gerçekleşecek bir servet göstergesidir. Yaşam oldukça uzun olacak, para sorunu olmadan ve maddi kaygılar yaşanmadan geçecektir. Venüs'ün konumu ayak ucu nadir noktasına yakın ise Mars veya Satürn zararlı bir bakış açısı yapıyorsa evlilik ortağının veya annenin erken yaşta kaybı demektir. Fakat yararlı bir konumdaysa evlilik ortağının ve annenin uzun ömürlü olmasına işaret eder. Venüs 5. evde. Bu konumda ve doğru yerleşimde Venüs duyguları ve zevkleri yönetir. Sosyal yaşam ve eğlence sevgisi verir. Şefkat, güler yüzlülük, iyilikseverlik ve duyarlılık yoğun olarak gelişmiştir. Kişide spekülasyon ve talih oyunlarında büyük şansa sahip olmak olasıdır. Ayrıca geniş bir aile içinde yaşar. Bu son durum Satürn'ün zararlı bir konumu olmamasına bağlıdır. Çünkü çocuk sayısını bu gezegen indirebilir. Venüs'ün 5. evde sivrilmesi kişiye bir sanat kolunda büyük bir parasal başarı getirir veya kişi eğlence dünyasında kendini olumlu bir yerde bulabilir. Bir kadın için bu konum ekseriya erkenden duygusal aşk ilişkilerine girmeyi gösterir. Zararlı bir görünüm varsa aşkta soruna işarettir. Faydalı bir görünüm varsa aşkta mutluluk demektir. Venüs 6. evde. Venüs bu konumda sağlık için olumlu etkisini kaybeder. Özellikle bu durum bir su grubu burçta balık, akrep ve yengeçte yerleştiğinde daha belirgindir. Olumlu görünüme sahip ise kişinin iç huzurunda barış getirdiğinden çok olumludur. Bundan başka akıllı ve yardımsever çalışanlar demektir. Amcalar ve halalar için favori sayılır ve konumu destekliyorsa akrabalardan birinden gelecek yüksek meblağda bir mirasa işarettir. Venüs 7. evde. Evlilik, ortaklık ve birliktelikler için favori bir konumdur.
Venüs sevgi yöneticisidir. Eğer iyi bir görünüme sahip ise evlilikte yardımcı olur. Yaşamın erken bir çağında gerçekleşen evlilik mutluluk getirir. Pek çok arkadaş ve sosyal çevreden tanışlar getirir. Akıllı ve tutumlu iş ortakları olur ve kişinin talihinin yükselmesine yardımcıdır. Bundan başka iş sözleşmelerinin verimli olmasında ve büyük faydalar sağlamasında olumlu çalışır ve kişinin yaşamda iyi bir seviyeye gelmesinde etkin bir rolü vardır. Bu evi etkileyen zararlı görünümdeki Mars, büyük bir zina tehlikesi nedenidir. Fakat bu zararlı görünüme karşın evlilik bozulmaz. Venüs 8. evde. Venüs'ün bu konumu barış içinde geçecek uzun bir yaşam ve doğal bir son verir. Bundan başka bir kadından gelecek vasiyet işaretidir. Evlilikte parlak avantajlar vardır ve mevki her şeyde kazanç getirir. Kötü bir görünümdeki Mars, evlilik ortağının kaybının işareti olabilir. Mars'ın etkisi genellikle agresiftir. Satürn'ün görünümü ise bir dul ile evlenmeyi gösterir. Venüs 9. evde. Bu konum zihni alakadar eden durumlarda çok olumludur ve keza uzun yolculukların favorisidir. Aynı zamanda bir yabancı ile beraberlik işareti de olabilir. Fakat daima verimli birlik olarak aynı zamanda entelektüel avantajlar da sağlar. Filozof, mizacı ve felsefe sevgisi verir ve özellikle kadında dini meyilleri, inancı güçlendirir. Venüs 10. evde. Bu köşe evde iyi görünüme sahip ise kişinin seçtiği kariyerde başarının sigortası olur. Daima onur verecek mevkiler ve ün veya maddi kazançlar sağlar. Başucu noktasındaki yerleşimin etkileri genel, her şeyi olumlu etkiler. Para, zevkler ve şöhret. Eğer Venüs iyi görünümdeyse kişinin bereketli ödülleri olur. Tersi durumda kötü bakış açısı varsa serveti simgeleyen şeylerde sorunlar demektir. Bunlar bir kadın tarafından veya bir kadın vasıtasıyla gelişir. Venüs 11. evde. Kişinin yaşamdaki hedeflerine ulaşmasında arkadaşlarının yardımını ve etkisini gösterir. Dostları yardımsever ve seçkin mizaçlı kişilerdir. Venüs'ün bu evdeki etkisi aynı zamanda güzel, yakışıklı ve sağlıklı çocuklar verir. Bundan başka kişinin popüler olmasını sağlar. Bir erkek için bir kadın ile birlikte sırt sırta verip büyük bir başarı sağlaması işaretidir. Çevresindekiler yaşamda iyi bir mevkiyi ele geçirmesinde
kişiye yardımcı olurlar. Venüs 12. evde. Bu olumsuz evde Venüs pek parlak konumda değildir. Kişinin alt tabakadan kişilerle ilişkiye girmesine neden olur. Ekseriya engelleri, onur vermeyen işlerle meşgul olmayı veya yasak aşk ilişkilerini gösterir. Bu evdeki Venüs, Mars ile zararlı görünüm yapıyorsa, evlilik bozulmasını, ayrılmayı ve bunların nedenlerinin de skandallar olacağını işaret eder. Bu konum sağlık açısından olumsuzdur. Venüs karakterindeki hastalıkların bulaşması tehlikesini gösterir. Satürn 1. evde. Bu evde Satürn gençlikte engeller çıkartır. Zihin derinliği ve yalnızlığa teamül verir. Kişi özgürlüğüne düşkün olur. Bunlar tüm yaşamı boyunca peşini bırakmazlar. Bu gezegen onu çalışkan, itinalı ve daima yeni bir şeyler öğrenmek ve bilmek isteyen birisi yapar. Çok kere bu konum pek talihli olmayan bir çocuğu temsil eder. Fakat kişi onu başarılı bir duruma getirmek için geçtiği tüm sınavlardan alnının akı ile çıkar ve bunu bir iftihar sayar. Eğer Satürn güçlü ise veya iyi bir görünüme sahip ise birçok güçlüklerden sonra kişinin yüksek bir duruma gelmesini sağlayacaktır. Kişi istediği her konuda inatçı davranır. İstediğini elde etmeden o işin peşini bırakmaz. Satürn 2. evde. Bu konumda Satürn para meselelerinde yardımı dokunmayan bir duraksama verir. Kişisel meziyet olarak finans açısından kötü bir durumdur. Bu kişi iş hayatında bir uğraşa girmemelidir. Çünkü böyle bir konuda yeterli olacak biçimde donatılmamıştır. Israr ederse sonucunda geleceği yer kaybetmek, iflas ve yoksulluk olabilir. Venüs, Jüpiter ve Güneş'in olumlu görünümleri ile bu durumun yumuşayacağı veya değişeceği açıkça bellidir. Yine de başarı sadece çalışma, hamaratlık ve tutum sayesinde ve ağır ağır elde edilecektir. Buna ilaveten Satürn kişiye müsrifliğe meylettirmez. Kişi tutumlu olur. Merkür'ün olumlu bir bakış açısı para yatırımlarında güvenliği oluşturmakta favoridir. Kişi yardımseverdir. Yalnız har vurup harman savuracak durumda değildir. Satürn 3. evde. Kişinin gelişmesi ve benliğini bulması yaşamın ileriki devirlerine rastlayacaktır. Bir çocuk olarak çekingen ve ürkektir. Yalnız oynamayı ve küçük oyun arkadaşlarından uzakta yaşamayı bilmez. Eğer Satürn zararlı yerleşmiş ve Merkür tarafından etkileniyorsa kötü alışkanlıklara bulaşma tehlikesi olacak ve eğer 6. ev zararlı etkileniyorsa alışkanlıklarının sağlığını ciddi olarak tehdit etmesi olasıdır. Daha sonraki yıllarda kişinin daha fazla arkadaş kazanma şansı yoktur ve kendisini ailesine ve az sayıdaki arkadaşlarına vakfeder. Zaten bunları da ağır ağır elinden kaçıracaktır. Bu konum kişinin çevresinde sürtüşmeler çıkartır ve yolculuklar için olumlu değildir.
Merkür'ün iyi bakış açısı kişide soyut bilimlere karşı bir çalışma meyili verir. Satürn 4. evde. Gökyüzünün ayak ucu, nadir noktasında Satürn çok iyi görünüm aldığı zaman aileye denge verir, soylu bir nesil ortaya çıkartır. Bu gezegen ev ve arazi alım satımını gösterir. Kişinin mirası durmadan artar ve kendisi gelirini canlandırmayı istemez. Satürn zayıf ve zararlı yerleşimde ise talihli gelişmeler tam meydana çıkarken aile arasında sürtüşme her şeyi berbat eder. Bu konum vasat bir ev yaşamını gösterir ve kişi mutsuz bir evlilik yapar veya çok kere olduğu gibi evlenmeden yaşar. Bir duygu bağı olmadan inzivada yaşamayı tercih eder. Böylece yalnız yaşamanın tüm şartlarına ayak uydurunca da daha fazla mutsuzluk ile karşılaşmamış olur. Teklifsiz konuşma dilinde böyle yaşayanlara orman sakini denir. Satürn 5. evde. Zevkler evi olan 5. evde Satürn doğru mevkide sayılmaz. Gezegen güçlü de olsa bir uyum ve ahenk noksanlığı ve hayal kırıklığı ve hüsranlar göze çarpar. Çocuksuz geçecek bir evliliği veya genç yaşında kaybedilecek çocukları işaret eder. Kişiye büyük bir oyun ve kumar tutkusu verir ama o hep kaybeden oyuncudur. Satürn yaşamda kişinin şansını sürekli sınar fakat sonuç başarısız olur. Özellikle Mars zararlı bir açıda ise durum kaçınılmazdır. Gezegenin bu konumu kişide tuhaf zevk deneyimleri çıkartır ortaya. Nahoş görünen şeylerden hoşlanır. Su burçlarında yani yengeç ve balık gibi kişinin kendine bakmamasına ve hırpani kılıkla ve kötü alışkanlıklara sahip birisi olmasına neden olur. Satürn 6. evde. Zodyağın insanlığı sınav gezegeni olarak Satürn hastalıkları başlarına sararak herkesi etkiler. Her çeşit zorlukları ve güçlükleri ortaya döker. Kişinin iç huzurunda süreklilik yoktur. Sağlığı çoğu zaman risk altındadır. Hangi tür sorunlarla karşılaşacağı Satürn'ün bulunduğu burçtan anlaşılır ve ekseriya vücut dokularının uyuşmazlığından kaynaklanan ciddi rahatsızlıklara neden olur. Eğer Satürn burada güçlü durumdaysa kişiye maddi güvence verebilir fakat daima ikinci mevkilerde olur. Bu Merkür'ün zararlı görünümü ise çalışanların veya hizmetlilerin bir hırsızlık yolu ile zarar vermesidir. Ayın zararlı görünümü ise bir veraset veya miras olayı ile bağlantılı olarak amca veya hala ile anlaşmazlıklar anlamındadır ve kişi er ya da geç hakkı olanı alacaktır. Satürn 9. evde. Gezegen burada kişiye maddi bir duyu vermez. Gerçekleşmeyecek kadar hayali olan ütopik rüyalar içinde yaşar. Yine de iyi bir görünüm sayesinde yoğun bir zihin oluşumu, ülkücü ve filozof kıvamı görülebilir. Bundan başka kişide sabit bir işe meyil, yolculuktan soğukluk ve vaktini evde geçirmeye yönelik davranışlar izlenir. Akıllı ve iyi bir çözümcüdür ve 3. ev göstergesine bağlı olarak avukat, profesör veya bazen de din adamı, din insanı olabilir. Satürn 8. evde. Bu yaşamın geç yaşlılık çağlarına kadar sürmesi için olumlu bir yerleşimdir.
Ama Güneş'in olumlu bir konumda yerleşmesine bağlıdır. Evlilik ortağının kaybedilmesinden sonra ortaya çıkacak miras konuları ile bağdaşık sorunları gösterir. Aynı zamanda aileden birinin kaybından sonraki miras sorunlarına da işaret eder. 8. evdeki Satürn, kişinin yakasında bulunan kronik bir rahatsızlığın habercisidir. Mars'ın zararlı bir bakış açısı varsa babanın erken kaybını bildirir. Zararlı görünümler ile kişinin yoksul bir evlilik yapacağını veya evlilikten sonra parasal sorunlar ile karşılaşacağını belirtir. Yalnız evlilik aşk evliliği olacaktır. Satürn 9. evde. Gezegen burada kişiye maddi bir duyu vermez. Gerçekleşmeyecek kadar hayali olan ütopik rüyalar içinde yaşar. Yine de iyi bir görünüm sayesinde yoğun bir zihin oluşumu, ülkücü ve filozof kıvamı görülebilir. Bundan başka kişide sabit bir işe meyil, yolculuktan soğukluk ve vaktini evde geçirmeye yönelik davranışlar izlenir. Akıllı ve iyi bir çözümcüdür ve 3. ev göstergesine bağlı olarak avukat, profesör veya bazen de din adamı, din insanı olabilir. Satürn 10. evde. Bu evde güçlü bir Satürn, kişiye yükselme hırsı ve başarı getirmesi muhakkak olan müstesna bir karakter verir. Fakat kişi hiçbir zaman talihinin bir aşağı, bir yukarı yönelmesini önleyemez. Kişi bazen en yüksek konumda kendini bulur. Bir zaman sonra da en aşağı yere düşer. Satürn 10. evde konumu çok iyi incelenmelidir. Özellikle kritik durumları göstermesi yönünden sert açılara dikkat edilmelidir. Çünkü burada gezegen hem varlık olarak her şeyi kazandırır hem de her şeyi birden kaybettirir. Satürn çok tehlikeli bir gezegendir. İyi karakterli gezegenler 6. evde kümelenmiş Mars ve Satürn başucu civarında kavuşum durumundaysa kişi için intihar meyli veya çok güç bir yaşam gözükür. Satürn 11. evde. Satürn burada sosyal çevreyi daraltır. Kişinin fazla sayıda arkadaşı olmaz ve kendisi dostluk göstermekte zayıf kalır. Bu nedenle onun hislerinin doğruluğuna güvenmek zorlaşır. Arkadaşları sayıca az fakat samimidir. Ondan daha yaşlı ve daha yüksek mevkilerde olurlar ve hatırı sayılır derecede yardımları dokunur. Kişi talihini arkadaşları sayesinde veya arkadaşları vasıtasıyla yakalayacaktır. Satürn burada çok fazla çocuk vermez. Sağlıkları narin olacaktır. Fakat yaşamları sağlandığı takdirde babalarının isimlerini yükseltecek ve sosyal çevrede süratle yukarılara tırmanacaklardır. Satürn zararlı bir bakış açısı yapıyorsa yukarıdaki durum tersine çalışır. Çocuklar için zararlıdır. Aynı zamanda arkadaşlar tarafından kandırılmaya işarettir ve bu yüzden kişi arkadaşlık edinmemeye özen gösterir. Aldanmanın neye bağlı olacağı belli değildir. Satürn 12. evde. Bu en talihsiz evde Satürn eğer etkileniyorsa daha çok zarar getirecektir. Bu konum yüzünden her şey tehlikeye konulacaktır. Talihin tam olarak yüz çevirmesidir.
hapse girmek, sürgün, aileden kopmak, dostları kaybetmek, yaşamın sona ermesi, iş hayatında başarısızlıklar, akıl hastalıkları ve yoksulluk içinde yahut bir hastanede geçecek yaşam sonu gibi sonuçlar sayılabilir. Eğer Satürn yararlı bir konumda ve iyi bakış açısına sahip ise bu kadar zararlı oluşumlardan hiçbiri meydana çıkmaz. Yaşamda ilerleme sağlanır fakat fazla göze çarpıcı olmaz. Yine de kişi rahat ve konforlu bir düzene sahip olur. Kendi çabası ve dikkati sayesinde mutlu bir yaşamı elde eder. Yaşamın sonunda yalnız olur ama talihsizliklerin olması için hiçbir neden yoktur. Kalabalık içinde yalnız olmaktansa yalnızlık içinde kalabalık bir hayat yaşar. Satürn Koç burcunda. Bu gezegen Koç'tayken kişinin iç huzurunun uyum ve ahenk için yararlı değildir. İnatçı ve dik kafalı, dediğim dedikçi, aşırı eleştirici, bazen palavracı ve övüngen olduğu gibi olumlu bir gerçekleştirme gücüyle donatılmış fakat öfkeye meyliyle kinci, mizacı buna eklenmiştir. İlerlemesi güç olacaktır ve yaşamında pek çok iniş çıkış yer alacaktır. Kumara ve spekülasyona teamül olacak ve gezegen görünümlerine bağlı olarak yaşamında başarı veya kavga yer alacaktır. Bu yerleşim kişinin yaşamdaki mevkisinin kurulmasında gecikmeleri gösterir. Kişinin en fazla istediği kendine bir isim ve yer edinmektir. Başkaları ile iyi geçinen birisi değildir. Kolayca öfkelenebilir. Mutlu bir evlilik kurması zordur. Eşi ya kıskanç ya da güvensiz birisi olur. Kişi de insanlara güvenmeyen, bencil birisidir. 10 derece Koç'ta Satürn evlilikte bir gecikme işaretidir. Bir ayrılık veya duygularda anlaşmazlık işaretidir. Ama iyi bir görünüm varsa bunlar geçici olacaktır. Eğer güneş iyi yerleşmiş ise başarı ve iyi donanım ve de sağlam bir mevki verir. 20 derece Koç'ta Satürn çok olumsuzdur. Kişinin zihnini allak bullak eden sayısız kargaşa getirir ve sürekli üzüntülere sebep olur. Özellikle 6. ve 12. evlerde ise sağlık için zararlı olur. Satürn Boğa burcunda. Burada Satürn duygularda denge getirmez. Kişi de burcun bulunduğu konularda çevresindeki toplum içinde ikinci adam olmaya meyil oluşturur. Duyguları hislere bağlı olmaktan fazla beyinseldir. Bu konum kişiye kadınlar yardımıyla başarılı olmak fırsatı verir. Burada bir ihtimam arzusu, keza korunma ve tutum işareti vardır. Kişi yaşam boyunca mevkisini kendi çabaları ile koruyacaktır. Bunda profesyonel tabiatının zihin yeteneklerini kullanması gerekir. Bu gezegen 6. ve 12. evlerde ise sürekli bir sağlık sorununun sorumluluğu demektir. Eğer 8. evde olursa babanın erken kaybının işaretidir. Saygınlık, sosyal konum ve para zor elde edildiğinden kişi bunları korumaya çalışır. Sahip olduklarından fazlasını ele geçirmek ister. Para, saygı getirir ve bu en önemli şeydir diye düşünecektir. Yalnız yanılacaktır. Düşünceli ve kibardır ve aceleci, atılgan, fevri davranışlarda bulunmaz. Parada tutumlu ve lükse düşkün değildir. Kararsız birisi olarak sırasında yanlış birisini seçebilir. Ahlak kurallarına sıkı şekilde uyar. Sinirini frenlemesini bilir. 10 derece Boğada kişiye seks düzensizlikleri getirir ve sağlık oluşumunda düşüşler görülür. Bundan başka kişinin mizacı kıskançlığa yatkındır ve bundan zarar görür. Sağlık yönünden kötümser düşüncelidir. 20 derece Boğada kişiye melankoli, dalgınlık gibi marazi hastalık verir ve dengesiz mizaç oluşur. Yaşamdaki durumu da aynı şekildedir.
Satürn İkizler Burcu'nda. Merkür'ün doğal burcunda Satürn icat yeteneği bir zihin verir ve gezegen Mars ile iyi görünümde ise mekanik meraklara meyil bulunur. Burada başkalarına karşı kıskançlık ve haset duyguları da söz konusudur. Büyük bir düşünme yeteneği, yazabilme kabiliyeti ve matematik kuramcılığı vardır kişide. Etkileyici bir konuşmacı ve iyi bir ticaret adamı olabilir. Çevresindeki olayların iyi bir izleyicisidir. Bilgi toplamakta ve birçok projeyi birden yürütmekte başarılıdır. Kişilik ince, kibar ve kültürlüdür. Kardeşler ve akrabalardan gelen sorunlar olabilir ve özgürlük kısıtlanabilir. Mahkemelerde sorunlar, iftira ve saygınlığın gölgelenmesi olabilir. 10 derece ikizlerde zihin huzursuzdur. Kendine güvenmede gevşeklik, kötümserlik ve her şeyi büyütme meyili yaşamın olumsuz safhalarını çoğaltır ve Satürn horoskopta güçlü ise sayıca fazla olur. 20 derece ikizlerde büyük bir kadere teslimiyet vardır. Kişilik kibar ve sakindir. Her şeyi olduğu gibi kabul eder fakat başarı ve mutluluk elde etmek için olayları göğüsleyemez. Satürn Yengeç Burcu'nda. Bu konum Satürn için olumlu değildir. Ayın doğal burcunda yerleşmesi kişide kesin bir denge arayışı doğurur veya zihin oluşumunun kararlılığı yönünden bir gevşeklik ve kararsızlık meydana getirir. 6. evdeki yerleşimi su veya sıvılar vasıtasıyla gelecek bir tehlike işaretidir. Mide sorunları, iltihaplar, böbrek veya mesane arazları bunlar içinde olabilir. Yengeçteki Satürn başarı içinde yararlı olmaz. Planlarını gizler ve talihin çark etmesine neden olur. Kişi müzmin bir kuruntucu olarak evini, işini, ailesini ilgilendiren kaygılar duyar. Tabii ki bunlar ailesi olanlar için geçerlidir. Çeşitli bedeni zevklerle endişelerini unutmaya çalışırsa da fazla uzun sürmez. Satürn burada disiplin, kararlılık ve dayanma gücünden çok yitirmiştir. Yaş ilerledikçe kişiyi etkileyecek sorunların çıkma olasılığı büyür. Bu kişiler her zaman varlıklarını kanıtlama uğraşı içinde olurlar. 10 derece yengeçte yolculukta bir kaza riski veya büyük bir tehlike işaretidir. Eğer yerleşim 7. veya 4. evde ise yuvada önemli bir sorun veya evlilik ortağından ayrılmayı gösterir. Mars ile zararlı bir görünüm özellikle 8. evde ise yolculukta zorlu veya kaza ile yaşamın sona ermesi demektir. 20 derece yengeçte konumu da yine olumlu sayılmaz. Kişiye büyük bir güvenlik veremez. Yaşamda bazı zamanlar talih yıldızının parladığı ve her şeyin iyi gittiği görülse de Satürn bunları bozucu etkisini göstermekte gecikmez. Gezegenin bulunduğu evin yaşam alanı ile bağlı konularda zorlu işler ortaya çıkarır. Satürn Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'nda Satürn özellikle 7. evde ise evlilik için olumlu sayılmaz ve bu gezegen 4. evin durumuna bağlı olarak evlilik ortağından ayrılığı ve bazen de boşanmayı gösterir. Keza 2 evlilik işareti de olabilir. Karakter ya çok ketum olur ya da aşırı geveze. Zihin süratli ve parlaktır fakat her zaman nazik değildir. Özellikle bir kadın haritasında belirgin olarak nispetçilik göze çarpar ve bu durum sempatik görünmemeyi sağlar. Zaten kişinin de umrunda değildir sempatik görünmek. Kişi sanki sert bir önderdir. Dıştan soğuk, mesafeli bir görünüşü vardır. Kişinin mutluluğu yakalaması zordur ama başarıya daha yakındır. Bazen duygusal ihtiyacını karşılamak için düşük tabakadan ilişkilere girer ve bu da skandallar getirir. Yaşamı gösterişli ve atmosferde geçer ama zevkleri paylaşacak kimse yoktur. Bu kişiyi yolundan döndürmek çok zordur. Özellikle 10 derece Aslan'da zararlı bir görünüm varsa
Kişinin mizacı oldukça garazgardır ve ayrıca soysuzca ve aşağı davranabilir. 20 derece Aslan'da Satürn'ün konumu biraz daha olumsuzdur ve şiddeti hiç azalmaz. Yaşamda başarılı olmak olanaksız gibidir. Sürekli olarak düş kırıklığı ve hüsran vardır. Bu yerleşim kişinin sürekli olarak talihinin ters gitmesi durumudur. Zararlı etkiler Aslan'ın bulunduğu evin konuları ile incelenmelidir. Fakat burada başka bir husus vardır. Satürn'ün zararlı etkilerinin oluştuğu evde güçsüz konumda olmasıdır. Satürn Başak Burcu'nda. Başak'ta Satürn melankolik ve işi kadere teslim etmiş bir mizaç verir. Hayat sanki bir yük gibidir ve kişiye yaşamdaki her şey bile değerli gözükmez. Ölmekten korkmaz. Ruhsal bir yalnızlık vardır. Bu konum evlilik için faydalı değildir. Her durumda birleşim çocuksuz kalacaktır. Çok güçlü sezgi vardır. Ülküleri görkemlidir ve düşünceleri ufkun ardındadır. Kişiyi okültizme yani doğaüstü güçlere yaklaştırır. Kişi disiplinli ve bağlı olarak çalışırken birden can sıkıntısı ve bunalım içine düşer. Kendisiyle ilgilenmek ileri bir kuruntuya kadar varabilir. İnsanlara kuşku ile bakar ve yeni durumlara alışmak zor gelir. Para yönünden eli sıkıdır. Tutumlu yaşamak eğilimindedir. Cimri değildir. 10 derece Başak'ta Satürn fiziksel ve ruhsal zayıflık işaretidir. Kişi daha iyi günlerin geleceğini beklemeyi tercih ettiren bir kader ile yüz yüzedir. İyi bir görünümün varlığında bile Satürn burada gecikmelere neden olacaktır. 20 derece Başak'ta Satürn bir kadın için kendisinden daha yaşlı birisiyle varlıklı bir evlilik getirir. Fakat çiftler çocuksuz kalacaktır ya da çocuk yapmak istemeyecektir. Bir erkek horoskobunda bu durum 10 derece Başak durumunda daha olumludur. Uzun gecikmelerden sonra hazzar tattıracaktır. Satürn Terazi burcunda. Kişinin zihni çok tartışmacıdır. Entelektüeldir fakat çelişkili olmaktan hoşlanmaz. Öte yandan bir kanun bağımlısıdır ve yaşamında pek çok dava olacak. Bunların sonuçları bulunan görünümlerin zararlı veya yararlı olmasına bağlanacaktır. Bu burçtaki konum evlilik için iyi sayılmaz. Yaşamın ileri safhasında olur veya kişiden daha yaşlı birisiyle veya sağlığı narin birisiyle gerçekleşebilir. Bundan başka kişiye karşı yalan veya hilekarlıktır. Bazen de başkalarına karşı kendini kötü durumda bırakmaktır. Bu burçta ve olumsuz bir evde, özellikle 12. evde Satürn bir mevki kaybının veya iş yaşamındaki başarısızlığın işaretidir. Kişinin gerek iş gerekse evlilik hayatında fırtınalar olacaktır. Erkek için kadınlar şans getirmez. Kadın için arkadan vuracak düşmanlar vardır. Bunlar genellikle yakın arkadaşlarıdır. Ayrıca genç yaşlarda duygusal yaralanmalar olur. Haksızlığa karşı duran kişilik bunun uğrunda bazı risklere bile girebilir. 10 derece Terazide Satürn iyi bir akıl kapasitesi verecektir. Ayrıca bilgi sevgisi olacaktır. Zihin gelişir fakat varlık yönünden aynı sonuç alınamaz ve yetersiz kazanç görülür. Zaten bu da kişinin umrunda değildir. 20 derece Terazide Satürn oldukça güçlüdür ve zararlı değildir. Eğer Ay ve yararlı gezegenler horoskopta iyi yerleşimlere sahiplerse bu konum yaşamda dengeli ve kararlı bir yükselme işareti sayılır. Ama evlilik için hala olumsuzdur ve çocuksuzluk veya narin sağlıklı çocuklar ortaya çıkarır. Zaten kişi de çocuk yapmak istemez. Satürn Yay burcunda. Satürn Yay'da kişiyi mağrur ve mesafeli fakat başlıca kibar ve başkalarına yardıma hazır olarak donatır. Kişi daima sakin bir tavırda
durur. Gereksiz kelimeler sarf etmez ve el kol hareketleri yapmaz. Yaşamda birçok mevki değişiklikleri, yer değişimleri ve keza yasak ilişkiler olacaktır. Mevkisini oldukça geç bir safhada kuracaktır. Ön sezileri güçlü olan iyi bir yönetici çıkar bu konumdan. Filozof bir yaratılışı vardır ve yaşamdaki tersliklerden ders alır. İlişkilerinde açık ve dürüst olur ve hileyi sevmez. İşinde şanslıdır. Eleştiriye incinebilir. Kendine yapılan haksızlıkları asla unutmaz. 10 derece yayda Satürn başarıyı zor gerçekleştirir. Yaşamda hedeflenen ilerleme kişinin kendi yetenek ve çalışması sayesinde olur. İyi etkiler başarıyı elde etmesinden yardımcı olurlar. Enerjik, bilgili ve azimli olduğundan başarı kazanmaması için bir neden yoktur. 20 derece yayda Satürn'ün etkisi benzer şekildedir. Akıl kapasitesi her ne kadar büyükse de oldukça çok çekingenlik vardır. Felsefe, din ve doğaüstü konulara kayış vardır ve kişilik üstün kalitede olur. Satürn Akrep Burcu'nda. Satürn'ün Koç burcundaki yerleşiminde olumlu gibi görünse de burası da Mars'ın doğal yeri sayıldığından gerçekleşmeyecek fikirler ve düşünme gevşekliği izlenimi vardır. Öfke ve ihtiras görülse de bazen kurnazlıkla ve yükselme hırsıyla başarılı olma isteği vasıtasıyla yumuşatılırlar. Mars'ın yararlı etkisiyle ve ayın olumlu yerleşimiyle başarı elde edilebilir. Çok güçlü bir kişilik vardır ve bu belli edilmez. Ciddi ve ağzı sıkıdır. Sevgi konusunda kıskançtır ve sırasında acı çekebilir. Sevdiklerine dürüst davranır fakat ihanete uğrarsa öç almaktan çekinmez. Yaşamdaki hedefi güçlü olmaktır. Kişinin cinsel dürtüleri biraz frenlenmiştir. 10 derece akrepte Satürn uzun ve sağlıklı bir yaşam verir. Ayrıca kişinin kendi becerisi, tutumu ve zekası ile başarıyı yakalamasını sağlar. Görünümler olumlu ise kişi zeka kapasitesi ile varlık sahibi olmayı başarır. 20 derece akrepte özellikle şanssız bir burçta yerleşmişse daha az olumlu etkiler beklenebilir. 6. evde pek çok hastalıklara işarettir. 12. evde ise kişiye bir hapis tehlikesi işaretidir. 8. evde ise çeşitli hastalıklar veya daha muhtemel bir kazayı gösterir ki kişide acı dolu izleri kalır. Satürn Kova burcunda. Bu burçta ve köşe evde Satürn yaşamda devamlı bir yükseliş, tepede bir mevki ve 40'lı yıllar civarında önemli ve ünlü bir kariyer verir. Kişilik kibar, sakin, tutumlu, ölçülü, yenilikçidir. Fikirleri görkemlidir, çekici bir yapısı vardır. İkna ve inandırma yetenekleri sayesinde herkesin yardımını ve sempatisini kazanır. Kişi kalıcı bir ilişki taraftarıdır. Dürüst ve bağlı birisidir. Yaklaşımları dostça ve saygılıdır. Düşüncelerini ustalıkla anlatmayı ve başkalarını dinlemeyi iyi becerir. Bencil değildir. 10 derece Kovada eğer Güneş horoskopta güçlü değilse Satürn burada evlilik için iyi bir konumda değildir. Kısa ömürlü bir evlilik olur. Tersi durumda eğer Güneş olumlu görünümdeyse Satürn uzun ve dertsiz bir yaşam verir. 20 derece Kovada zihin güçlüdür. Özellikle Uranüs iyi yerleşmiş ve görünümdeyse kişilik orijinal, bağımsız, dengeli ve kibardır. Düşündükleri ağırca fakat emin bir şekilde gerçekleşir. 40'lı, 50'li yıllarında yaşamının zirvesine yükselecektir. Satürn Oğlak burcunda. Olumlu bir evde Satürn Oğlak burcundayken kişiyi kibirli ve gururlu olarak donatır. Ancak kişinin azameti gerçek moral yapısına bağlıdır.
Doğruluk ve dürüstlüğü pek çok etkili arkadaşının isteklerine kavuşmakta yardımcı olmalarını sağlar. Burada Satürn keza ev alım satımında para kazandırır. 6., 8. veya 12. evlerde Satürn dalgalı bir meslek hayatı getirir. Yaşamın sonlarına doğru aşağı yukarı iniş çıkışlar görülür. Satürn Oğlak'ta dünyevi ve maddesel bir bakış oluşturmaktadır. Kişide başarı tutku halindedir. İş yaşamındaki başarısını duygusal ilişkilerde göstermez. İncinmekten, alay edilmekten korkar. Venüs olumlu bir görünüme sahip değilse aşkta şanssız ve can sıkıcı birisi olur. Yeteneklerine güvenir ve keskin zekası ve yargı gücüyle ticarette başarılı olur. Başarı için insancıl duygularını bir kenara atar. Dirençli olmasına karşın melankoliye ve bunalıma girme riski de vardır. 10 derece Oğlak'ta Jüpiter ve Ay'ın kuvvetli olması ile talih getiren oluşumlar gelebilir. Merkür'ün faydalı görüntüsü başarı dikkat çekecektir. 20 derece Oğlak'ta Satürn uzun bir hayat bağışlar. Eğer Mars iyi yerleşmişse yaşam hastalıklardan ağrıyı geçer. 8. evdeki Mars'ın Satürn ile zararlı bir açı yapması, Güneş'in de olumsuz yerleşmesi, kişinin şiddet yolu ile yaşamının sona ermesi demektir. Satürn Balık burcunda. Bu konum talihli sayılmaz. Balıktaki Satürn kişiye melankoli ve marazi hastalıklar verir. Mizacı değişebilir ve intihar düşünceleri kafasını işgal edebilir. Duygularını ve çocuklarla ilişkisini kapsayan çatışmalar çok sayıda çıkar. Bu durumu sadece yararlı bir gezegenin görünümü önleyebilir. Aşırı duygusal olan kişilik, dünyanın sorunları ile savaşmaya hazır değildir. Zaten böyle bir derdi de yoktur. Umudunu kolay yitirmemekle beraber ufak bir engel karşısında geri çekilebilir. Maddesel çıkarlar peşinde değildir ve para onun için sadece bir araçtır. Temelde yaratıcı bir sanatçı kişiliktir. 10 derece Balıkta Satürn gecikmiş bir evlilik göstergesidir. Venüs ve Merkür birlikte olumsuz yerleşirlerse belki de bunu önleyebilirler. Evlilik gerçekleşirse ortada fazla bir güvence yoktur. Eşlerden biri ötekini aldatabilir. 20 derece Balıkta iyi bir görünüm ile bu konum daha az kritik sayılır. Kişi kendi azmi ve gayretiyle olayların akışını olumlu yöne çevirecektir. Eğer Mars horoskopta olumlu konumda değilse başarıyı elde etmek güç olacaktır. Eğer olumlu konumdaysa başarı kesin ve garantidir. Neptün 1. evde. Bu yerleşim kişinin sağlığı için olumlu değildir. Onu yumuşatır, arzularını güçsüz yapar. Gezegenin bulunduğu burcun yönettiği hastalıklarda dirençsiz kılar. Akıl ve zihin açısından yine olumsuzdur. Kişiyi yaşamdaki gerçek olmayan tavırlara kapılmasına neden olur. Onu ruhsal yalnızlığa meylettirir. Olaylara karşı gelmekte isteksiz kılar. Giyiminde üşengeç ve ihmalkardır. Sade işlere karşı da tiksinti duyar. Neptün 2. evde. İyi bir görünüm altında bu konum kişinin mevkisi için olumludur. Başarı sözü verir. Para kazancını gösterir. Fazla bir uğraş olmadan kişi gerekli şeyleri elde etmesini becerir. Evlenmeye karşısındaki insanın fiziksel çekiciliğine kapılarak karar verecektir. Evlilik aynı zamanda servet açısından şans getirecektir. Veya evlilik ile her şey
kişinin arzuladığı gibi yürüyecektir. Bütün bunların tersi, eğer zararlı bir bakış açısı varsa, kötü bir etki durumunda buna neden olan gezegenin yönettiği konularda aksaklıklar meydana gelir. Neptün 3. evde. Burada gezegen kişiye evde bulacağı zevklere meylettirir. Fakat beklenmedik durumlarda yolculuklar gösterir. Buradaki konumu hayal gücünü destekler. Fakat öyle bir tahsil verir ki kişiyi yaşamın gerektirdiği şekilde donatmaz. Kişide kendini koruyacak güç yoktur ve kendini yetersiz görmeye meyillidir. Eğer kişi varlıklı ise veya rahat bir yaşama sahipse, öteki zevkler için hayal gücünü çağrıştıran konularla uğraşıp kitap yazmak gibi bunu da çok kere evinde yapar. Kötü bir yerleşim varsa gezegen kişinin çevresindekilerle uyuşmazlık ve çatışmalarına sebep olur. Bir yolculukta beklenmeyen bir kaza göstergesidir. Aniden çıkılan yolculuklar ve aniden geri dönmeye çalışılan yolculuklar çok tehlikeli ve risklidir. Neptün 4. evde. Yaşamın sonunu kapsayan bu evde Neptün marazlı bir sağlık göstergesidir. Bunun ötesinde yuvada bir uyumsuzluk ve doğumu kapsayan bir sır vardır. Ayrıca bu etki altındaki bir evlilikten doğacak çocuklar için de olumsuzdur. Ayrıca kişinin doğduğu yerden uzak bir yerde oluşacak yaşam sonunu gösterir. Eğer Neptün iyi görünüm yapıyorsa kişinin talihi açık olacaktır. Sahil ve su kenarlarındaki ev ve arsa alım satımından para kazanabilir. Neptün 5. evde. Bu konum çocukların yetiştirilmesinde olumludur. Çok güçlü duygusal mizacı gösterir. Bunun kontrol altında tutulması gerekir. Bu yüzden kişinin sağlığı zarar görebilir. Ayrıca müsriflik işaretidir. Kişi organizasyon gevşekliği nedeniyle para kaybeder. Ayrıca insanın tahsili ile uyuşmayan beraberlikler gösterir. Eğer Neptün zararlı bakış açısına sahip ise evlilikte sadakatsizlik işaretidir. Bir skandal onun yaşamını alt üst edecektir. Bu yüzden ilişkilerine dikkat etmelidir. Neptün 6. evde. Bu hastalıklar evinde Neptün'ün bulunması olumsuzdur. Fakat öteki göstergeler olumsuz olmadıkça kişinin uzun yıllar yaşamasına engel olmaz. Bununla beraber ilaçların ve tıbbın yararsız olacağı tuhaf arazlardan şikayet edecektir. Ya da hastalık hastası olacaktır. Ortada bir hastalık yokken. Bu konum kişiye ekseriya yalnızlık veya esrarlı mevkiler getirir.
Bir kadın horoskobunda rahim hastalıkları bu durumlarda habis bir ur demektir. Neptün 7. evde. Neptün'ün burada bulunuşu ne evlilik ne de ortaklık için iyi bir yerleşim sayılmaz. Genellikle iki evlilik işaretidir. Birincisi boşanma ile sonuçlanır. Keza iki eş ile birlikte yaşamak da görülebilir. Veya aynı şekilde bir sadakatsizlik olasılığı da vardır. Bundan başka bir para kaybını gösterir. Evlilik veya iş ortaklığından kaynaklanan bir uyumsuzluk veya anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan bir kayıptır. Neptün 8. evde. Neptün'ün burada yerleşmesi umulmadık ani bir yaşam sonunu gösterir. Bir miras veya başarılı evlilik için iyi bir işarettir. Fakat kişi kısa bir zaman sonra dul kalacaktır. Kişinin kendisi için de bu yerleşim su nedeniyle bir yaşam sonu demektir. İltihap, boğulma gibi. Bu yerleşimde Neptün zararlı görünümde ise bir vefatın ardından çıkacak sorunları ve sarsıntıları, bazen bir miras kaybını, güveni kötüye kullanma nedeniyle veya kişinin eşinin çocuklarının veya eşinin ailesinin neden olduğu üzüntüleri gösterir. Neptün 9. evde. Burada Neptün kişinin zihin yeteneklerini güçlendirir. Onun kendini geliştirmesini sağlar ve felsefe, teoloji veya doğaüstü bilimler üzerinde başarılı çalışmalar yapmasını temin eder. Rüyalarının ve esinlerinin gerçekleşmesini sağlar. Uzun yolculuklar için talihlidir. Kişinin yabancı bir ülkede şansının açık olmasını sağlar. Eğer Neptün burada etkileniyorsa beyinsel arazlara neden olur ve kişide nörotik eğilimler ortaya çıkartır. Bundan başka Mars'ın zararlı bakış açısı varsa yabancı bir ülkede veya evden uzakta bir yolculuk esnasında yaşamın sonunu işaret eder. Neptün 10. evde. Neptün bu yerleşimde kişiye kazançlı bir mevki getirir. Kişi kendi işinin patronu olamaz. Fakat daima güvenli bir yerde ve durumda sayılacak bir işi olur. Bulunduğu yer tam bir arpalık sayılır. Zaten onun gevşek mizacı için en uygun yer de budur. Kişi için en uygun mesleklerden biri denizcilik firmasının yönetiminde, idarecilik veya bir kuruluşta pek fazla uğraş istemeyen bir pozisyon olabilir. Birçok durumda kişinin kendini zorlamayacağı ve masraf etmeyeceği bir konfor ve yaşam sağlayacaktır. Bu durumu da kendisi için doğal bir sonuç olarak görecektir.
Neptün zararlı bir görünüm alıyorsa bu durum tamamen değişebilir. Hem kendisini hem de ailesini güçlüklere iten sorunlar çıkabilir ve kişi bu sorunları aşabilecek güç ve kuvvettedir. Neptün 11. evde. Bu konum daima talihsizce seçilen arkadaşlara işaret sayılır. Bunlar kişinin avantajlarını kaybettirirler. Tam ihtiyacı olduğu zaman yüzüstü bırakırlar ve mevkisini sarsacak olaylara neden olurlar. Bu durumdan korunmak için kişinin arkadaş zannettiği kişilere hiçbir şeyini anlatmaması gerekir. Gerçek dostlar ise her zaman yanında olacaktır. Eğer Neptün iyi konuma sahip ise arkadaşlarla ilgili hayal kırıklığına işaret sayılır. Parasal bir kayıp söz konusu değilse de bu durum kişinin aşırı duyarlı ruhsal durumu için daha zararsız sayılmaz. Neptün 12. evde. Olumlu bakış açısındaki Neptün burada kişiye gerçekten şans getirir. Kişiye verdiği mevki, ünlü veya şöhretli bir durum göstermese de maddi yönden tatminkar olur. Halkla ilişkilerde araştırmacı olarak bir dini lider veya doğaüstü bilimcisi olarak başarılı olur. Para veya pul koleksiyonu yapmaya meyillidir ve bir işi varken bir başkasını ortaya çıkartır. Eğer Neptün zararlı yerleşmiş ise pek çok düşmanı olur, kanuni sorunlarla başı derde girer ve yanlış seçilmiş arkadaşlar skandallar çıkartırlar. Olumlu olmayan bir horoskopta yaşamın sonunda talihsizlik yoksa da bir yalnızlık belirtisidir. Lakin kişi İnşirah suresini layıkıyla yaşar. Yani boş durmaz, her daim kendisine çalışacak, yapacak bir iş bulur ve bütün düşmanlarına galip gelir. Neptün Koç burcunda. Koç'taki Neptün bir atalet kuvveti verir. Ekseriya, zapt edilemez bir inatçılık veya kadere teslim olmak gibi. Kişi gururlu ve kibirlidir. Kendini dış dünyaya göstermez. Uzun bir zaman zihnini bir işe ayarlar. Fakat yapmaya gelince de doğrudan yapar. Bu bir olumsuz yerleşim değildir. Tersine önemli ölçüde talih ve verim getirir. Eğer 10 derece Koç'ta ise kişinin arzusunun gerçekleşmesi işaretidir. Kişi fırsatı ele geçirinceye kadar beklemesini bilir ve tam zamanında harekete geçebilir. Bundan başka biraz gecikmesiyle birlikte kişiye her istediğini verebilen bir evliliği simgeler. 20 derece Koç'ta Neptün olumlu olmaya pek yatkın değildir. Gezegenin bulunduğu ev alanındaki konularda bir terslik baş gösterecektir. Kişinin kendisine veya çevresindekilere karşı talihin savaşımını gösterir. Kişi çok inatçıdır ve yapmak istediği şeyleri elde edebilmek için elinden ne geliyorsa planlar, programlar ve yapar. Neptün Boğa burcunda. Bu konum kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı hoşgörülü olduğunu gösterir. Kibar birisidir ve kendisine fazla sorun getirmeyeceğini gördüğünde başkalarına yardıma hazırdır. Antika ve ilginç eşyalara karşı çekicilik duyar. Kendinden yaşlı bir kadınla evlenir ve kararsızlıktan etkilenir. Ayrıca pısırık bir mizacı vardır ve beklemeye meyillidir. 10 derece Boğada kişi özgür karakterli ve kıskanç birisidir. Yuvada itibarını kaybeder.
Ayrıca Neptün'ün bulunduğu evin olaylarında bir durgunlaşma işaretidir. 20 derece Boğa'da Neptün pek çok üzüntü, dengesizlik ve gizli nedenlerle yapılan ve zarar getiren yolculukları gösterir. Neptün İkizler Burcu'nda. İkizlerdeki Neptün kişiyi sempatik yapar ve çevresinde kendisini ele aldığı işlerde yardımları dokunacak yardımsever dostları bulunur. Detaylara çok düşkün olduğundan istenen kıvama gelmesi epey zaman alacaktır. Gezegenin konumu kişinin mutlu bir evlilik yapması için olumludur. Fakat eşi için aynı durum söz konusu değildir. Özellikle 10 derece ikizlerde çok çabuk değişen ve kaprisli birisi olur. Hem bu konumda hem de 20 derece ikizlerde Neptün kişinin yükselmesi için çok olumlu etki yapar. Neptün Yengeç Burcu'nda. Bu konumda Neptün büyük bir atalet gücü verir ve kişi yumuşak sayılır. Buna rağmen kendini kindar ve affetmez birisi olmaktan kurtaramaz. Kendini tutan kaderin kıskacından ve zincirlerinden kurtulmak için fırsat vaktini kollar. Bu konum kişiyi gizli şeylere karşı meylettirir ve onu ikiyüzlü birisi haline getirir. Gezegen zararlı bir konumda olursa yaşam mutlu geçmeyecek ve kişiye gezegenin bulunduğu evin konularında sorunlar çıkaracaktır. 10 derece yengeçte Neptün bir kaza riski, mide dertleri getirir. 20 derece yengeçte de olumsuzdur. Fakat bu konumda güçlü olduğundan Mars'ın zararlı bakış açısı yoksa Neptün'ün bulunduğu evin konularından çıkacak zevk ve memnunluk habercisidir. Neptün Aslan Burcu'nda. Bu konum dünyevi servetler için olumlu bir yerleşimdir. Kişiye şans getirir. Ekseriya bir yöneticilik başta olmak üzere kendini önemli bir mevkide bulur. Başlangıçta zirvede olmayabilir. Fakat zamanla kazandığı yeteneklerle kendi programını uygulayacağı yere bir gün ulaşır. 10 derece Aslan'da Neptün kişide boş boğazlığa meyil oluşturur. Kafa ütülemeyi sever. Başkalarının tasarılarını öğrenmek ve diğerlerini açıklamak görülür. Bu da hem dostluk hem de evlilik yönünden olumsuz bir yerleşimdir. 20 derece Aslan'da Neptün burada kişiyi fazla uğraştırmadan sorunların altından kalkmasını sağlar. Şans daima tam zamanında yetişir. Bu konum bununla beraber sağlık için olumlu sayılmaz. Kan dolaşımında bazı arazlar gösterir. Eğer Venüs zararlı konumdaysa akciğer iltihabı işaretidir. Neptün Başak Burcu'nda. Bir kadın horoskobunda Neptün Başak'ta ve 1. evde ise ona biçim ve yüz güzelliği verir ve mutlu bir evlilik işaretidir. Bu konum kişiyi iyi kalpli yapmaz, kaprisli ve bencil birisi yapar ve özür dilemesi çok zordur. Evliliğe gelince hem geç olmasını hem de kişiden daha yaşlı birisi çıkmasını sağlar. Ekseri çocuksuz veya az çocuklu evlilik olur ve evde çok geçmeden hoşnutsuzluk görülür.
Çiftler birbirlerini özellikle 10 derece Başak konumunda sempatik ve sıcak bulmazlar. 20 derece Başak'ta ise Neptün sağlıklı ve varlıklı bir evlilik getirir. Eğer Venüs horoskopta sivrilmiş ve etkili ise başarılı ve mutlu bir çift olurlar. Neptün Terazi burcunda. Neptün burada çözümcü bir zihin, kusur arayıcı bir mizaç, ilginç fikirler ve derin tutkular verir. Bu konum evlilik için iyi sayılmaz. Yaşamın geç bir evresinde olur ve kişiye mutluluk hissettirmez. Kendini rahatsız bir ortamda ve yaşamını da sade bulur. Eğer gezegen 10 derece terazide ise öğrenme için olumlu sayılır. Eğer öğretimi müsaade ederse kişi deniz mühendisi veya deniz sabiti olur. Eğer Merkür yararlı konumdaysa havacı veya deniz ile havacılık konularında yenilik getiren bir uygulama bulan birisi olur ve bu bulduğu uygulamayı kimseye anlatmaz. 20 derece terazide Neptün talih ve maddi meselelerde büyük kazançlar getirir. Eğer Mars zararlı etkilerden kurtulmuş ise kişiye süratle gelen kazanç ev yapımında ve satımında başarı verir. Eğer 5. ev etkileniyorsa bu konum çocukların sağlıkları için olumlu değildir. İltihap veya böbrek sorunları çıkarır. Neptün Yay burcunda. Bu konum yaşamı bir bütün olarak alınması için yararlıdır. Kişiye sevimlilik, kibarlık verir ve ona sorumluluk aşılar. Özellikle 3. ve 9. evlerde yerleşmiş ise yolculukların favorisidir. Ayrıca sanatçıların ve yazarların ihtiyacı olan hayal gücünü verir. 10 derece Yayda kişinin hayal gücü çok zengin ve kuvvetlidir. Fakat bunların gerçekleşmesi zayıftır. Kişi yaratmakta gevşektir. Fakat Mars'ın iyi bir bakış açısı varsa her şey yoluna girecek, çok başarılı olacaktır. 20 derece Yayda Neptün kişiye doğaüstü konularda tatmin verir. Kişi gözüken şeylerin ufkunun ardındaki konuları araştırmaya meyleder ve ağzı çok sıkıdır. Bildiği şeyleri herkese öğretmez. Ekonomiye de meraklıdır. Yalnızlığı arzular, bencilliği vardır. Neptün Akrep burcunda. Burada Neptün kişiye büyük bir maharet verir. Bunun sanata veya mesleğe uygulamasını sağlar. Uğraştığı konu gezegen görünümlerinden bulunur. Bu konum kişinin yaşamda kendi hüneri, kurnazlığı ve talihi ile başarılı olmasını gösterir. 10 derece Akrep'te kişiye sağlığını ilgilendiren çeşitli sorunlar getirir. Fakat bunlar gerçek bir hastalıktan ziyade ufak tefek endişelerdir. Eğer zararlı bir görünüm yoksa kişi sağlıklı ve uzun bir yaşama sahip olacaktır. 20 derece Akrep'te Neptün güçsüz, fiziksel direnç göstergesidir. Uranüs'ün zararlı bakış açısı ile çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle yerleşimi 6. veya 12. evlerde oluyorsa, eğer Venüs horoskopta güçsüz ise Neptün bu konuda daima bir kadın yüzünden kaygılar ve ekseriya iftira işaretidir ve iftira gerçek olmayan şeylerdir. Neptün Kova burcunda. Olumlu bakış açısı yapan gezegenlerin yardımcı olacağı sakin bir yaşam verir. Kişi olumlu, nazik, sempatik ve kolay birisidir. Bu konum kişiye fazla servet vaat etmez fakat mutlu, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir yaşam getirir.
Eşler ve çocuklar birlikte başarılı bir yaşam sürerler. 10 derece Kovada Neptün iyi görünüm yapmadıkça kişinin emelleri tam olarak gerçekleşemez. Başkaları ile barış içinde olmayı istemesine rağmen Neptün'ün bulunduğu evin yönettiği işlerde uyuşmazlık ve çatışmalarla karşılaşır. 20 derece Kovada Neptün daha yararlı şeyler getirir. Doğaüstü bir koruma sarar kişiyi ve talihi daha yardımcıdır. Uranüs sert bir açı yapmıyorsa olumludur. Bu gezegen Neptün'ü çok etkilediğinden sert açı durumunda büyük sorunlar çıkartabilir. Unutmayalım, bir kişiyi nasıl görüyorsak aslında o gördüğümüz şey kendi karakterimizdir. Neptün Oğlak Burcu'nda. Burada Neptün kişiye kolayca etkilenme özelliği verdiğinden kişi yaşamda her zaman mutlu olamaz. Önemsiz ve gayri ciddi şeylerle oyalanmaya karşıdır. Sessizce tahammül edebilir. Sakin oluşlu, düşünceli ve gururlu bir mizaca sahiptir. En tehlikeli şey sessizliktir. Yerleşim özellikle birinci evde oluyorsa fiziksel direnci olumlu sayılmaz. Venüs ile Ay'ın olumlu bakış açısı yoksa aşk meselelerinde de talihli sayılmaz. 10 derece Oğlak'ta Neptün daha üzüntü ve talihsizlik göstergesidir. Gezegenin yerleştiği evin yönettiği olaylarda talihsiz etkiler oluşturur. 20 derece Oğlak'ta biraz daha fazla talih verir. Enerji ve aktivite görülür. Fakat Mars'ın iyi konumda olması şartıyla bir yolculuk esnasında çıkacak bir yaralanma, özellikle bacaklara gelecek risk göstergesidir. Neptün Balık burcunda. Burada Neptün kendi doğal evindedir ve büyük maddi yararlar getirir. Kişi kolay bir yaşama sahip olmak ister ve bunu elde eder. 10 derece Balıkta Neptün evlilikte başarısızlık, ikiyüzlü ve sadakatsiz durumlar çıkartır. Kişi 2 kez evlenebilir. Duyguları yüzünden hem kendini hem de başkasını etkiler ve zarar verir. Çabuk üzüntüye kapılır. 20 derece Balıkta Neptün tüm yaşamı sade bir şekle sokar. Kişi rahat bir yaşama sahiptir. Fakat önemli bir şey yoktur. Ne iyi ne de zararlı dikkate değer bir olay belirmez. Sade, rahat bir yaşam belirtisidir. Gelecek kaygısı olmadan basit bir devlet memurluğu yapan birinin durumunu andırır. Jüpiter birinci evde. Jüpiter birinci evde kişinin sosyal yaşamının çevresinde yaşamda yükselişini simgeler. Ele aldığı işleri akıllı, meşru yollardan ve onaylanan yöntemlerle çabucak gerçekleştirecek yetenektedir ve büyük bir yükselme tutkusu vardır. Mars'ın zararlı bir etkisi olmadıkça yaşamı da uzun olacaktır. Talihli ve pek çok arkadaşın güçlü korumasında olacaktır. Kişi her konuda şanslıdır. Jüpiter ikinci evde. Jüpiter bu konumda çok talihlidir. Jüpiter'in yönetiminde olan işlerde, özellikle iş dünyasında başarı ve kazanç getirir. Aynı zamanda
Ev ve arazi işlerinde yüksek kazançlar gelecektir. Ayın etkisine bağlı olarak para ve servet akışı gerçekleşecektir. Bu yerleşim kısmetli burçlarda Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova gibi. Kişiye çok iyi bir ailenin ferdi ile sağlıklı bir evlilik işaretidir. Jüpiter özellikle ateş burçlarından birindeyse kişinin çocukluğundan gelen ve ailenin uyuşmazlığından belki de ayrılığından kaynaklanan iç huzuru gevşekliği ve duygusal yetersizlik söz konusu olabilir. Bu geçici bir durumdur. Jüpiter 3. evde. Burada Jüpiter eğitim ve zihni kapsayan şeylerde favoridir. Kişinin dini yaklaşımlarını da gösterir. Bu konum aynı zamanda birden fazla üniversite diploması peşinde olan ve bundan mutluluk duyan kişilerle alakalıdır. Kişinin ailesini, kardeşleri, arkadaşları ve komşuları ile iyi ve uyumlu ilişkiler içinde olacağının işaretidir. Bundan başka kısa yolculukların göstergesidir. Jüpiter yolculuklar için favori olduğundan yolculuk daima rahat şartlarda geçecektir. Kişinin ailesi ile ortak olduğu işleri gösterir ve bu gelişim başka işlerden daha talihli olur. Doğal olarak Mars'ın kötü bir etkisi yoksa tabii. Kişinin meraklarına bağlı olarak Jüpiter büyük bir girişimin iş veya resmi konum olabilir. Başında olur. Resmi bir meşgalede kişiyi bir konsolos veya diplomat olarak görebiliriz. Kişi doğuştan bu yeteneklere sahiptir. Jüpiter 4. evde. Jüpiter burada ekseri, soylu bir kan bağını gösterir. Aynı zamanda olumlu bir sağlık ve fiziksel sağlamlık işaretidir. Büyük bir ev sevgisi ve yuva uyumu verir. Sistemli ve metodik bir kişiliğin çevresinde konforlu ve düzenli bir yaşam tarzı vardır. Kişiyi arazi sahibi yapar. Ev ve arazi alım satımından para kazandırır. Babadan büyük bir servet gelir. Eğer güneş iyi konumdaysa giderek güçlenecek bir sağlık göstergesidir. Yaşam oldukça uzun ve özellikle 40'lı yıllara doğru şans doludur. Bu konum eğer 10. evde güçlüyse büyük bir güç kazanımını ve yaşamın ileriki safhalarında ün ve şöhret kazanmayı gösterir. Jüpiter 5. evde. Jüpiter burada geniş bir aile ve yakışıklı, güzel çocuklar verecektir. Horoskopta Venüs ve Mars zararlı bir açı yapıyorsa kişi bazen gelgeç sevdalı ve vefasız olacaktır. Pek çok aykırı kişilerden arkadaşı olur. Zevk düşkünlüğü, oyun, kumar ve eğlence, ziyafet meyli vardır. Bu konum bir banker, tiyatro veya eğlence dünyası yöneticisi için favoridir. Jüpiter'in bu konumda güçlü olması kişiye dünyevi servet ve kazanç ile ün ve şöhret vaat eder. Zevk ve eğlenceyi seven kişilik talihinin de parlaklığı ile rahat bir hayat yaşar. Biraz bencillik varsa da kişi başkalarına yardım edecek iyi kalpli birisi sayılır ama bunu gösterişli biçimde yapar. Eğer Mars zararlı görünümde veya zayıf ise ve 5. evin yöneticisi ise kişi servetini yitirme veya eksiltme riski ile karşılaşacaktır. Fakat yine de çeşitli talihli fırsatlar ele geçirecektir. Bu evde Jüpiter ayrıca zengin bir evlilik işaret eder. Para veya servet aşktan daha önemli sayılacaktır.
Jüpiter 6. evde. Eğer Jüpiter burada güçlüyse olumlu bir sağlık verecektir. Fakat 50'li yaşlarına doğru sindirim sistemi arazları ve dolaşım bozuklukları çıkmaya başlayacaktır. Yine de bunlar geçici rahatsızlıklardır. Jüpiter bu evde dünyevi servetler bakımından olumlu değildir. Kişiye ikinci adam veya yardımcı eleman olmaktan öteye talih getirmez. Yine de özel yaşamında iç huzuru ve monoton bir yaşam işaretidir. Kişi bazen agresifleşebilir. Lakin eğer bir şeyi isterse bunu kesinlikle alır, yapar ve başarır. Jüpiter 7. evde. Jüpiter burada ortaklıklar konusunda açık bir talih getirmektedir. Gerek iş ortaklığı, gerekse evlilik olsun, maddi ve moral açısından olumlu ve başarılıdır. Birliktelikten servet artımı ve uyum doğacaktır. Eğer Jüpiter, İkizler, Başak veya Balıkta ise bekarlık meyli veya ikinci bir evlilik temayülü vardır. Kişiye halkla ilişkilerde başarı verir ve düşmanlarını galebe çalmasına yardım eder. Yaşlılık yıllarında mutluluk göstergesidir. Fakat özellikle Yay burcunda yerleşmişse kadın veya erkek ile alakalı meselelerde pek çok sorun nedenidir. Zararlı etkiler duygular açısından olumsuz olabilir. Jüpiter 9. evde. Jüpiter burada kişinin moral ve zihni gelişimi üzerinde çok olumlu etki oluşturur. Kişiyi tedbirli ve ölçülü, olumlu, dengelenmiş ve sakin yapar. Aynı zamanda çalışkan ve hamarattır. Yüksek bir felsefe sevgisi vardır. Dini konularda ve din üzerinde ilgilidir ve okültizm, doğaüstü bilimi kişiye ilginç ve çekici gelir. Bu yerleşim kişinin yolculukları için favoridir ve yabancı ülkeler ile ticaret veya bununla ilgili bir alandaki işlerle uğraşması olasıdır. Yaptığı yolculuklardan talihli sonuçlar alacaktır. Sezgisi de kuvvetlidir ve gelişen olayları yansıtan rüyalar görmesi söz konusudur. Kişinin rüyaları çok özel mesajlar verir ve bu rüyalarını hiç kimseye anlatmaması gerekir. Jüpiter 8. evde. Jüpiter bu evde Yay, Balık veya Yengeç'te yerleşmiş ise kişiye kanuni yoldan, mirastan veya kendi sosyal seviyesinin üstündeki bir kişi ile evlilikten para veya servet getirir. Jüpiter'in bu evde Oğlak'ta olması çok zararlıdır. Özellikle parasal büyük bir kaybı gösterir. Bundan başka yaşamdan kopmayı getirecek bir hastalık işareti olabilir. Eğer Jüpiter güçlü etkiler almışsa kişi barış içinde yaşayacak ve doğal bir şekilde yaşamdan ayrılacaktır. Jüpiter 10. evde. Dünya servetlerini ve parayı ilgilendiren alanlar için horoskoptaki en olumlu ve talihli yerleşimdir. Eğer Jüpiter iyi etkiler alıyorsa yüksek bir mevki ve genel konularda başarılı bir ticaret olanağı, yaşamda devamlı başarıya yürümek olasıdır. Bu gezegenin 10. evdeki konumu servet ve mutluluk göstergesi olarak en güçlü işarettir.
Kişi tüm kazancını temiz niyetiyle kazanır. Kötü niyetli kişilere kötü niyetleri muhakkak geri dönecektir. Jüpiter 11. evde. Burada Jüpiter güçlü arkadaşlar verir ve kişi bunların yardımı ile belirlediği yolda ilerler. Sosyal çevresi yardımcı ve zevklidir. Kişide başkaları ile birlikte olmak isteği, eğlence ve ziyafetlere düşkünlük, müzik ve şarkı söyleme zevki bulunur. Popüler şahsiyeti ve yaşamda ilerlemesi hem verilmiş olan yükselme hırsının hem de güçlü dostlarının sağladığı olanakları kullanmasıyla elde edecektir. Eğer 5. ev güçlüyse horoskopta, evlilik yaşamda erken bir yaşta olacaktır ve çok sayıda çocuk işaretidir. Bir kadın horoskopunda Jüpiter'in bu konumu evlilikte çok mutlu olmaktır. Evleneceği erkek varlıklı ve güçlü bir mevkide bulunacaktır. Lakin bu bir sevgi, aşk evliliği olmayacaktır. Jüpiter 12. evde. Jüpiter burada kişiyi korumaya çalışacaktır. Kişi yaşamda karşılaşacağı ve arkadaşları arasında olan düşmanları ile sürtüşmelerde ve mahkemelerden ve duruşmalardan gelecek zararlara karşı kendini koruyacaktır. Bu yerleşimde zararlı bir burç varsa evlilik için kötü bir işaret sayılır. Satürn'ün zararlı bir etkisiyle bir mevki kaybını veya gözden düşmeyi gösterir. Bu durumda Jüpiter gücünü yararlı arkadaşları etkilemek için kullanmaktadır. Mars'ın etkisi ise kişinin görüşlerinde ani değişimlere sebep olur. Kişinin ün kazandığı mevkiyi kaybetmesini sağlar. Ama olumlu görünümlerin etkisiyle kaydedilen statü yeniden kazanılabilir. Jüpiter Koç burcunda. Burada Jüpiter yüksek yoğunlukta yükselme ihtirası ve irade gücü verir. Kuramsal olarak ateş ve kılıca karşı zırh oluşturur. Bu konum kişide hükmetme gücü oluşturur fakat naziktir ve lider kişiliktedir. Olumlu bir görünümde Jüpiter, kişinin kendi gayretleriyle kalkınmasını, onur ve ün kazanmasını sağlar. Büyük tutkuları olan bir kişiliktir. Edebiyata, fene ve hukuka doğuştan yetenekli, eli açık, sporu ve gezmeyi seven bir karakterdir. 10 derece Koç'ta özellikle bir kadın için biraz geç evlenme sayılır ama yaşamdan beklediği ve istediklerini elde edeceği bir birleşmedir. Ekseriya evlilik ortağının ailesiyle bazı anlaşmazlıklar gösterir. Nedeni bu evliliğe karşı olmalarıdır. Fakat zamanla anlayışla karşılayacaklardır. 20 derece Koç'ta kişinin tuzaklardan kurtulmasını ve inanç içinde olmasını sağlar. Kişi sorunlarla karşılaştığı zaman kendisini Jüpiter'in koruması altında olduğu inancı ile savaşır, mücadele eder ve başarır. Tüm düşmanlarını alt eder. Fiziksel direnci çok iyidir. Bağışıklığı kuvvetlidir. Hastalıklarla başa çıkabilir. Fakat hasta ruhlu insanlardan uzak durması gerekir. Kişi bunları atlatmasını ve sağlığına kavuşmasını her türlü becerir. Jüpiter Boğa burcunda. Boğada Jüpiter kişinin kendi dünyevi mevkisinden, özellikle servet yönünden farklı ve yüksek seviyede birisiyle evlenmesini sağlar. Evliliğin dengeli yürümesi için her iki taraf da ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Evleri de iyi döşenmiş ve konforlu olur.
Bir erkek horoskobunda bu konum kişinin kadınlar tarafından beğenilmesine yol açar. Fazla sayıdaki iyi talihli servet sahibi olmasını sağlar. Lakin etrafındaki kadınlar sadece servete yaklaşır, kişiye değil. Hünerli bir aşıktır ve sevdiğinden bir gün ayrılsa bile onunla iyi bir arkadaş olarak kalmayı başarır. Lakin kendisinin para için mi yoksa gerçekten sevildiği için mi yanında bulunduğu kişileri dikkatle seçmesi gerekir. Mars'ın zararlı açısı özellikle 10 derece boğada bütün bunları bozar. Kıskançlık ve çeşitli anlaşmazlıkların kadınlar ve erkeklerle ilgili meselelerde çıkması olasıdır. Bu bir sadakatsizlik ve evde sürtüşme işareti olabilir. Bu konum aynı zamanda servet kazanmayı olumsuz etkileyebilir. Fakat ayın olumlu bir görünümü kişinin çok talihli olmasını sağlayacaktır. Kişi kolay para kazanır, şansı açıktır ve ev huzurunu sever. Sıcak kalpli, eli açık, yüce gönüllü, ağırbaşlı ve saygın bir kişiliği vardır. Bütün uğraşısı para kazanmak, mal mülk ve servet edinmektir. Kararlı olduğundan bir işi sonuna kadar götürür. Lüks içinde yaşamak tutkusu da vardır. Jüpiter boğa uyumu, güzel bir ses ve konuşma yeteneği verir. 20 derece boğada, özellikle yaşamın erken çağlarında servet kazanmak için zorlu bir ilerleme işareti olur. Bu konum kişinin 30'lu yaşlarında gıpta edilecek bir duruma geleceğinin işareti olabilir. Bu uğraş onu yolculuklara çıkartacak ve bu nedenle yuva kurması riskli yaşlarda olacaktır. Zaten kendisini çok iyi bir duruma gelmeden bir aileye sahip olmak istemez. Jüpiter Yengeç burcunda. Ayın doğal evinde Jüpiter büyük bir talih getirir. Beklenmeyen kazançlar ortaya çıkartır ve kişinin spekülasyon veya şans oyunlarında kazanç sağlamasını temin eder. Başarı kişinin meziyetlerinden fazla talihine, şansına bağlı bir sonuçtur. Ve yaşamda bunları getirdiğinden mükemmel bir mutluluk alınır. Servet ve mevki doğduğu yerden başka bir yerde daha kolayca elde edilecektir. Kişi için her yönden yükselmeyi gösterir. Ama eli açık, iyilikçi, sevilen, iyi huylu, adeta tuttuğu altın olan birisi yapar. Kontrollü ve ağırbaşlıdır. Derin bir güven duygusu vardır. Çok iyi bir ev sahibidir ve evcil yaşamdan hoşlanır. İyi ve hoş vakit geçirmek, yılda bir kez tatil için uzaklara gitmek isteğindendir. Jüpiter yengeç kadınları ünlü ve varlıklı erkeklerle evlenirler. 10 derece yengeçte Jüpiter güçlüdür ve kişi için yolculuklar getirir. 20 derece yengeçte burada şanslar eşit dağıtılmıştır. Kişinin hem meziyetleri hem de talihi yardımı ile istediklerini elde eder. Bu nedenle yaşamda yükselme ağır ve çok bereketli olur. Kişi özlemlerini gerçekleştirir, ideallerini elde eder. Yavaş ve emin adımlarla. Jüpiter yengeçte ve 9. evde kişiyi yabancı bir girişimin başına getirir ve büyük bir makam verir. Eğer doğumda Jüpiter tam 15 derece yengeç konumundaysa yaşamda şayanı dikkat bir yükselme olacağının belirtisidir. Jüpiter İkizler burcunda. Merkür'ün burcunda Jüpiter zararlı konumdadır. Hisler için favori sayılmaz. Kişinin parasal yararları aşk duygusunun üzerinde yer alır ve gençliğinde aşk heyecanlarını maddi menfaatler karşısında feda eder. Bu durum kişinin iyi bir mevki elde edeceği orta yaş sınırına kadar, 40'lı yıllarına kadar sürer. İkizlerdeki Jüpiter bu yaşlara doğru başarı sağlar. Bu arada duygusal hüsranlara karşı deneyimli olduğundan hislerinin olumsuzluklarına da katlanmayı bilir. Maddi yönden bir şeye ihtiyacı veya merakının olmadığı hallerde dahi mutsuzdur ve bir aile gereksinimi duymaz. Ancak Venüs ve Ay iyi bir görünümle Jüpiter'e yardımcı olursa özellikle zararlı bir yerleşim sayılan 20 derece ikizlerde bu kader değişir.
Normal olarak kişinin görkemli düşünceleri vardır. Konuşkan, bilgili ve inandırıcıdır. Fakat projelerinin uygulama alanı bulması zordur. Çünkü projelerini anlayacak kapasitede kimse yoktur. Yaşamını zihinle kazanmak ister ve tek düze işler, ağır çalışmalar çekici görünmez. Bir işten diğerine atlayan bir ülkücü sayılır ve çabuk arkadaş edindiğinden yanlış tiplere rastlamak ve zarar görmek söz konusu olabilir. 10 derece ikizlerde Jüpiter büyük işleri üstlenen bir banka yöneticisi çıkartabilir. Biçim ve sistem sevgisi vererek bunların yardımı ile başarı kazanır. Bu konum kişiyi ailenin en zayıf veya en dikkate çarpar ferdi yapacaktır. Evlilik için bu konumda favori değildir. Boşanma ve ikinci evlilik olasılığı güçlüdür. Jüpiter Aslan burcunda. Güneşin doğal evindeki konumunda kişiye dikkate değer bir yükselme hırsı verir. Entelektüel ve iyiliksever birisi yapar. Zeka iyi gelişmiştir ve kişinin ülküleri gururlu ve yüksektir. Kaderi çok parlaktır. Onu arzuladığı yerlere çıkartacaktır. Ancak Mars ve Satürn zararlı bakışlarıyla bu güzel etkiyi bozabilirler. Kişi görkemli bir dış görünüşü, lüksü ve ses çıkarmayı benimser. Çevresindeki en önemli ve göze çarpan insan olmak ister. Üstün bir güç tarafından yönlendirildiğini düşünür ki öyledir. İş konusunda hayranlık uyandırır. Erkek ise ancak kumanda edecek, kadınlar ise kendilerine uygun olduğuna inandıkları biriyle ilişki kuracaklardır. Aynı seviyede olmak isteyeceklerdir. Manevi yönden. Sosyal yönden tanınan birisi olmak bunlar için her şeyden önemlidir. 10 derece Aslan'da Jüpiter pek çok arkadaş kazandırır. Bunların ilgisi yardımcı olacak ve kişinin çalışmalarında rol oynayacaktır. Kişinin çevresinde oluşanlarla dedikodu veya iftira sorunları olmayacak ve bunların enerjisini olumlu yönde kullanmayı başaracaktır. 20 derece Aslan'da Jüpiter yaşamda yükselmek isteyen birinin karşısına çıkması mümkün. Tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaracaktır. 6. evde Aslan'daki Jüpiter Mars tarafından etkileniyorsa kalp veya kan rahatsızlığı işareti olabilir. Jüpiter Yay burcunda. Jüpiter'in doğal burcunda bulunması kişiye spor, avlanma, atletizm ve ata binme zevklerini verir. Kişi kırlarda yaşamayı, hür ve kolay hayatı sever. Bu konum çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği için favoridir. Kişi bu işlerde büyük başarı sağlar. Hür ve basit, sağlıklı bir yaşamın peşinden koşar. Sağlıklı olmayı tercih eder çok zengin olmaktansa. Fiziksel olarak da bunun ödülünü alır. Bu konum uzun bir yaşam verir. Fakat yaşlılık yalnız geçer. Evlilik ortağının yaşama veda etmesi buna sebeptir ve tek eşliliği seçtiği için ikinci bir evlilik yapmaz. Jüpiter'in yayda olması şanslı bir konumdur. Kişi gerek duyduğu şeyleri elde edecektir. Şaka yapma, eğlenme yeteneği yüzünden kolay arkadaş edinir. Sezgileri genellikle doğru çıkar. Riskli durumları uyaran altıncı bir hissi vardır. Eli açık ve yüce gönüllü birisidir. Kimseyi kırmaz ve incitmez. Dinsel konularda dogmatik davranır. İnançlara karşı saygılıdır. 10 derece yayda Jüpiter bu konumda basit işlerden başarı sağlamasını getirecektir. 20 derece yayda Jüpiter kişiye ne istediğini tam olarak bilmek ve bunu elde etmek için ne yapacağını tam olarak kararlaştırmak ve yeteneği verir. Bu konumda fikirlerin sürekliliği işareti, azim ve gayret, çalışkanlık, ağır fakat belirli bir yaşam yükselmesi vardır. Jüpiter Kova burcunda. Jüpiter burada kesin bir bilim sevgisi, zihin çözümcüdür.
ve kişi parıltılı ve telaşlı yaşamdan uzak kalmayı sever. Bu konum laboratuvarında çalışacak bir mucit veya öğrenci göstergesidir. Mekanik veya deniz mühendisliğinde buluşlar yapmasını sağlayabilir. Jüpiter burada kişiye zenginlik sevgisi vermez. Bu nedenle yaşam maddi şeyleri elde etmek için yorucu bir alan olur. Genelde maneviyatla ilgilenir. Bu yerleşim kişiyi Mars'ın etkisine bağlı olarak ya barışsever ya da kavgacı birisi yapar. Kişilikte iyilikseverlik ve yaratıcılık vardır. Tek düze bir işi sevmezler. Alışılmışın dışında bir alanda çalışmak isterler. Kolay arkadaş edinmek ve herkesle anlaşmak yetenekleri arasındadır. Karşısındaki kişinin de anlaşılabilecek kapasitede birisi olması gerekir. 10 derece Kovada. Jüpiter bir evrağın çalınması veya kaybolmasıdır. Bunu kişinin çevresindeki birisi yapacak ve muhtemelen onu zarara sokmak isteyecektir. Lakin kendi kazdığı kuyuya düşüp kendisi zarara girecektir. 20 derece Kovada. Jüpiter kişiyi büyük ölçüde korur. Kişinin gururlu karakteri onu şerefli bir mevkiye getirir ve 3. ve 9. evin görünümlerine bağlı olarak ülkesinde ünlü olmasını sağlar. Jüpiter Oğlak Burcu'nda. Jüpiter burada olumsuz yerleşmiştir. Direnç gevşekliğinden ortaya çıkan çeşitli düşmanlar çevresini saracaktır. Bünyesel tembellik ise kişiyi düşmanlara ve olaylara karşı durmaktan alıkoyacaktır. Bazen sorunları karşısındakilerin yüzüne vurunca sık sık böyle yapacaktır. Çok sert karşılıklar gelecektir. Soya çekim de iyi değildir ve Jüpiter hassas çocuklar verecektir. Yükselme hırsı zayıftır ve yaşam verimsiz ve kurudur. Burada kişi güvenli ve yavaş adımlarla ilerlemek meyillindedir. Güvensizlikten yakınan ve acı çeken karakteri vardır. Özellikle orta yaşlarda geleneklere karşı çıkma eğilimi vardır. Başkalarının saygısını kazanmak için didinip durur. 10 derece Oğlak'ta etkisi oldukça talihsizdir. Fakat yoğun enerji birikimi vardır. Başarı ayın olumlu görünümü ile gelebilir. 20 derece Oğlak'ta sağlık ve soya çekim ıslah edilmiştir. Asilik biraz törpülenmiştir. Bununla beraber 40 yaşlarının civarında bir tehlike ile karşılaşacaktır. Bazen de kendisi tehlike olacaktır. Bu bir kaza veya bacaklardaki kan dolaşımını etkileyen ufak bir rahatsızlık olabilir. Jüpiter Terazi burcunda. Bu konum değişik konularda etkili olur. Kanun, politika, ilaçlar ve sanat gibi. Jüpiter'in olumlu açıdan belirli bir zorluk döneminden sonra mutlaka her yönden yardım gelecektir. 30 ve 40'lı yıllarda kişi servet edinmede önemli iki aşamayı geçecektir. Bu yerleşim aynı zamanda çok sayıda ve yardımsever dostların göstergesidir. Kişinin bencilliği aşan bir dünya görüşü vardır. Hizmet istemekten fazla hizmet etmek ister. Bilgi ve güzellik hayranıdır. Çok mütevazidir. Dengesiz ve uyumsuz çevrelerde mutlu olamaz. Şiire, müziğe ve şarkı söylemeye yeteneği vardır. Ticaretin katı şartlarına uyum sağlamakta zorlanır. Yüksek sosyal çevrelere karışmayı ister. Başkaları tarafından beğenilmek onun için çok önemlidir. Aşkta şanslı olup mutlu bir evlilik yapar. 10 derece terazide Jüpiter kişiye geleceği görme yeteneği verir ve her şeyi zamanında anlamasını ve kişileri incelemesini sağlar. Bu konum büyük bir mantık gücü oluşturur. Profesör veya yargıç olabilir ve ün kazanır. Dikkate değer biçimde hayranlığı vardır.
artist veya heykeltıraş için uygun bir yerleşimdir. Kişi tam bir sanatçı olarak yoğrulmuştur. Eğer Güneş zararlı bir görünüm yapıyorsa, 7. ev ile veya 7. evde yerleşmiş ise, Jüpiter terazideyken evlilikte mutsuzluk belirtisidir, boşanma belirtisidir. 20 derece terazide Jüpiter kişinin 40'lı yıllarına doğru servet sahibi olmasını gösterir. Bu çağlardaki ilerleme daha süratli ve kazançlı olacaktır. 50'li yıllarına doğru çevresindeki konulardan sadece para ile ilgili olanlarla uğraşacaktır. Mars terazide zararlı konumdadır. Zararlı görünümü Jüpiter ile yapıyorsa kişinin parasına dikkat etmesi ikazdır. Sağlam yerlere yatırım yapması ve spekülasyonlardan şiddetle kaçınması gerekir. Jüpiter Akrep Burcu'nda. Bu konumda Jüpiter hükmedici ve kavgacı bir mizaç verir. Kişi çevresindekilere boyun eğdirmeye uğraşır ve genellikle de başarır. Bunu başarmak için de kandırıcı ve yakışıksız metotlar kullanır. Bunlar Mars'ın zorlayıcılığından fazla doğuştan gelen özelliklerdir. Eğer Jüpiter bir burçtayken Ay ile görünümü olumluysa süratli bir başarı elde etmeyi gösterir. Jüpiter'in etkisi kişiyi güvenilir birisi yapar. Aşırılıkları olsa da çevresindekiler ona güvenirler. En karışık anlarda bile kontrolünü asla kaybetmez. Çok soğukkanlıdır. Herkesin korktuğu şeyin üstüne gidebilir. Çelik gibi sinirlere sahiptir. Güçlüklere ve hastalıklara karşı çok dirençlidir. Güçlü bir iradesi vardır. Bazen inançları fanatik sonuçlara doğru gidebilir. Lakin inancından asla vazgeçmez. 10 derece akrepte Jüpiter güçlü bir sağlık, dayanıklılık ve fiziksel direnç verir. Özellikle köşe evlerde ise şansın döndüğü zamanlar olur. Kişi her şeye yeniden başlamak zorunda kalır. 20 derece akrepte Jüpiter erkek horoskobunda anne veya eş vasıtasıyla, kadın horoskobunda ise koca veya baba vasıtasıyla bazı sorunları işaret eder. Sorunların kaynağı dedikodudur. Yani olmayan şeyleri olmuş gibi anlatılmasıdır. Bu konum yine de aldanmaya ve hilekarlığa karşı kişiyi koruyacak ve kişi kurnazlığa ve yaltaklanmaya nasıl karşı koyacağını öğrenecektir ve öğrendikten sonra da ders alması gereken kişilere hak ettikleri dersi verecektir. Jüpiter Balık burcunda. Bu konumda Jüpiter kişiye kendi çabaları ile başarılı olma şansını verir. Etkili dostlarının korumasını elde edecektir. Fakat bu durum kişisel yaşamını rahatsız eder. Hiç kimsenin hayatına karışmasını istemez. Bu durum özellikle 10 derece balık konumunda görülür. Bunun tersi durumda kişi bir mevki kaybına uğrayabilir veya evlilikte ortağından boşanabilir. Mars'ın Jüpiter ile zararlı görünümü varsa, kocanın veya karının erken kaybından dolayı 2 kez evlenmek olabilir. 20 derece balıkta Jüpiter devamlı ve olumlu bir yaşam mevkisi verir. Fakat özgür birisi olunmaz. Ayrıca uzun ve barış içinde bir yaşam kaygılardan uzak olarak geçirilecektir. Özellikle talihli bir evde yerleşmişse şayet kişi çok sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olacaktır. Jüpiter Başak Burcu'nda. Başak Burcu'nda Jüpiter kişiye seçkin bir sosyal mevki vermez. Kişi ticari bir yolculuk alanında bulunur. Mizacı kibardır fakat temkinli ve kurnaz ve oldukça kendiyle övünen birisidir. Pek çok aşk macerası gelecektir ama kalıcı özellik taşıyan karakterde değildir. Kişi temel özellik olarak bağımsız ve hamarat birisidir.
Başarısı kendi gayretleri sonucunda elde edilecektir. Kafası yeniliklerle doludur ve işin başında olmak yerine işin içinde olmayı tercih eder. Basit girişimlerden kazançlı sonuçlar elde eder. Fakat ayrıntılarla çok ilgilendiği için bazen avucundaki başarıyı kaçırabilir. Fakat daha sağlam başarılara imza atar. Teknolojik yeniliklere meraklıdır. Eski ile, tarihle arası çok iyidir. Bilgisayar dünyasında bir yer edinir. Ölçülü ve resmi bir görünüşe sahiptir. İlişkileri de belirli bir sınırda kalır. Kolay arkadaş edinemez ve sadece ortak zevkleri paylaşan arkadaşları olur. Sağlığına çok itina eder ve düzenli yaşamaya bakar. Bu kişiler orta yaş çağında rahat bir yaşama kavuşurlar. Dinsel inançlarında özgür ve kendine göre bir tutumu vardır ve herkesin inancına saygı duyar. 10 derece Başak'ta Jüpiter dünyevi mevkilerle ilgili bazı güçlükler gösterir ve bu durum 40'lı 50'li yaşlara doğru ortaya çıkar. İş durumu değişmeleri ve mevki farklılıkları kişinin ilerlediği yolda bazı gecikmelere neden olur. Bazen gecikmek çok iyidir. Meşakkatli bir yaşam yolunu gösterir. Fakat kişi ters talihi düzeltecek ve istediği sonuca ulaşmak için olumlu bir durum yaratacak kabiliyeti ve savaşı gösterecektir. 20 derece Başak'ta Jüpiter aşk yaşamında şans getirir veya daha doğrusu kişi başarılı bir evlilik yaşar. Bu konum patronunun gelini veya damadı olmanın bir işaretidir. Bundan sonra kişi içine girdiği işin daha başarılı, verimli olmasını sağlayacaktır. Bunlardan başka yaşamda yükselmesine yardımcı olacak her yönden kendine uygun bir eş bulmayı gösterir. Bu yüzden evlilik konusunda acele etmemesi ve gerçekten kendisine uygun birisiyle evlenmesi gerekir.